bizim için çok önemli bir organizasyon. Türkiye'nin en büyük organizasyonlarından biri. Belediye başkanımıza ve yardımcılarına ben çok teşekkür ediyorum bu organizasyonda desteklerinden dolayı. Beni seven destekleyen herkese çok selamlar, sevgiler. Teşekkürler. Allah derman versin. Kolaylıklar diliyorum. Evet, baş pehlivanlık 1. tur güreşleri başlıyor. Sözü Faruk Mutkan'a bırakıyoruz. Teşekkürler Fatih Ata. Baş pehlivanlıkta CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde zirvede Orhan Okulu var. Orhan Okulu bir önceki ayakta zaten şampiyonluğunu ilan etmişti. İlk sırada. İkinci sırada Ali Gürbüz var. Ali Gürbüz ve Orhan Okulu ilk 8'de yer almayı garantilemiş durumdalar. Bunun yanında ilk 8'de yer alma çabası içerisinde olacak kuşkusuz baş pehlivanlar var. İkinci torbadan birinci torbaya yükselmek isteyenlerin yanı sıra üçüncü torbada şu anda yer alıp o pozisyonda bulunup ikinci torbaya da yine fırsat kovalayan baş pehlivanlar var. Ve kuşkusuz ilk 24 içerisinde yer alma amacında olan baş pehlivanlar var. Büyük bir heyecan yaşanacak. Özellikle baş pehlivanlıkta bu açıdan. Alt boylarda da hem baş altında, özellikle baş altında kıyasıya bir mücadele olacak. Elbette ki oradan ilk iki baş pehlivanın yine iki baş pehlivan adayının baş pehlivanlıkta mücadele edeceklerini hatırlatalım. Küçük bir değişiklik oldu. Daha önce birdi, şimdi iki. Ve özellikle bunu da dikkatle takip ediyor olacağız. Elbette ki büyük ortayı ve küçük orta boylarını da yine sizlere aktarıyor olacağız ama öncelikle odaklandığımız konu şu anda baş pehlivanlık. Ve işte Mustafa Batu anons edildi. Bu ilk turun dikkat çekici müsabakalarından biri. Mustafa Batu, Furkan Durmuş Altın'la karşı karşıya gelecek. Mustafa Batu ekranlarınızda. Onun da yine iddiası var. Mustafa Batu'nun şu anda 9. sırada olduğunu görüyoruz. O da ilk torbaya kendisini atma fırsatı bulacak ama kuşkusuz şanssız bir kura çektiğini de söylemeliyiz. Ne dersin Recep Tosun? Kesinlikle katılıyorum. Bu turda yani son 64'e kalamama ihtimalleri yüksek çiftler var, eşleşmeler var. Hem Furkan Durmuş Altın için hem Mustafa Batu için aslında aynı geçerli. Bu turun en dikkat çekici müsabakası diyebiliriz belki de. İnan üzülüyorum yani ama yapacak bir şey yok. İkisinden biri şimdi hani Mustafa Batu için tamam ilk 8'de yer alamama fırsatı kaybolmuş olacak kaybettiğinde ama Furkan Durmuş Altın'ın kaybedebileceği çok daha fazla şey var. Şu anda 19. sırada 3. torbada görülüyor 16 puana sahip. Yoluna devam etmek zorunda ilk 24 için. Çok doğru bir tespit. Müslü Kaftan, sizin dikkat çeken ilk turdaki müsabakalardan hangisi var? Şimdi Faruk, burada gerçekten Kurtderili Mehmet Pehlivan güreşleri ilk 24 için çok önemli. Özellikle alt sıralarda mücadele var. Bu mücadele özellikle 17. sıradan tutun, hatta 15'i alalım. 15. sıradan 24. sıraya kadar puanlar birbirine eşit gidiyor. Mücadele daha çok alt sıralarda olacak. Biliyorsunuz ilk 8 pehlivan hemen hemen kesinleşti diyebiliriz. Orhan Okulu biliyorsunuz şampiyonunu ilan etti. Yani Ali ilk Gürbüz 24'te yer alma garantilemiş durumdalar. İlk 24 yani Kırkpınar'da. İlk 24'te yer almanın yanı sıra ilk 8'de yer almak son derece değerli. Ben hemen kusura bakmayın sözünüzü bölmüş gibi olacağım. Çünkü onlar seri başı olacaklar. A torbasına girebilmek bu 8 güreşçi için çok önemli. O nedenle bu 8 mücadelesi büyük önem taşıyor. Şu anda ekranlarımızda Mustafa Taş var. O anons ediliyor. Şu anda 11. sırada 20 puanı var. İkinci torba pozisyonunda ama Yalçın Üncül için bu son şans gibi görülüyor. Ne dersiniz? Bence de daha çok Mustafa Taş ilk 8'i burada baskılıyor. Bunu açık söyleyeyim Faruk Mutkan. Dolayısıyla onun için ikinci 8 çok tatmin edici bir yer değil. Sezona zaten kötü başlamış ama yükselen bir form grafiği söz konusu. Dolayısıyla ilk 8'i en güçlü şekilde tehdit eden baş pehlivanlardan biri Mustafa Taş. Taş gibi güreşiyor. Şimdi Mustafa Taş 20 puanı var. 20 puanla 11. sırada. 8'e çıkabilmesi için, ilk 8'de yer alabilmesi için bu karşılaşmayı geçmesi lazım. Yalçın Üncül de şu anda 35. sırada. Onun da ilk 24'e kendisini atması için mutlaka kazanması gerekiyor.
Tabii mücadele dediğimiz gibi Faruk. Mesela burada 24'e giremeyen pehlivanlar var. Ünal Karaman, Recep Kara, Mustafa Arslan, Kürşat Şevki Korkmaz. Bunlar 12 puana sahip. 24. sırada Tanju Gemici var. Biliyorsunuz o sakat olduğu için güreşemiyor. Onun da 12 puanı var. Yani bu 5 güreşçi 12 puanla 14. sıradaki Turan Balaban, Süleyman Başar, Mustafa Doğan Özkaya, Osman Kan, Furkan Durmuş Altın, Osman Aynur ve Fatih Atlı, Özkan Yılmaz'ı zorlayabilecek güreşler olabilir. Yani bu sıralama büyük ölçüde değişebilir Kurtdereli güreşlerinde. Tabii bir de Cengizhan Şimşek'in durumunu kontrol ediyoruz. İlk 24'e kendisini atabilecek mi? Şu anda 6 puanı var sadece. 41. sırada. Sen nasıl görüyorsun bu durumu? Recep Tosun. İnan Faruk Mutkan, Manisa Yunta Er Meydanı'nda yapmış olduğun o terminoloji var ya Cengizhan Şimşek üzerinde. Ne hesap ne hesap. İnanılmaz derecede güreş severler. Haftaya içerisinde 10 gündür yoğun mesaj trafiğine tuttular. Şu inanca söz konusu, önümüzdeki yıl Tanju Gemici de son 8'e kalabilmek için çok zorlu bir eleme turuna çıkacakları kanaatinde. Güreş severlerin ortak kamuoyu bu doğrultuda. Cengizhan Şimşek için de belki de benzer durum söz konusu olacak. Bu da dikkat çekici bir durum olmaz mı Hüsnü Kaftan? Şimdi Cengizhan gerçekten uzun süre güreşemedi biliyorsunuz cezası nedeniyle. Haziran ayında güreşti. Haziran ayının sonunda daha doğrusu er meydanlarına çıktı ve tabii form durumu pek iyi değildi. Müsabaka eksikliğini Cengizhan'da gördük. Ama 41. sırada olması onu önümüzdeki yıl Kırkpınar'da eleme turlarına götüreceğini gösteriyor. Tabii sonuna kadar gitmesi ihtimali, 16 puan alması ihtimali, puanını 22'ye çıkartması ihtimali kuşkusuz var ama bu yeterli olacak mı bunu göreceğiz. Tabii yani buradaki güreşlerde 14 puan toplaması lazım. 16 puan veriliyor Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinde. Çünkü baş pehlivana ekstradan 4 puan verilecek. Evet. Bunu da göz ardı etmeyelim. Son derece önemli. Yani burada baş pehlivanlık bu açıdan son derece değerli. En alttan gelip ilk 24'e kendisi atma ihtimali oluşturuyor çünkü. Bence bu tarih yazmış olur o zaman da ama bu ilk 24'ün de bulunan baş pehlivanlarımızın sıfır çekmeleri gerekiyor. Veya o baş pehlivanlarda işte daha geçen hafta yapmıştık ya hesapları. Onlardan bir tanesi onlardan bir tanesi sadece baş pehlivanlık mücadelesi verebilecek. Tabii son 8'deki, son 16'daki durumlar, eşleşmeler, oradaki müsabakalar belirleyici olacak. Tüm sıralama için ve elbette özelde Cengizhan Şimşek'in durumu için. Evet. Şimdi biliyorsunuz Manavgat'ta Ali Gürbüz baş pehlivan olmuştu. Seka Park'ta Orhan Okullu, Şahin Bey'de yine Orhan Okullu, Aybastı'da İsmail Balaba, Softoğlu Mehmet pehlivan güreşlerinde Bursa'da Serhat Gökmen, Yunus Emre'de Ali Gürbüz baş pehlivan olmuştu ve Kırkpınar'da baş pehlivanlığı biliyorsunuz Türkiye baş pehlivanlığını Yusuf Can Zeybek kazanmıştı. Şimdi bu tabloya baktığımızda buradaki bakalım 7. ayakta kim baş pehlivan olacak bunu hep birlikte göreceğiz. Okullar, atlarsanıza kutarsın. Doğumluk, tekbirse toprak kutarsın. Öyle güzel güneşler yapın ki, sizi, amcasın haberler, yap görmesin. Allah! İllallah! Muhammedun Resulullah! Baş pehlivanlarınıza! O bütün ellerinizi hazırlayın. Allah! Baş pehlivanlar salavatlandılar, er meydanına salındılar. Peşrev zamanı şimdi biraz sonra kıyasıya mücadeleye çıkacaklar. Ve son 64'e bakalım hangi baş pehlivanlar ulaşacak. Az önce değerlendirme yaptık. Ve bu turda dikkat çekici eşleşmeler var. Yoluna devam edenler elbette daha üst sıralarda yer alma fırsatı bulacaklar. Şanslarını belki de ilk 24 şanslarını kullanamayacak olanlar yine
karşımıza çıkabilecekler. Biz Peşrevi izlerken kısaca Şener Sar'dan da alt boylardaki özellikle başaltı ve büyük ortadaki o büyük heyecanı değerlendirmesini isteyeceğiz. Şimdi başaltında hemen onu ifade edelim. İki pehlivan baş pehlivanlıkta mücadele etme hakkı elde edecek. Buyurun Şener Sar. CV Enerji Güreş Ligi'nde tabii ki baş altında puan toplamında en yüksek puanı alan iki sporcu baş pehlivanlık kategorisine yükselecek. Şu anda Hamza Özkaradeniz 40 puanda gözüküyor. Serhat Elvan 39 puanda. Metin Alpaslan Temizce 32 puanda. Seçkin Duman 31 puanda. Tolga Turan 30 puanda. Onur Susuz 29 puanda. Abdülrefik Öner 28 puanda. Bunlar ilk 8 şu anda. Tabii ki klasmanda devam ediyor. Şu anda musabakalar da zaten devam ediyor. İlk tur güreşleri devam ediyor. Tabii bunların bir ön elemesi var. 64'ün öncesinde ön eleme yapanlar 1 puan alıyor. 64'e kalanlar... Bu sadece baş altına ait bir durum. Ancak bunu ifade edelim Evet. mutlaka. Baş altında sadece 64'e ulaşma turundan puan verilecek. 64'ten önce güreş yapan sporcular 1 puan alıyorlar. 64'ten devamında her maç galibinde 2'şer puan alıyorlar. Finalde kazanan yine 4 puan Tabii ki. ekstradan alacak. 2 puanın haricinde yani 6 puana elde edebilecek. Burada şöyle bir sonuç var. Eğer ki birinci olan güreşçi 16 artı 1 puan almış olacak. Yani 17 puan olmuş oluyor. Yani dolayısıyla şu anda Hamza Özkaradeniz 40 puanda ve dediğim gibi Serhat Elvan 39 puanda. Tabii ki burada puan durumu 20'nin altında olan güreşçilerin tabii ki yükselme şansı zor gözüküyor. Tabii ki sürpriz maçlarda çıkabilir. Sürpriz galibiyetler de gelebilir. Balıkesirli Emirhan Ergin'in yine nasıl değerlendiriyorsunuz şansını burada seyirci avantajıyla? Şimdi Emirhan Ergen demin ilk tur müsabakasını kazandı. Tabii artı 1 puan aldı. Hamza Özkaradeniz gene aynı şekilde. Emirhan Ergen burada favori diyebiliriz. İlk 4'ün favorilerinden diyebiliriz tabii ki ama kuvvetli rakipleri de var. Hamza Özkaradeniz dünya şampiyonu güreşçi. Şu anda puanda en önde o gidiyor. Arkasından Serhat Elvan, Emirhan Ergin, Metin Alpaslan Temizce. Başaltı ile ilgili değerlendirmemiz şu anda Sayın Mutkan bu durumda. Büyük ortada ilk 4 sırada bitiren pehlivanlar boy atlayacaklar. Baş altına yükselecekler. Bu hemen bir sonraki müsabakalar olan Elmalı'da da orada yine baş altında evet, Sayın Mutkan. Yükselmesi anlamına gelecek. Onunla ilgili şöyle bilgi verebilirim. Burada büyük ortada lig güreşleri sonucunda ilk 4 kategoriyi yani en yüksek 4 puan alan sporcu baş altına yükselecek. Yani Kurtdere güreşlerinde ilk 4 puanı en yüksek olan güreşçi 4 kişi başaltı boyuna yükselecek. Yine alt boylarda küçük orta büyük boyda yine aynı şekilde en yüksek puan 4 kişi en yüksek puanı bir üst kategoriye. Küçük orta büyükten bahsediyorsun evet, değil mi? Küçük orta küçükte durum daha farklı. Küçük orta küçük boyda yine aynı şekilde ilk 8 sıralama klasmanda ilk 8 puanı lig güreşinde kaç kişi en yüksek puan almışsa ilk 8 güreşçi bir üst kategori yükseliyor. Alt boylarda Sayın Mutkan alt boylarda ilk dörtler yükseliyor. Bir ayrıntı parantez açalım bizi izleyen seyircilerimize. Elmalı güreşlerinde her boyun birincisi bir üst kategoriye yükseliyor. Buradan da bu müjdeyi verelim. Başaltı zaten daha önce açıklanmıştı. Şimdi diğer ayaklarda da. Evet, diğer ayaklarda. Ayak boyu dahil. Evet. Bir üst kategori büyük yükseliyor. ortaya kadar olan ayaklarda tüm boylar Sayın Mutkan. Yani pehlivanlığı elde eden, birinci olan, kürsünün en üst basamağına çıkan tabii bir ki. sonrakinde artık bir üst boya çıkmış olacak. Tüm ki. boylardan bir üst boya çıkma fırsatı olacak. Baş pehlivanlar için Şener Sar'a elbette ki zaman zaman sözlü de aktaracağız. Teşekkür ediyoruz aktardığı bilgiler için. Müsabakalar biraz sonra başlayacak. İlk tur müsabakaları bu. Yayınımızın ilk dakikalarından itibaren sizlere neler seyredeceğinizi ve aslında belki de hangi müsabakalara ve hangi odaklanmanız gerektiğini sizlere aktardık ve hangi gözle izlemeniz gerektiğini sizlerle paylaştık. Bunu elbette ki ilerleyen bölümlerde de hatırlatırız. Bir kez daha sizlerle paylaşırız. Bu açıdan da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum kıymetli yorumcularımıza. Başta üstadımız Hüsnü Kaftan olmak üzere Recep Tosun'a ve Şener Sar'a çok çok teşekkürler ediyoruz. Verdikleri bilgiler için, katkılar için. Geleneksel spor ve oyunlarımız yapılır. Spor teknik tekniklerimiz, geleneksel spor ve oyunlarımızı deneyimlemek isteyen tüm
Güreşler Zeynep'in alan girişinde kırmızı çekmektedir. Zeynep'in şu an havada konuştur. Kırmızı Zeynep'e giden aziz yetimlerimizin ilgi ve ürünlerine önemli arz olur. Başpehlivanlık mücadelelerinde ilk tur heyecanı yaşanıyor. Müsabakalar başlıyor. Mustafa Batur Furkan Durmuş altın mücadelesinin en çok dikkat çeken müsabakalardan biri olduğunu söylemiştik. Belki de birincisi Yalçın Üncül, Mustafa Taş. Yine Mustafa Taş ilk 8'i zorluyor. Yalçın Üncül şansını. Mustafa Doğan Özkaya, Hasan Cengiz müsabakası da aslında çok dikkat çeken bir mücadele değil mi Recep Tosun? Ne dersiniz? Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum Faruk Mutkan. Onlar da hem ilk 24'teki yerini garantileme hem de Hasan Cengiz ve Mustafa Doğan Özkaya kendi aralarında da çok ciddi bir rekabet içerisindeler. Evet. Enes Doğan, Semih Turgut. Enes Doğan'ı bir adım önde görür müsün? Bir adım değil, birkaç adım önde. mı? Evet. Yani seninle birlikte onun Çok ne nazik. kadar büyük bir yıldız olacağını da biz defaatçe sen de dile getirdin. Çok nazik ifade ettin sen de. Bir pehlivan gibi gerçekten de. Recep Kara acaba ilk 24'te kendisini bulabilir mi? İşte ekranlarınızda rakibi Recep Çakır. Paçaya doğru hamlesi dikkat çekiyor. Kasnaktan yakalamış durumda. Recep Kara da benzer hamle yapma çabasında, sökme çabasında görülüyor. Şu anda müsabaka ekranlarınıza geliyor. Recep Kara ile yapmış olduğum istişarede Recep abi benim pehlivanlık karakterimi tüm Türkiye bilmekte ve ben önümüzdeki yıl Kırkpınar'da güreşebilme adına tüm kariyerimi ortaya koyacağım. Tüm Karadeniz hemşerilerim ve tüm güreş severlerim bunu bilsin mesajını verdim. Yaş sınırı var Kırkpınar'da. 40 yaş sınırı son derece önemli ama o sınıra Recep Kara takılmıyor çünkü onun Kırkpınar'da başpehlivanlığı var. Şu anda sırtı dönük başpehlivan Recep Kara, Recep Çakır'la mücadele ediyor. Bu turda kazanan adını son 64 turuna yazdıracak ve ondan sonrasında ancak puanlar alabilecek. Yani bu müsabakalar bir tür eleme gibi de algılanabilir. Ama sadece kura şansı ile ilgili bir durum olduğunu net bir şekilde ifade etmemiz de gerekiyor. Ve bu aynı şekilde bu eleme turları önümüzdeki yıl Kırkpınar'da da yapılacak. Bununla alakalı da bir test etmiş oluyorlar kendilerini. Bilmiyorum katılır mısın Faruk Mutkan? Eleme turun baskısını da hissetmiş olacaklar. Önümüzdeki yıl Kırkpınar bambaşka olacak gerçekten de. 32 baş pehlivan yer alacak. 4 ayrı torbada bulunacaklar. İlk 8 büyük avantajın sahibi olacak. Son 16 turuna kadar hep seri başı olacaklar. Çeyrek finalde sadece tüm baş pehlivanlar tek bir kura torbasına konacaklar. Ve tüm heyecanı da umuyoruz sizlere aktarıyor olacağız. Heyecanla, zevkle, keyifle. İnşallah ve yenişe. Ve yenişe evet en büyük, en önemli detay da bu. Hatta tarihi bir detay bu. Uzun yıl, 30 yıl sonra Doğrusu ben müsabakaların nedense bilmiyorum. Tabii seneye görürüz başlangıçta neler olacağını ama daha çabuk tamamlanacağı düşüncesindeyim, görüşündeyim. Tabii bunu yaşayarak göreceğiz, öğreneceğiz. %100 katılıyorum. Bir pehlivan gibi adlandırdın çünkü mental olarak oraya odaklanacaklar. İşte bölünmüş ekranımızda 4 müsabaka sizlerle. Sol üstte Süleyman Aykırı, Osman Aynur karşılaşması. Sağ üstte Mustafa Batur Furkan Durmuş altın mücadelesi. Sol altta Recep Çakır, Recep Kara ve sağ altta da Yalçın Üncül, Mustafa Taş müsabakası var. Tabii ekibimiz çok dikkatli. Tüm müsabakaları dikkatle takip ediyorlar. Durali Bağlar'a da ayrıca teşekkür etmeliyiz buradan. Sağ olsun. O Enes Doğan Semih Turgut müsabakasını da ayrıca takip ediyor. Mustafa Doğan Özkaya, Hasan Cengiz karşılaşmasını da ayrıca takip ediyor. Öncelikli tercih edilen seçtiğimiz müsabakalar işte bunlar. Çünkü şu anda ekranda bulunan tüm karşılaşmadaki pehlivanların hepsinin Bir iddiası var. ilk 24'te. Evet. Çok güzel tanımladın. Orada bir tek Enes Doğan, Selim Turgut
Semih Turgut mücadelesi var. Enes Doğan biliyorsunuz 15. sırada ve 18 puanla yer alıyor. Onun için bu karşılaşma çok önemli. Semih Turgut'la yapacağı karşılaşma. Kırkpınar Başaltı birincisi Enes Doğan. Hemen Oradan da elde ettiği puanlarla Başpehlivanlıkta CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde kuşkusuz avantajlı bir konum elde etti. Çünkü çok konuşuluyordu. Kırkpınar'dan boyatlanacak ama ligde tekrar baş altında mı mücadele edecekler biçiminde veya elde ettiği puanlar Başpehlivanlığa nasıl taşınacak şeklinde o birincilik ona önemli bir avantaj sağladı. Diğer baş altından gelen Başpehlivanlıkta mücadele eden CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ne sonradan baş altından Başpehlivanlıkta mücadele eden güreşçiler için avantaj elde etmişti. Bu arada Süleyman Aykır Osman Aynur'u boyundurukta tutuyor. Dizleri üzerinde şu anda. Osman Aydur da kasnaktan yakalamış durumda. Ayağa kalktı. İki başpehlivan da Yalçın Üncül Mustafa Taş mücadelesinde. Mustafa Taş sonuca erken gitme amacında gibi görülüyor şu anda. Üste Recep Çakır, Recep Kara mücadelesinde de kıyasıya bir mücadele var. Recep Kara'nın arkasına geçtiğini, şu anda avantaj elde ettiğini ve kazanı vurduğunu görüyoruz. Müsabakalar önemli bir heyecanla devam ediyor. Evet, Recep Kara'nın ben erken bir galibiyet elde edeceğini buradan ifade edebilirim. Ancak senle bu yıl CV Enerji Yağlı Güreş'in tamamını beraber anlattık. Hava muhalefetinin burada etkileyici bir durum söz konusu olabilir mi? Kırkpınar'ın ilk gününde, cumartesi gününde yine benzer bir hava vardı. Şu anda yaklaşık 21-22 derecelik bir sıcaklık var Kurtdere köyünde. Bunu mutlaka ifade etmemiz gerekiyor. Aslında biz izleyicilerimize de şunu ifade edelim. Şu anda açık havaya siz denk geldiniz. Bunun öncesinde gerçekten de bulutlu, her an yağmurun şiddetli bir şekilde yağabileceği bir hava söz konusuydu. Ama yine de bulutlu bir hava var, fakat güneş zaman zaman o bulutların arasından kendisini gösterebiliyor. Çok kapalıydı burada. Sizin de yayına başlamadığımız sıralarda. Asıl senin de onu değerlendirmen lazım bir pehlivan olarak. Beraber anlattık ya, hep hava sıcaklığından söz konuşurduk. Bunu avantaja da dezavantaja çeviren pehlivanlarımız vardı. Ama ben şu anda bağlamda, evet, şu anda oldukça serin hava. Ben Karadenizli pehlivanların biraz daha öne çıkacağı kanaatindeyim. Özellikle bu 24 skalada avantaj sağlayacakları kanaatindeyim. Recep Kara da onlardan biri. Şimdi Recep Kara sonuca gitme çabasında görülüyor. Mustafa Taş da benzer biçimde dış gazı vurdu. Şimdi Recep Kara yüklendi. Kazanmaya yakın. Paça kazıkla sonuca gidebilecek mi? Bir keçi dikmesi de gelir mi? Olabilir, muhtemel. Erken galibiyet aradığı kesin Recep Kara'nın. Biraz önce şöyle bir yokladı. Hani belki de tabirle ayakta değillerdi ama okkaladı. Daha net bir tabirle Faruk Mutkan iç kazık ters paça. Garanti bir oyuna gidecek. En azından o yarınki finallere kadar garanti güreşecek Recep Kara. Ben bunu... Şimdi dış kazağa döndü. Yükleniyor bir kez daha. Tüm ağırlığını sağ tarafına vermiş durumda Recep Kara. Recep Çakır karşısında oradan bir yeniş gelmesi ihtimali bir hayli yüksek görülüyor. Mustafa Taş da bayağı bir süredir rakibini altta tutuyor. Dizini de büktü. Bilekten yakalamış durumda rakibinin bacağından. Şimdi bir kez daha yükleniyor Recep Kara. Ben daha çok Yalçın Öncül'ün ayakta çok yıpranmadan yer güreşini tercih ettiği öngörüsünde bulunmak isterim. Faruk Mutkan müsaade edersen. Süleyman Aykır Osman Aynur mücadelesinde de dizledi bir anda iki baş pehlivan ama sonrasında ayağa kalktılar, mücadeleye devam ediyorlar. İç kazağa döndü Recep Kara. Recep Çakır direniyor ama sonuç olamıyor. Şimdi yüklendi ve sonrasında da kazanıyor iç kazık içten paçayla ve sonra kepçeleyerek Recep Kara başpehlivanlıkta adını son 64 turuna yazdırıyor. Yine yoluna devam ediyor. Bu da tamamlanan ilk müsabaka oldu. 10 dakika oldu mu Faruk Mutkan? Bence erken bir galibiyet. Hayır, 9. dakikadayız. Ben iç kazık beklerken iç kepçe yapması Recep Kara kalitesini ortaya koydu. İşte
Recep Kara adını son 64 turuna yazdırdı bu mücadeleyle. Süleyman Aykırı ve Osman Aynur müsabakası. Süleyman Aykırı üstte. Ensesinden bastırıyor rakibini. Süleyman Aykırı açma çabasında. Dış kazığı vurmak için kuşkusuz buna ihtiyacı var. İşte bölünmüş ekran. Dörtlü müsabaka. Recep Kara, Recep Çakır mücadelesinin yerine Enes Doğan, Semih Turgut müsabakası almış durumda. Semih Turgut üstte, dış kazıkta sonuç arıyor ama Enes Doğan atik bir hareketle ayağa kalktı. O pozisyondan kendisini kurtardı. Bu arada Süleyman Aykırı Osman Aynur mücadelesinde Süleyman Aykırı'nın avantajı var. Acaba oradan bir sonuç gelecek mi? Dikkatle takip ediyoruz. Osman Aynur attı üstünden, rakibin arkasına geçti bu sefer. Belden yakaladı bu defa üstte. Alt üst oldu mücadele. Çok mücadeleci bir karaktere sahip Osman Aynur. O da bir başka baş pehlivan Kırkpınar'da. Recep Kara kariyerinde O da aynı özel bir kariyere sahip baş pehlivanlardan biri Osman Aynur. Paçadan yakalaması tabii Osman Aynur'un daha rahat arayışta olmasına engel oluyor. Bu defa şimdi dış kazık paça kazıkta şu anda yükleniyor. Paça atamadı. Ters de çeviremedi. Ama halen üstte. Süleyman Aykırı da çok iddialı. Önemli bir performans ortaya koyuyor. Her iki baş pehlivanda, hem Süleyman Aykırı'da hem Osman Aynur'da. Osman Aynur için çok daha önem arz eden bir karşılaşma bu. Osman Aynur bu yıl sadece Korgan, Şenlik yağlı güreşlerinde baş pehlivanlık elde etmişti. Kas kanadıyla şimdi sonuca gitme çabasında Osman Aynur ama sonuç yok. İç kazık ters paçaya döndü. Bakalım oradan sonuç alabilecek mi? Şimdi yükleniyor ve al kazanıyor. Osman Aynur kazanıyor. Adını son 64 turuna yazdırıyor Osman Aynur. Osman Aynur eline gelmiş olduğu bu fırsatı kaçırması beklenemezdi zaten. Bu kalibrede bir baş pehlivan iç kazık ters paçayı yakaladığında affetmemiş. Çünkü burada sıfır çekmiş olması onun Kırkpınar'da önümüzdeki yıl eleme turlarına kalacağı. Dolayısıyla çok büyük bir tehlike arz ediyor. Bunu çok iyi biliyor. Bu havaları çok iyi soluyabilen çok üst düzey bir baş pehlivan Osman Aynur. Osman Aynur bu müsabakaya çıkarken 16. sıradaydı. 16 puanla şimdi son 64 turunda yerini almış durumda. Tabii kurasına göre de elbette oradan elde edeceği puan 18 puana yükseltecek ve yoluna devam edecek. Eğer kazanırsa tüm baş pehlivanlar için de durum geçerli aslında. Bu durum geçerli aslında. Enes Doğan ve Semih Turgut arasındaki mücadele ekranlarınıza yansıyor. Ekranlarınızın sağında Enes Doğan. Şu anda sırtı dönük Semih Turgut. Enes Doğan'ın bir kez daha Kırkpınar'da baş altında birinci olarak baş pehlivanlık mücadelesi vermeye kazandığını hatırlatalım. Enes Doğan ayrıca ilk 24 içinde şu anda iddialı konumda. Bu arada Semih Turgut çok güzel bir hamleyle yıktı rakibini. Sonrasında da dış kazığı vuruyor. Bu arada Osman Aynur parantez içerisinde çok yorgun olduğunu ifade etti. Kendisiyle yapmış olduğum görüşmede. Ama Osman Aynur karakterinde bir pehlivanın önümüzdeki yıl Kırkpınar'da eleme turlarında değil direkt katılmak doğrultusunda hedefimin olduğunu, bunu adım adım gerçekleştireceğimi göreceksin Recep abi dedi. Dolayısıyla bu kadar iddialı konuştu. Erbeydan'ın biraz daha makul bir noktasında burada yer alması isteniyor. İki baş pehlivanın da Semih Turgut ekranlarınıza Enes Doğan'la işte mücadelesi devam ediyor. Neredeyse hiç yere inmedi. Mustafa Batu, Furkan Durmuş Altın mücadelesi. Bu arada tabii müsabakada avantajlı konumda olan Semih Turgut'tu. Bunun avantajının devam ettirilmesi için yerde
karşılaşma devam ediyor. Bu bir başka mücadeleydi. Ekranlarınıza yansıyan, şimdi işte dörtlü bölünmüş ekranda 4 müsabakanın heyecanını sizlere aktarıyoruz. Mustafa Doğan Özkaya, Hasan Cengiz karşılaşması sol üstte yerini almış durumda. Bir anda açık düşürebilirdi. Mustafa Doğan Özkaya biliyorsunuz 3 haftalık bir dinlenme söz konusuydu. Almış olduğu tedbirli cezadan dolayı, ama şu anda çok dinlenik ve çok agresif güreşinde. Şu an üstte Mustafa Doğan Özkaya, Hasan Cengiz'i zorlama çabasını oturarak o dış kazağa hamle yapma çabasında, ama ensesinden bastırarak o boşluğu da arıyor Mustafa Doğan Özkaya. Bakalım sonuç alabilecek mi? Mustafa Batu, Furkan Durmuşaltın hala ayakta devam ediyorlar. Bu defa Enes Doğan, Semih Turgut'un üstünde. Mustafa Taş da Yalçın Üncül'ü bırakmış anlaşılan. Diğer müsabakalara odaklandığımız anlarda senin de ifade ettiğin gibi Yalçın biraz daha hani altta kabul ederek müsabakayı biraz daha uzatma amacında gibi Az görüyordu. yıpranarak puanlamaya daha az doğru yıpranmaya amaçlayarak mücadele ediyordu. Mustafa Taş'ın yükselen bir form grafiği söz konusu. Semih Turgut zor durumda. Enes Doğan sonuca gitme çabasında. Dış kasık paçada. Benzer hamle Mustafa Doğan Özkaya'dan da görülüyor. İşte Enes Doğan yüklendi şimdi bir kez daha. Yine bir türlü yüklenemedi ama şimdi sağına Semih Turgut. Ancak nefeslenme fırsatı buldu. Halen daha Enes Doğan'ın her an hamle yapıp sonuca gitme şansı var. Bu yaydırmanın sonucunda iç kazık ters paça hamlesi gelebilir. Şimdi bir kez daha yükleniyor ama paçayı bırakmış durumda Enes Doğan. Onun da mı dengesi bozulmuş durumda? Belki de bizim şu anda göremediğimiz anda paçaya yakalamış durumda Semih Turgut. Öyle görülüyor. Şöyle bir baktığımda er meydanına, evet. Şimdi Enes Doğan bir kez daha yüklendi. Bir kez daha paçadan sökemedi. Sonrasında da rakibin ayağa kalkmasına engel oluyor. Hem sol üstte hem sol altta çok güzel bir yer mücadelesi var iki tarafında. Mustafa Doğan Özkaya iyice ağırlığını bastırdı rakibine. Yıpratıyor. Enes Doğan Semih Turgut müsabakası da ayakta devam ediyor. Şu anda iki baş pehlivan da ayakta. Ama yer değiştirildi. Çünkü diğer alt boylardan güreşçiler er meydanına salındılar. Salavatlandılar. Bir kez daha iyice yaydırdı Mustafa Doğan Özkaya, az önce senin de ifade ettiğin gibi Recep Tosun. Şimdi yüklendi bir kez daha. Koltuk altına da kafasını sokmuş olması ayrıca dikkat çekiyor. İyice kapattı Hasan Cengiz. Orada sonuç vermeme çabasında. Onu yıpratıyor çünkü kapıcı bir başpehlivan Hasan Cengiz. Sonuca odaklı bir güreş stili söz konusu. Onu iyicene yorup hücum yapmasını engelleme gayreti ve çabası içerisinde Mustafa Doğan Özkaya. Mustafa Doğan Özkaya sol üstte, üstteki başpehlivan. Şu anda ligde 22. sırada. 14 puanı var. Buradan mutlak galip ayrılmak zorunda ki iddiasını devam ettirebilsin. Hasan Cengiz için de aslında benzer durum geçerli. O da ilk 24'ün dışında mutlak kazanmak zorunda. Bu iki başpehlivanı CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde ikisinden birini mutlaka göremeyeceğiz. Bunu söyleyebilirim maalesef, üzülerek. İkisi de Kırkpınar'da. evet, yani ilk 24 skalası içerisinde bugün sonunda göremeyebiliriz. Ancak ilk 32 sırasında ancak işte elemeyle görme ihtimalimiz olabilir. Tabii o da ne kadar zorlu olacak bir düşün. Yani böyle bir ihtimali anlatıyoruz biz şu anda. Mustafa Doğan Özkaya Hasan Cengiz mücadelesinde sonuca gitme çabasında Mustafa Doğan Özkaya bir kez daha. Furkan Durmuşaltın da 16 puanı var. Mustafa Batu'ya kasnağını vermiş durumda. Furkan Durmuşaltı'nın 16 puanı var. Onun için de bu mücadele çok önemli. Devam edip etmemek. O da yenildiği takdirde veda edecek. O da belki 24 arasında girmesinde tehlikeye atacak Furkan Durmuşaltı. Bu ilk turda, son 64'e ulaşma turunda kürsü görmüş tek baş pehlivan var aslında şu anda. O da dikkat çekici. Düzeltiyorum, iki baş pehlivan var aslında. O da dikkat çekici. Biri Enes Doğan. O da Manisa'da bronz üçüncülük kürsüsünde yer almıştı İsmail Balaban'la birlikte. Mustafa Batu'nun da üçüncülüğü var CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde. Dolayısıyla yani onların bu şekilde bir müsabakaya çıkmış olmaları da
rakiplerinin biraz daha bir tur daha az mücadele etmiş olması açısından da önemli diye düşünüyorum. Çok önemli. Enes Doğan yine sonuca gitme çabasında. Semih Turgut direniyor. Enes Doğan Türk yağlı güreşinin parlayan yıldızı, hiç kuşkusuz. Çok büyük bir umut. iç kazıkta ama söküyor hemen. Semih Turgut bu defa dış kazıkla sonuca gitme çabasında. İyice Mustafa Doğan Özkaya yine ağırlığını rakibinin üzerine verdi. Hasan Cengiz'i yıpratıyor. Dizleri üzerinde. Şimdi iç kazıkta Mustafa Doğan Özkaya yıprattı Hasan Cengiz'i. Şu an istenen karşılığı verebilmiş değil gibi görülüyor. Hasan Cengiz bir kez daha büktü bacağından. Kolluk altını da rakibinin yakalamış durumda. Ayakta daha çok yıpranıyor Hasan Cengiz. Dolayısıyla bence doğru bir taktikte güreşiyor. Paçaları sökme çabasında Mustafa Doğan Özkaya. Bu anlamda avantajı sağlayabilmek için. Mustafa Batu, Furkan Durmuş altın mücadelesi de kıyasıya bir rekabet içerisinde. Elenseler Mustafa Batu'dan rakibinin başını göğsüne yaslamışken ama Furkan Durmuş altın da sağlam durdu. Enes Doğan da benzer hamlelere başladı. İkisi de aynı jenerasyonun baş pehlivanı. Mustafa Batu ve Furkan Durmuşaltın birbirlerini çok yakından tanıdıkları için güreş artık puanlamaya doğru evrildi diyebilirim ikisi özelinde. Mustafa Doğan Özkaya Hasan Cengiz müsabakasında bir sağ bir sol Mustafa Doğan'dan ama sonuç gelmedi. Dengesizliğini bozma çabasında iyice böyle tabirle senin de ifade ettiğin gibi yaydırarak ama henüz rakibini şaşırtacak bir hamle yapabilmiş değil Mustafa Doğan Yeniş Özkaya. açısını çok arıyor ama bulamıyor. Hasan Cengiz çok tecrübeli bir baş pehlivan. Enes Doğan Semih Turgut karşılaşmasında da şimdi paçayı da yakaladı. Enes Doğan galibiyete daha yakın. Şu anda daha çok arzuladığını gözlemliyorum. Her an bir iç kazık, ters paça, keçi dikmesi, kas karalı oyunu arayışı içerisinde olabilir Enes Doğan. Mustafa Taş da Yalçın Üncül karşılaşmasında gayet yine dikkatli, temkinli. Elenseyle şu anda indirdi rakibinin dengesini bozdu. Yalçın Üncül kenara attı kendisini. O iyice oturdu Hasan Cengiz. Bu arada Mustafa Batu karşılaşma Furkan Durmuş altı mücadelesinde Furkan Durmuş'un paçaya doğru hamlesi dikkat çekiciydi. Mustafa Batu bir adım geriye atarak kurtardı oradan. Buna çok ihtiyacı var. Bunun bilincinde. Furkan sanki oradan direkt sonuca gitme çabasındaymış gibi görülüyordu. Furkan Durmuşaltın için olmak ya da olmamak adına denir ya. İşte tam da bu mücadele. Mustafa Batu Kasnak'ta Furkan Durmuşaltın karşısında gerdanladı. Enes Doğan sonuç alabilecek mi? Sonra bırakıyor. Bir kez daha yüklendi. Dengesini de bozdu. Sarıyor. Sardıktan sonra da ayağa kalkmasına izin verdi adeta. O gerdanlamadan sonuç alamadı. Bu yıl baş pehlivanlar gerdanlamadan inanılmaz derecede sonuca gittiler. Faruk'la bu ayrıca bir parantez olarak belirtebilirim. Siz nasıl değerlendireceksiniz üstü kaftan müsabakaları? Şimdi Faruk, burada Furkan'ın galip gelmekten başka bir seçeneği yok. Mustafa Doğan Özkaya da iddiasını devam ettirmesi için onun da bu karşılaşmayı kazanması lazım. Enes Doğan Semih Turgut mücadelesinde Enes de aynı durumda. Enes de 18 puana sahip. Onun da iddiasını devam ettirmesi, Kırkpınar'a gidebilmesi için en azından bu turun mutlaka geçmesi lazım. Bu karşılaşmalara bakınca Yalçın Öncül zaten 24 arasına dahi giremedi. Yalçın Öncül 30. sıralarda. Mustafa Taş o da 11. sırada 20 puana sahip. O da tabii ki mücadele ediyor. Oldukça 20 puanda riskli puanlar olarak değerlendirebiliriz Faruk. Hep ifade ediyoruz. Başpehlivanların öncelikli amacı CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde ilk 24 sırasında, ilk 24 içerisinde yer almak ve dolayısıyla da doğrudan Kırkpınar'da mücadele etme hakkı elde etmek. İlk 24'ün kendi içerisinde de yine bölümleri var, torbaları var. İlk 8 en avantajlı grup seri başı olacaklar.
İkinci ve üçüncü torbalar 24 içerisinde. Dördüncü torbayı oluşturacak başpehlivanlar elemeden gelecek 32'yi tamamlayan başpehlivanlar olacak. İkinci ile üçüncüler kendi aralarında mücadele edecekler. Yani şunu da düşünebilir izleyenlerimiz, yani ikinci torba, üçüncü torba fark eder mi? Çok fark eder. Çok fark eder. Yazda kış gibi, siyahla beyaz gibi. Yani birinci torbadaki ilk 8 içerisindeki başpehlivanlar elemeden gelecek 32'yi tamamlayacak başpehlivanlarla eşleşecek Kırkpınar'da önümüzdeki yıl. Bu açıdan CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 7. ve son ayağı Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşleri büyük önem taşıyor. Tüm bu cevabını beklediğimiz sorular 2 gün boyunca devam edecek güreşler sonrasında cevabını bulacak. Mustafa Doğan Hasan Cengiz mücadelesi ayakta. Mustafa Doğan Özkaya ekranda sağda sol üstte. Enes Doğan yükleniyor Semih Turgut karşısında. Semih Turgut kendisini kenara attı. Mustafa Taş yine Yalçın Üncül'ü sürüyor geriye doğru, adımlamasını sağlıyor. Şu ana kadar bu turlarda daha çok ifade edilirdi o ihtarlar, pasif güreş nedeniyle pek şu ana kadar başvurulmadı bu karara. Çok sabırlı kule, çünkü çok hayati derecede her ihtarın, her sarı kartın çok önemi var. Faruk Mutkan burada çok temkinli davranacaklar. Halbuki Kırkpınar dahil hele bu turlarda pasif güreşen, hemen hatta ilk turlarda özellikle Sevgili izleyenler, herkese merhabalar. Şimdi sizlere çok güzel bir projeden bahsedeceğim. Herkesin beklediği, aylardır sorduğunuz bu proje artık faaliyete girdi. Ekin Gayrimenkul bünyesinde. Biz şu anda Gelibolu'dayız, Bolayır köyündeyiz ve çok güzel bir projeden bahsediyorum. Burada toplam 50 parsel var. Hani diyordunuz ya şöyle Saros Körfezi'ne yakın bir yer ayarlayın, bulun, bizlere sunun, biz alalım. İşte Marmara Denizi'ne yakın olsun, denize yakın olsun. Biz biraz daha İstanbul'dan uzaklaşmak istiyoruz diye birçok talepte bulunmuştunuz. İşte bizler yaklaşık 3-4 ay çalışmanın sonucunda şu anda üzerinde bulunduğumuz parselimizin satışına başladık. Kıymetli izleyenler. Evet, 225 metrekare olaraktan toplam 50 parselimiz var. Bu 50 parselde 225 metrekare ve bir parselimiz kısa süreliğine kampanya dahilinde 449 bin lira. Evet, gerçekten çok güzel bir yer. Otobanı zaten görüyorsunuz ekranda. İnanılmaz güzel bir yerden bahsediyorum. Şu anda ekranda gördüğünüz parsellerimiz, bakın Saros Körfezi'ne 2,5 kilometre mesafede, araçla 5 dakikada inebiliyorsunuz. Hemen diğer tarafı Marmara Denizi, yine aynı şekilde 2,5 kilometre. Yani burada Marmara Denizi ve Saros Körfezi'nin tam ortasında otobanın hemen dibinde muhteşem bir proje. Ve aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. %40 imarı var. Evet, imarlı. İmar planı içerisinde. Etrafı görüyorsunuz zaten. Hemen evlerin yanında elektriği, suyu, her şeyin mevcut. Ulaşım derdi yok. İstanbul'dan otobana bağlanıyorsunuz. Direkt Bolayır'a kadar, arazinin başına kadar gelebiliyorsunuz. Öyle güzel bir yer. Bence bir zaman ayırın. Çünkü burası sizin için bulunmaz bir şey. O kadar net söyleyebilirim. Ve ben de çok heyecanla anlatıyorum. İnşallah ben de buradan kendime bir parsel alacağım. Çünkü böyle yazın gelip kafamızı dinleyebileceğimiz, ondan sonra aracımızla hemen Saros Körfezi'ne gidebileceğimiz veya biz dedik ki Marmara Denizi'ne gidelim, denize girelim. Hangisini arzu ediyorsak, çocuklarımız hangisini istiyorsa oraya götürebiliyoruz. Gerçekten müthiş bir yer. Dediğim gibi %40 imarlı, güzel bir konumda. Elektriği, suyu mevcut, yolu mevcut ve Bolayır'dan bahsedeyim biraz sizlere. Bolayır daha öncesinde beldeydi. Şu anda halen aynı nüfus içerisinde. İçerisinde kasabı var, marketi var, her şeyi mevcut. Yani burada Bolayır'a da zaten yürüme mesafesinde, yürüyerek gidebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir yer. Bir vakit ayırın. Hafta içi, hafta sonu fark etmez. Vaktinizi verin bizlere. Gelin görün. Bizim ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Evet, kısa süreliğine 225 metrekare
imarlı, %40 imarlı parsellerimiz 449 bin lira kampanya fiyatıyla. Şu anda burada da 50 adet parselimiz var. Belki de bu anonsumdan sonra birçok kişi arayacak. Birçok kişi ben de geleyim göreyim diyecek. Geç kalmayın, siz de arayanlar arasında olun ve şansınızı arttırın diyebilirim. Peki Saros Körfezi duydunuz mu bilmiyorum. Saros Körfezi kendi kendini temizleyen özelliğine sahip. Yani su kendi kendini temizliyor. Deniz kendi kendini temizliyor. Son derece böyle güzel, suyun böyle altını, kumlarını görüyorsunuz. Çok güzel bir denizden bahsediyorum sizlere. Gelin, ilerleyen zamanlarda buraya bir hobi bahçesi yapabilirsiniz. Evinizi yapabilirsiniz. İmarlı olduğunu özellikle söylüyorum sizlere ve en önemli ayrıntısı bakın 449 bin lira. Emsalleri bunun daha da çok yükseğinde ama bizler Ekin Gayrimenkul olarak bizleri izleyen, Radyo Ekin dinleyen, bizlerin dinleyenleri, izleyenlerine böyle bir kampanya yaptık. Ekran altındaki numaramıza hemen bir çağrı bırakın, sizleri arayalım. Talep çok ama bakalım ne kadar zaman sonra yine bu çalışmalara devam edeceğiz ve sizlere ne kadar istediyseniz bizler o kadar yerde çıkartacağız ve herkese bir arsa sahibi yapacağız. Deniz dediniz, işte denize 2,5 kilometre mesafede, araçta 5 dakika mesafede, elektriği, suyu, her şeyi mevcut. Yerleşimin içinde zaten, merkeze, Bolayır merkeze çok yakın. Bolayır merkezinde her şey var. Alışveriş yapabilirsiniz. Kasabı var, bakkalı var, ilkokulu var, her şey mevcut. Otoban zaten görüyorsunuz, hemen dibimizde araçlar geçiyor. Etrafımızda evler var. Burası hemen ana yol. Buradan yoldan geçebiliyorsunuz, otobana bağlanabiliyorsunuz. Yani hemen sol tarafımda evler var. Burası bir yerleşim alanı. Sizler de buraya ikamet edebilirsiniz. Buraya yerleşebilirsiniz. Yazın geldiği zaman denize evlatlarınızla birlikte, çocuklarınızla birlikte gidebilirsiniz. Sonra ne yapıyorsunuz? Tatile gidiyorsunuz. Binlerce lira para harcıyorsunuz. Ama burada kendi yeriniz olduğu zaman, bir de Saros Körfezi dedim ya, kendi kendini temizleyen bir deniz. Buradan bir yer alın. Gerçekten dua edeceksiniz. Çünkü günden güne artıyor fiyatlar. Günden güne değerleniyor. 449 bin lira artık hiçbir şey değil. Burası için hele hiçbir şey değil. Elektrik var diyoruz, suyu var diyoruz, yeriniz belli. Şu anda izliyorsunuz, beton direkler dikilmiş değil ama geldiğiniz zaman muhtemelen bütün arazinin etrafı telle çevrilmiş ve herkesin yeri, numaraları belli olmuş olacak, bir şekilde göreceksiniz. Tapu masrafını ödemiyorsunuz. Ulaşım dediğim gibi çok kolay. Otobanın hemen dibinde, İstanbul'dan otobana bağlandığınız zaman yaklaşık 2 saate kadar, 2 saat 15 dakika gibi sürede buraya varabiliyorsunuz. O da hiçbir şey değil zaten. İstanbul'u şöyle düşünün, Beylikdüzü'nden Tuzla'ya gitseniz bu süre daha da fazla bir süre ama otobandan geliyorsunuz, hiç yorulmadan, zorlanmadan ailenizi alacaksınız. İster pikniğinizi yapın, ister Saros Körfezi'ne gidin, ister Marmara Denizi'ne gidin. Bu fırsatı değerlendirin diyorum ben. Bu fırsat gerçekten kaçmaz. Ekran altında numaramız var. Arayın, çaldırın. Aklınıza takılan bir şey varsa sorun. Servis saatlerimizi öğrenin. Ve fiyatımız da geçici bir süreliğine 449 bin TL. 225 metrekare buradaki parsellerimiz. Toplam 50 adet var. Bakın 50 adet var. Şu anda binlerce insan bizi izliyor. 50 adet belki dediğim gibi şu reklamı izlediğinizin haftasında bitecek. Ama siz de ya ben sonra arayayım demeyin. Bence bunu iyi değerlendirin. Çünkü diyorum ya, Marmara Denizi ve Saros Körfezi'nin tam ortasında, otobanın yanında. Arsa alacağınız zaman bunlara dikkat edin. Bakın otoban yanındaysa, yol kenarındaysa burası değerlenecek yerdir ve değerli bir yerden bahsediyoruz. Ben hem size otoban diyorum, hem Saros Körfezi diyorum, hem Marmara Denizi diyorum, hem yerleşim yeri diyorum, hem elektrik hem su. Yani burada yok. Her şey mevcut. O yüzden değerlendirmenizi özellikle istiyorum. Gelin bir görün, kararınızı öyle verin. Ekran altında numaramız var. Bir kez çağrı dahi atmanız yeterli ve fiyatımızı tekrar söylüyorum. Tapu masrafı bize ait. Bu bir kampanya fiyatıdır. Burasını tanıtmak için uygulanan bir fiyattır. Bu fiyat belki bir hafta sonra olmayacak, belki 10 gün sonra olmayacak veya bu projeden sonraki projelerde olmayacak. Bu projede yerinizi almak için ekran altındaki numaramızı arayın. Burası Gelibolu, Saros Körfezi'ne 5 dakika, Marmara Denizi'ne 5 dakika mesafede. Otobanın hemen dibinde elektrik, su, her şeyi mevcut ve yol kenarında güzel bir proje. Evet, ekran altında numaramız var. Bir çağrı atın yeterli. Tapu masrafı almıyoruz. Takas seçeneğimiz var ve servislerimiz ücretsizdir. Şimdiden alanlara
hayırlı uğurlu olsun. Ben buranın lokasyonundan da bahsetmek istiyorum. Şu anda biz arazimizin hemen yanında, parselimizin yanında bulunan yolun üzerindeyiz. Bu yol otobandan çıktıktan sonra Bolayır'a giden yol. Hemen arka tarafımız zaten görüyorsunuz ki otoban. Otobanın arka tarafı da Saros Körfezi. Buradan belki kameralardan net göremiyorsunuz ama çıplak göze baktığınız zaman, buraya geldiğiniz zaman denizi görebiliyorsunuz. 2,5 kilometre. Şöyle bir döndüğümüz zaman, bu tarafa da baktığımız zaman hemen evlerin yanı başındayız. Bunu görüyorsunuz ve üzerinde bulunduğumuz yol Bolayır'a giden yol ve hemen bizim arazimizin yanındaki yol. Hemen orada ben dedim ya, elektrik var, su var dedim. Zaten elektrik direklerini görüyorsunuz hemen arazimizin yanında ve su altyapısı da hemen yine bu ana yolun hemen yanında ve yine bizim arazimizin başında. Yani bizlerin elektrik, su sorunu yok. Yerleşim içerisinde yazlık yapabileceğiniz %40 imarlı Saros Körfezi'ne araçla 5 dakika mesafede, 2,5 kilometre ileride, yine Marmara Denizi'ne aynı şekilde gerçekten güzel bir konum. Ekran altındaki numarayı arayın. 225 metrekare %40 imarlı parsellerimiz kısa süreliğine 449 bin lira. Şimdiden alacaklara hayırlı uğurlu olsun. Üç kez üst üste ve altın kemerin sürekli sahibi oldu. Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerini kazanmaya da önem veriyor baş pehlivanlar. Konumları ne olursa olsun veya bu organizasyonun konumu ne olursa olsun, yani lige dahil olmasa da kazanmak için mücadele edeceklerdi. Bunu da ayrıca ifade edelim. Ezan tamamlandı. Okunduktan sonra müsabakalar kaldığı yerden devam ediyor. Bu arada Usta Ahmet Taşçı'nın mesajı var. Kolaylıklar diliyor yiğitlerimize, Allah derman versin dileklerinde bulunuyor. 29 Eylül Cuma günü Altın Kemerler şehri Aydın Demir efsane ustamız geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor. Ve kendisi de hem atasporumuz güreşi kendi evinde TRT'de davet ediyor, hem de tüm güreş severleri 29 Eylül Cuma günü Kocaeli Karamsel Altın Kemer güreşlerine davette bulunuyor değerli büyüğüm Usta Ahmet Taşçı. Yaşayan efsane. Sağ olsun yaşayan efsaneye. Buradan da selamlarımızı iletiyoruz. Mustafa Doğan Özkaya yükleniyor yine. Dıştan kasnağa doğru hamlesi Hasan Cengiz'in dikkat çekti. Hemen oradan kıvrak bir hamleyle Mustafa Doğan Özkaya kurtardı kendisini. Furkan Durmuş Altın şu anda ekranlarımızda. Sırtı dönük Mustafa Batu'nun. İki baş pehlivan da çok sağlam bir performans ortaya koydular. Daha ilk turdan yorgunluk emaresi ne kadar doğru olur bilmiyorum ama onlar için, her ikisi için de yıpratıcı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi tamam, müsabakasını bitiren çok şey kaybetmiş olabilir. Özellikle Furkan Durmuş Altın için, ama burada kazanan da bir hayli yıpranmış olacak. Daha yani 64 var. Daha 64 var. Bu da dikkat çekici bir başka ayrıntı. Güne zor başladılar değil mi Faruk? Çok zor başladılar ve o zorlukla başlanan müsabakada devam ediyor. O zorlukla başlayıp da yarı final ve finalleri görenler vardı. İlk Oluyor turda tabii, olmaz. Ya hiç olmayacak diye bir durum söz konusu değil. Serhat Gökmen sanırım. Orhan Okulu için de söyleyebiliriz. Manavgat'ta değil mi? Tabii Serhat Gökmen, ama enteresan. Hani finalde yer alıp bir sonraki organizasyonda ilk 64'te puan verilmeyen ilk turda yenilmişti. 64'e bile çıkamaması dikkat çekici bir detaydı. Ama son ayakta Serhat Gökmen biraz daha farklı bir performans ortaya koymadı mı? Yuntağında elendi Hüseyin Gümüşalan'a. Daha cumartesi günkü eleme turlarında veda etti. Bu arada Ahmet Taşlı'nın bilgisini de düzeltelim. Benim iki altın kemerim var sürekli sahip olduğum diyebilir. Hemen düzeltelim. Yani alın teri nihayetinde. Çok büyük alın teri teri. yani. Hani
Kazanmak ayrı, başpehlivanlık elde etmek ayrı, bunu üst üste elde etmek ayrı, bunu üst üste elde edip 2 defa altın kemerin sürekli sahibi olmak apayrı. Bir kez daha sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Puanlama saati geldi. Şimdi artık bambaşka bir strateji uygulanabilir müsabakalarda. Tamam mı, devam mı? Daha temkinli olmak, özellikle Mustafa Batu Furkan Durmuş altın müsabakasında ihtarları birbirine beraberinde getirebilir. Her iki başpehlivana da anında ihtar işaret edilmesi, bu daha ifade muhtemel edilmesi, olacak. Mümkün. Çünkü ikisinin de farklı baskılama noktasında. Mustafa Doğan Özkaya rakibini yine pasif düşürme çabası içerisinde olabilir. Benzer durum Mustafa Taş için de olabilir. Ama bu da riskleri de beraberinde getiriyor. Kesinlikle öyle. Bakalım bu riskte ve bu baskıyla kim daha iyi mücadele edecek? Burası daha önemli. Hasan Cengiz işte ve Furkan Durmuş altın ekranlarınızda. Başaltı pehlivanlarımız. Kurallarınızı çekmek üzere kura çekimlerine gidiniz. Başaltı pehlivanları. Kurallarınız çekiliyor. Kura çekimlerine gidiniz. Başpehlivanlıkta son 16 turuna ulaşma mücadelesi, ilk tur karşılaşmaları. Mustafa Batu Furkan Durmuş altın, Yalçın Üncül Mustafa Taş, Enes Doğan Semih Turgut müsabakaları devam ediyor. Mustafa Doğan Özkaya Hasan Cengiz mücadelesi de yine aynı şekilde. Kuleye daha yakın bir noktada şimdi başpehlivanlar. Kalan müsabakalar puanlamayla devam edilecek. Tabii diğer boylardan da yine puanlamaya geçilmiş durumda. Ayrıca cumartesinin durumu bu. Mustafa Taş ekranlarınızda. Büyük ilgi görülüyor, gösteriliyor kuşkusuz böyle müsabakalara. Mustafa Doğan Özkaya Hasan Cengiz mücadelesinde puanlama bölümü başlamış durumda. Mustafa Batu Furkan Durmuş altın biraz sonra tutuşacaklar güreşe. Semih Turgut Enes Doğan'ı bekliyor. Mustafa Taş hemen Semih Turgut'un arkasında. Sağ altta da o. Yalçın Üncül Mustafa Taş müsabakasına odaklanacağız. Sonunda gidiyor. Sonuca gitti. Mustafa Doğan Özkaya kazanıyor. Hasan Cengiz'in elini öpüyor. Beklendiği gibi risk aldı. Bu defa açık düşürdü Mustafa Doğan Özkaya, kazandı adını son 16 turuna yazdırdı. Hiç beklemedik bir anda tek daldı ışık hızıyla adeta. Mustafa Doğan Özkaya 3 haftadır soluklandı, dinlendi. Fırtına gibi girişti. Bakın tekten daldı buradan. Çok ağırlık merkezini öyle bir dağıtmış ki normalde puanlaması bile yeterliyken sırt aşağı bir galibiyet. Net bir galibiyet hem de. Ve en güzel an, elini öpüyor. Hasan Cengiz için artık kalem kağıdı elinde, günü bekleyecek. Yarınki finalleri bakalım 24 içerisinde kalabilecek mi? Hasan Cengiz zaten 34. sıradaydı. Yani ilk 24 şansını kaybetti. Dolayısıyla Kırkpınar'da mücadele edebilmesi için bunun artık ön eleme müsabakasını geçmesi gerekecek. Bu da bir başka durum.
Mustafa Dauneskaya yoluna devam ediyor. Şu anda 22. sırada 3. torbadaydı. Bu müsabakadan sonra son 64 turunda bakalım nasıl bir performans ortaya koyacak, hep birlikte göreceğiz. Mustafa Taş Yalçın Üncül mücadelesi. Yalçın Üncül sırtı dönük. Şimdi Ahmet Selbest İsmail Erkan mücadelesi. Dönülmüş ekranda sol üstte yerini almış durumda. Enes Doğan Semih Turgut karşılaşması da devam ediyor. Semih Turgut'un kasnaktan hamlesi dikkat çekiyor. Dizleri üzerinde Enes Doğan dikkatli. Mustafa Batu Furkan Durmuş altı müsabakası da büyük bir temkinlilikle devam ediyor. Daldı şimdi Ahmet Selbest. Sol üst kadrajda yüzü bize dönük olan İsmail Erkal, sırtı dönük olan Ahmet Selbest. Aracınızı bulunduğu yerden çok acele çekiniz. Ahmet Selbest şöyle bir elenselerle İsmail Erkal'ı yıprattı. Sonrasında dalma teşebbüsünde bele doğru hamlesi de dikkat çekiyor. Yakaladı İsmail Erkal bir an. Ama devamı gelmedi. Enes Doğan, Semih Turgut müsabakası da şimdi devam ediyor ama Mustafa Batu Furkan Durmuş altın karşılaşması. Soldan dalışlarını, açıyı arıyor Furkan Durmuşaltın. Özellikle sol bacağı, ama sol bacağı nerede? Mustafa Batu'nun hep geride. Enes Doğan bu arada boynurlukta tutuyor rakibini. Sonrasında tekrar ayağa kalktılar. Paçaya doğru da hamlesi dikkat çekiyor. Her iki baş pehlivanın birbirlerinin paçasına doğru. Bir an yakaladı Semih Turgut. Enes Doğan dengesini iyi korudu. Yine bariyerlere kadar taşıdı adeta rakibini ve şimdi yine meydanın makul bir noktasında mücadeleye devam edecekler. Bu arada Ahmet Selbest yakaladı rakibini. İsmail Erkal halka geçme çabasındaydı. İyi kurtardı kendisini Ahmet Selbest. İki güreşçi de dizleri üzerinde. Boyundurukta tutuyor İsmail Erkal. Her an arkasına geçebilir, puan alabilir, sonuç alabilir. İzin vermedi. İsmail Erkal bu arada ihtar alıyor. Bu arada ya yükleniyor, sırt aşağıya kazanıyor. İsmail Erkal yine puanlamada sırt aşağı. İlginç, koltuk altı geçmek istedi Ahmet Selbest, risk aldı. Solundan geçmek isterken bütün ağırlık merkezini Ahmet Selbest'in üzerine soluna doğru verince sırt aşağı bir yeni söz konusu. Bir kez daha işte tekrarında. Çok iyi yükleniyor gerçekten de. Oyunla karşılık veriyor Ahmet Selbest'in İsmail Erkal. Ve adını son 64 turuna yazdırıyor. İlk turda kıyasıya mücadelelerde yavaş yavaş tamamlanıyor. Er meydanından işte görüntümüz ekranlarınıza yansıyor. Yönetmenlerimiz Kaan İnan ve Muratcan Başbuğ. Bu arada uzak kadrajda müsabakaların heyecanını sizlere aktarıyoruz. CB Enerji Türkiye Halı Güreş Ligi'nde. Tüm boylardaki heyecan sizlere ulaşıyor. Enes Doğan Semih Turgut'un arkasına geçme çabasındaydı. Müsabakanın sona erdiği mi işaret ediliyor acaba? Evet, Enes Doğan Semih Turgut müsabakası da tamamlanıyor. Enes Doğan kazanıyor. Semih Turgut'u mağlup ediyor. Semih Turgut'un bu müsabakayı puanlama bölümüne kadar taşımış olması değil mi? Enes Doğan karşısında dikkat çeken bir başka detaydı ama Enes Doğan yine de kazanan taraf oldu. İşte kazandığı o an bir kez daha geliyor ekranlarınıza. İşte bastırarak
kazanıyor. Hakimiyet kurmuş. Semih Turgut'u tebrik etmek gerekiyor. Puan skalasının en sonunda yer almasına rağmen kıran kırana güreş yaptı. Tebrikler. Hiçbir iddiası olmamasına rağmen tebrik Enes ediyorum. Doğan, evet, Enes Doğan'ı iyi zorladı. Gerçekten de kolay bir galibiyet vermedi. Semih Turgut. İşte Mustafa Batu, Furkan Durmuş altı müsabakası solda. Yalçın Üncül, Mustafa Taş karşılaşması sağda. Bölünmüş ekranımızda, ekranlarınızda. Neredeyse hiç yere inmediler. Mustafa Batu, Furkan Durmuş altın mücadelesinde baş pehlivanlar. Mustafa Taş müsabakanın ilk bölümlerinde Yalçın Üncül karşısında bir üstünlük kurmuş. Altını almıştı ama sonrasında o da Yalçın Üncül'ün orada dinlenmesine izin vermedi. Ayakta Mustafa Taş mücadeleyi sürdürdü. Belki o da şimdi sonuca giriyor işte. Ama Yalçın Üncül'ün de dikkat çekici bir hamlesi dikkat çekiyor. Ama nereye? En güçlü sol bacağına. Orası en güçlü olduğu nokta. Kalan iki müsabaka, ikisi de şu anda ekranlarınızda. Mustafa Batu, Furkan Durmuş altın müsabakasını ve Yalçın Üncül, Mustafa Taş mücadelesini baştan sona vermiş oldu böylece. Ama en kritik mücadele bunlar Faruk Mutkan. Ekibimizin ne kadar sağlam müsabakalar seçtiği net bir şekilde görülüyor. Hayati derecede önemli hem de. Osman Aynur, İsmail Erkal, Turan Balaban, Hamza Küpesioğlu, Ali Yanatma, Mustafa Doğan Özkaya, Süleyman Başar ve Enes Doğan atlarını son 64 turuna yazdırdılar. İki müsabaka kaldı, devam ediyor. Bir Mustafa Batu'dan dalma teşebbüsü, sonra Furkan Durmuş altından karşılık. Başpehlivanlık güreşlerinde Yalçın Üncül başpehlivana bir ihtar verilmiştir. Yalçın Üncül ihtar aldı. Senin vermiş olduğun o ihtimallerin ilki gerçekleşti. Mustafa Batu, Furkan Durmuş altın müsabakasında o ihtarlar belirleyici olabilir gerçekten de. Elense Mustafa Taş üstüne gidiyor rakibinin. Yalçın Üncül de elenselerle karşılık veriyor. Yakın kalmama çabasında Yalçın Üncül, Mustafa Taş yükleniyor. Az önce ihtar duyurulmuştu Yalçın Üncül için. Yine geriye adımlıyor. Mustafa Taş rakibinin üzerine gidiyor. Bir dalma teşebbüsü yine Furkan Durmuş altından iyi karşıladı Mustafa Batu bir kez daha. Sonrasında da budama teşebbüsünde yine karşılık yok. Boyundurukta bu arada güreş birbirine karıştı. Neyse ki rakiplerini karıştırmadılar ki olmayacak şey değil mi Recep Tosun? Bu bazen görmüş olduğumuz bir tablo. Çekti resesiyle. Mustafa Taş yine Yalçın Üncül'ü uzak tutuyor kendisini rakibinden.
doğru hamle Batu'dan. Sonuç yok. Şimdi yine Mustafa Taş geri adımlıyor. Kadim adımlamasını sağlıyor Yalçın Üncül'ün. Bu arada yakaladı bacaktan. Sonrasında sonuç alabilecek mi? Kurtardı Mustafa Batu. İyi yüklendi Furkan Durmuşaltın ama sonuç alamadı. Çayır hakemi bir ithar ikazında bulunabilir. Her an bir anons gelebilir Mustafa Batu özelinde. Bir defa Mustafa Batu'dan kasnağa doğru hamle. Furkan Durmuşaltın biraz yaklaşmıştı ama kaçırdı. O fırsatı bir daha bulabilir mi? Mustafa Batu o fırsatı rakibine tanır mı? O şanslı rakibine tanır mı? Birlikte göreceğiz. Tabii tersi de olabilir. Mustafa Batu benzer pozisyonda yine bir şans bulabilir Furkan Durmuşaltın karşısında. İlk şansınız çok daha önemli. Çünkü daha güçlüsünüz, daha soluklusunuz. Ama süre ilerledikçe o tesisiniz biraz daha o hamlelerde kaçırabiliyorsunuz. Bakalım bu onun için morallenecek mi? Yoksa mental olarak Mustafa Batu mu biraz daha önde? Furkan Durmuşaltı'nın biraz daha hareketli olduğunu görüyoruz bu bölümde özellikle. Şimdi yine yükleniyor. Bir kez daha fırsat bulabilecek mi? Birlikte göreceğiz. Sol ayağı hep geride ama orayı bulması bayağı zaman alacak. Mustafa Batu da bu süreyi, onun bu ataklarını savuşturdukça mental olarak yükselişe geçecek. Daha kondisyonlu olduğunu ifade edebilirim Mustafa Batu'nun Furkan Durmuşaltı'na göre. Yalçın Üncül de yine o ihtar sonrasında hareketlendi ama Mustafa Taş yine rakibinin üzerine gidiyor. Geri adımlıyor Yalçın Üncül. Mustafa Batu da karşılık vermeye başladı Furkan Durmuşaltı'nın hareketli güreşine. Bu dakikalarda Yalçın Öncü'nün biraz daha güreşin içerisine girmesi gerekiyor. Yoksa ikinci ihtar her an tekrar anons edilebilir. Mustafa Taş yine gitti rakibinin üzerine. Bir kez daha elense Furkan Durmuş'tan. Elense Furkan Durmuş. Mustafa Batu'yu yıpratıyor ama sen bu kadar üst üste elense yapılmasını yapan tarafından da her zaman için doğru bulmuyorsun. Ya bu da bir efor çünkü. Faruk, o dalışlarda ekstra bir güce ihtiyacın söz konusu. O elenseler biraz daha hem rakibi hem kendini de yıpratmış oluyorsun. Dolayısıyla çok arzulu ve çok istekli bu turu geçme adına Furkan Durmuşaltın bunu gözlemliyoruz ama Mustafa Batu adeta bir duvar gibi önünde set çekmiş durumda. Mustafa Batu dokunuyor, çekiyor elini. Dokunuyor, çekiyor elini. Sanki aktif gibi görünüyor olabilir ama acaba hakemler nasıl değerlendirecek? Büyük orta meydanları çok acele meydanlar. Büyük ortalar. Mustafa Taş'ın yüzde olarak bir adım öne geçtiğini söyleyebilirim. Artık Yalçın Öncül'ü mental olarak da üstünlüğünü kabul ettirdi Mustafa Taş. Mustafa Batu yine kasnaktan yakalayamadı. Müsabaka boyunca zaten neredeyse hiç birbirinin kasnağını ele geçiremedi iki baş pehlivanda. İkisi de birbirini yaklaştırmadı. Yine Mustafa Taş yükleniyor. İki adım attı geriye Yalçın Üncül. Furkan Durmuşaltın solda ekranlarınızda. Kenarda Okan Aksoy şu anda ustasını, tüm taktiklerini, o son anlarını, yani dalgın değil şu anda, tamamen kenarda çok iyi güreşebilen bir başpehlivan. Bunlar çok önemli ayrıntılar Faruk Mutkan. Kimse kenardan gelene rahatsız olur.
Ve söylenirse kimisi duymaz diye öyle bir konsantre olur ki müsabakaya, ki duyması gerekir. Kesinlikle duyması gerekir. Yani tam kulağını tamamen kapatamaz. Çünkü kenardan aldığın o küçücük bir nüans bile senin o turda üstünlük sağlamana neden olabiliyor ki Okan Aksoy çok tecrübeli bir usta. Kimisi de duyar ama uygulayamaz. Şimdi Furkan Durmuşaltı'nın da uygulayabilecek bir potansiyele sahip olduğunu biliyoruz. Bu beklenen bir ihtardı bence. Ne dersin Recep? Az önce söylemiştim. Biraz daha güreşin içerisine girmesi gerekiyor. Sanırım bu ikinci ihtardan sonra artık biraz daha risk alacak Yalçın Üncül ekranın sağ kadrajında. Bana hep şöyle gelir. Hakemler kendileri bu türden inisiyatif alıp ihtarlarla, diskalifiyeyle müsabakanın sonucuna karar vermeyi istemezler. Hiç istemiyorlar. Ama zorunlu kalırlarsa da yaparlar. Yapmışlıkları da var. Şimdi bu tehlike, bu ihtimal, diskalifiye ihtimali Yalçın Üncül için geçerli. Mustafa Batu Furkan Durmuşaltı müsabakasındaysa halen devam ediyor. Mustafa Batu'nun ikinci ihtarı oldu. Benzer durum şimdi onun için de geçerli. Furkan Durmuşaltı'nın özellikle puanlama bölümündeki aktif güreşi dikkat çekiyordu. Bu da Mustafa Batu'nun ikinci kez ihtar almasına neden oldu. Üçüncü ihtarın bir kez daha hatırlatalım, diskalifiye anlamına geldiğini. Şimdi hem sağda bölünmüş ekranda gördüğümüz Yalçın Üncül için hem solda bölünmüş ekranda Mustafa Batu için diskalifiye tehlikesi var. Nasıl olacak, nasıl sonuçlanacak hep birlikte göreceğiz. Bu iki müsabakanın ilk turdaki bu kalan son iki karşılaşma bu. Furkan Durmuşaltın, Mustafa Batu özelinde senin çeyrek finale kalıp daha üst düzey planlamaların dışında benim hayati derecede ilk 24'e kalabilme adına bu mücadele mental olarak Mustafa Batu'ya bunu hissettirdi Faruk Mutkan. Şu anda ilk 24'te Furkan Durmuşaltın ama bunu koruyabilmesi için bu turu mutlaka kazanması gerekiyor. Ve 64'ü de. Yoluna ve yoluna devam edebilsin. Belki Mustafa Batu'nun durumu biraz daha rahat. İlk 24'ü ben hani bir şekilde kendimi tutabilirim rakiplerimin alacağı sonuçlara bağlı olarak diye düşünebilir. Onun ilk 8 sadece iddiası geride kalmış gibi görünüyor. Bu arada ekranın sağında Mustafa Taş'ın baskısı ilk dakikadan itibaren puanlama özelinde sürekli kıldığını ifade edebilirim. Bu arada yağışla başladı. Yalçın Üncül karşısında Mustafa Taş sonuca gitme çabasında. Şimdi arkasına geçebilecek mi? Bir an tuttu rakibini. Şimdi iç kasıkta. Sonrasında arkasına geçme çabasında. Bacaktan da bir kepçeleme düşündü ama sonuç alamadı bu defa. Ama halen sonuca gitmeye yakın şu anda Mustafa Taş. Ama şimdi bir kez daha arkasına geçme çabasında. Bu da yenişte tamamlanıyor. İnanılır gibi değil. Mustafa Taş kazanıyor. Bu kadar zorluk düzeyi, üst düzey mücadelelerde bu kadar sırt aşağı yeniş aslında çok da beklediğimiz bir durum değil. Faruk, gerçekten Mustafa Taş bu karşılaşmada Yalçın Öncül'ü artık bütün hayallerini sona erdirdi. 24'e kalamadı Yalçın Öncül. Böylece büyük bir ihtimalle önümüzdeki yıl Kırkpınar'da elemelerde mücadele etme hakkını kazandı. Ama bakalım Kırkpınar'da güreşebilecek mi? Belki de son fırsatıydı, son şansıydı Yalçın Üncül. Bunu kullanmayı istiyordu. Sadece bu turu geçmek değil, turlar geçmesi ve üstteki rakiplerinin de alacağı sonuçları da beklemesi gerekiyordu Yalçın Üncül için. Doğrudan
Kırkpınar'da mücadele edecek. Başpehlivan sayısı 24. 32'ye tamamlanacak bu sayı ve CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi belirleyici olacak. Kırkpınar'daki bu ilk 24 başpehlivanın hangileri olacağını CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi müsabakaları belirleyecek. Öncelikle amaç ilk 24'te yer almak, doğrudan katılım hakkı elde etmek. Sonrasında ise kurada avantaj elde edebilmek için olabildiğince üst sıralarda bulunmak. İlk 8 seri başı olacak. Her torbada 8 başpehlivan yer alacak. Ve 32 başpehlivanın mücadele edeceği Kırkpınar yağlı güreşlerinde yenişe kadar devam edecek müsabakalar. Çok şiddetli sayılmaz yağmur ama rüzgarla birlikte etkili olabiliyor. Bu dakikalarda Mustafa Batu'nun biraz daha adım adım hamle yaptığını gözlemliyorum Faruk Mutkan. 2 ihtardan sonra buna zaten zorunlu. Şu anda ilk turda kalan son müsabaka oldu bu. Mustafa Batu mu, Furkan Altın, Furkan Durmuş Altın mı? Hep birlikte göreceğiz. Osman Aynur, İsmail Erkal, Turan Barolan, Mustafa Taş, Hamza Köseoğlu, Ali Yanatma, Mustafa Doğan Özkaya, Recep Kara, Süleyman Başar ve Enes Doğan atlarını son 64 turuna yazdırdılar. Yağmur yağması yağlı güreş müsabakalarında her zaman karşımıza çıkan bir durum değil. Kırkpınar'dan sonra CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin de son ayağında Kurtlareli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinde yağması. Hem de yine ilk gününde tıpkı Kırkpınar'da olduğu gibi şimdi zemini de etkileme ihtimali var. Neyse ki daha şiddetli değil. Kırkpınar'daki daha şiddetliydi. Boyundurukta aldı Mustafa Batu. Yine Furkan Durmuş Altın yine şöyle bir yokladı. Osman Yasak şu anda ihtarı gösterdi mi? Evet. İhtar gösteriliyor. İkişer ihtarı anons edilmesini bekliyor sanırım. Şimdi iki başpehlivanın da 2 ihtarı var. Başpehlivanın güreşlerinde Furkan Durmuş Altın başpehlivan'a 2 ihtar verilmiştir. Mustafa İhtarlarda 2-2'lik eşitlik var. Şimdi artık her an her şey olabilir. Durumu öyle bir noktaya geldi ki ihtarlar da eşitlendi. Artık hataya asla tahammül yok ve tüm müsabaka içerisinde mücadele etmeleri bekleniyor. İki başpehlivanın da biraz geri adım atan ve bunu sıklıkla tekrarlayan müsabaka boyunca dezavantajlı duruma düşebilir. İşte Mustafa Batu yükleniyor. 2 adım attı geriye. Furkan Durmuş Altın. Mustafa Batu bu defa geri 2 adım attı. Şimdi rakibinin durumunu kontrol ediyor. Kasnağa doğru hamlesi dikkat çekiyor. Bir an iplerden yakaladı ama devamını getiremedi. Şimdi karşılık verme çabasında paçadan Mustafa Batu'ya Furkan Durmuş Altın. Artık her an her şey olabilir bu müsabakada. 1 saati aştı, hatta 1 saat 10 dakika yaklaşıyoruz. İlk tur müsabakası bu, son 16 turuna yükselme mücadelesi. Mental olarak bir adım öne geçmiş durumda Mustafa Batu. Paçadan yakaladı Furkan Durmuş Altın. Bir kez daha hamle. Yine paçadan hamle, bu defa Mustafa Batu'dan. Her iki başpehlivan da durumu net bir şekilde farkında, mücadeleleri bunu gösteriyor. Sanki final ya da yarı final güreşini anlatır gibiyiz, o heyecanı bize hissettiriyorlar. Çünkü belki de konumları gereği her iki başpehlivan için, özellikle Furkan Durmuş Altın için final niteliğinde bir müsabaka bu. Sıklıkla belirtiyorum, Furkan Durmuş Altın 19. sırada şu anda. Fakat rakipleri eğer burada müsabakayı kaybedecek olursa onu geride bırakıp 24'ün dışında tutabilirler mi? Bu ihtimal kuşkusuz var ve bu ihtimale yakalanmak istemiyor öncelikle Furkan Durmuş Altın. Mustafa Batu belki ilk 24'te bu müsabakayı kazansa bile tutacak kendisini. Ama onun da ilk 8 iddiası var. Seri başı başpehlivanlar arasında bulunma iddiası var. Boynurukta tuttu. Bir an koltuk altı geçti ama devamına izin vermedi. Tek bir silah var, sola dalışı. O sol ayağı hep geride, farkındaysan
ekranları başında güreş severler de fark ediyordur. Mustafa Batu'nun sol ayağından bahsediyorsun. Evet, o dalışı tek bir şansı var. O sol ayağı bulabildiği takdirde, o sanırım bir 10 dakika önceydi bulmuştu o ayağı ama şu anda çok güçlü saklıyor o ayağı Mustafa Batu. Branda altı mı daha iyiydi Recep? Ne diyorsun? Branda'nın altında mı daha iyiydik? Yağmur yağınca biz de kendimizi kurduk. Aynı zamanda hem de yayın yaptığımız aletleri de, monitörlerimiz ve ses aletimizi. Yine hafif hafif çiseliyor ama biraz önceki etkisini kaybetti. Kurşdereli Er Meydanı'ndaki yağış. Ama Mustafa Batu Furkan Durmuşaltın müsabakası kıyasıya devam ediyor. Biraz da şu anda mental olarak Furkan Durmuşaltın sanki iplerini almış gibi bir öngörüde bulunabilirim. Dalga dalga değişebiliyor, değişkenliğini gösterebiliyor her iki mücadeleci de baş pehlivanımız. Her iki baş pehlivandan da hareket bekliyor. Karşılaşmanın hakemi bir an durdular. Sanki adeta nefeslendiler. Şimdi dalma teşebbüsünü iyi karşıladı Mustafa Batu. Bir kez daha yüklendi. Yakaladı sol bacağı. Paçayı yakaladı ama devamını getiremedi. Şimdi kasnakta yakaladı Mustafa Batu. Bakalım bu avantajdan yararlanabilecek mi? Belki bu müsabaka boyunca ilk kez yaşandı. Furkan Durmuşaltın sökemedi ilk çabasında Mustafa Batu karşısında kasnağını kurtaramadı. Halen yükleniyor. Şimdi kurtarma çabası. Bu da bir başka güzel bir taktikti. Genellikle bacağı arkaya doğru atarak orada kasnaktan kurtarıyor kendilerini ama kendisini aşağı doğru atarak da o hamleden kurtulabiliyor. Çünkü kasnağı çiftleseydi çok tehlikeli olabilirdi. Ona müsaade etmedi. Mustafa Batu çok net bir güreş taktiği söz konusu. Furkan Durmuşaltı'nın da biraz ezber bozan sağ ayağda dalışı denemesi gerekiyor hep soldan. Evet, şu anda paçaya uzandı. Dış kasnakta Mustafa Batu sert bir boyundurukla karşılık verdi. Şimdi yine söküyor Furkan Durmuşaltın. Neredeyse oyun yaparken oyuna yakalanacaktı. Arka arkaya dalışlar söz konusu ama uzak kaldı. Çayır hakemi Osman Yasak. Hareket bekliyor. Geri adımlıyor. Furkan Durmuşaltın, Mustafa Batu yine yakaladı kasnaktan ama bariyerlere kadar gelindi. Belki de o da artık ihtar gösterin beklentisi içerisinde ona zorlamış gibi bir hali var veya ona zorluyormuş gibi bir hali var. %100 o şekilde. Puan almak değil, 3. ihtarı kovalıyor Mustafa Batu. Başlayıcılarımız saat 14.30'da ikinci vurgularımızı çekmek üzere her meydanında Mustafa Batu şu anda boyundurukta tuttu ama Furkan Durmuşaltın yine iyi sıyırdı kendisini bu hamleden. Şu bir gerçek, iki baş pehlivanın ikişer ihtarı var ama asla kolay kolay 3. ihtarla atılacakları kanaatindeyim. Çünkü mutlaka bir risk alacak. Yine Mustafa Batu
yüklendi. Bir an dizleri üzerindeydi. Furkan almış altı, şimdi yine tek daldı ama şimdi bir kez daha yakaladı. Bir kez daha yakalama fırsatı ama uzak tutuyor yine Mustafa Batu kendisini rakibinde. Furkan Durmuşaltı'nın o dalma teşebbüslerinden şu ana kadar sonuç çıkmaması dikkat çekiyor. 1 saat 15 dakika geride kalıyor. 76. dakikadayız. Ama hakikaten üst düzey bir çarpışma yaşanıyor iki baş pehlivan özelinde. Tebrik ediyorum ikisini de gönülden. Bir kez daha yüklendi ama Mustafa Batu yine bir kez daha karşılık verdi. Mustafa Batu'nun bu yıl 3 finali, 2 baş pehlivanlığı var. Kırklareli'nde Büyük Mandıra yağlı güreşlerinde ve Isparta'da Uluborlu yağlı güreşlerinde kürsünün en üst basamandaydı Mustafa Batu. Çanakkale Çardağı'nda finalistiydi. Furkan Durmuşaltı'nda Mustafa Batu da çok meziyetli. El maharetleri çok üst düzey ama hep Yusuf Can Zeybek'ten neden bahsediyoruz? Sağlı sollu güreşebilen ender baş pehlivan. Dolayısıyla mutlaka pehlivanların, bireysel sporda ya da sporcuların A, B, C planları olması gerekiyor mücadele özelinde. İşte Furkan Durmuşaltın bunun zorluğunu yaşıyor şu anda. Her zaman o sol bacağı, dalışları bulamayabiliyorsunuz. Yine Furkan Durmuşaltın dalma teşebbüsünde bulunuyor. Kasnaktan yakaladı. Arkasına geçebilirdi. Her an bunun farkına vardı. Bir an sonrasında kurtardı. Bir de yükleniyor. Yenişe gidiyor ama bariyerler dinlediler. Yine sonuç alamadı. Özellikle Mustafa Batu sonuç arıyor. 3. ihtarı bekliyor. O 3 parmağını işaret ettiği eli sizin de ekranlarınıza kadar yansıdı. Beklentisi bu yönde. O kasnak hamlesi de onu da çok yordu. 3. ihtarı vermeyecek misiniz? Serzenişinde bulundu. Tekrar mücadele kaldığı yerden devam edecek. Furkan Durmuşaltı'nın hayallerini öyle 3. ihtarla kule hakemleri bitirme arzusunda değiller. Bunun için de direniyorlar ayrıca. Bunu da ifade edebilirim. İlk turdaki tek tamamlayanların 11 müsabaka içerisindeki tek tamamlanmayan karşılaşma şu anda ekranlarınızda devam ediyor. Yine Furkan Durmuşaltı yüklendi. Uzak tutma çabasındaydı Mustafa Batu. Sanki her an sonuç alınabilecekmiş gibi artık geliyor. kırılma anlarına geldi. Faruk Mutkan çok iyi gözlemliyorsun. Çok net bir ifade. Bu kez rüzgar Furkan Durmuşaltı'nın arkasından esmeye başladı. Furkan Durmuşaltı ekranlarınızda. Mustafa Batu geri dönüşlerde biraz daha zorluklar yaşamaya başladı. Kasnaktan yakaladı. Şimdi o ileri geri doğru adımlıyor. Boynu duruk. Furkan Durmuşaltı yükleniyor. Şimdi o bekliyor 3. ihtarı. Az önceki 3 işareti Mustafa Batu'dan karşılığını veriyor Furkan Durmuşaltın. Roller değişti bir anda. Mustafa Batu bu arada başını tutuyor. Belki yüzüne bir darbe aldı ama müsabakanın hakemi devam ediyor. Belki bir kanama görmedi orada ama ekranlarınıza Furkan Durmuşaltın. Mücadele devam ediyor. Yine yüklendi. Geri adımlıyor Mustafa Batu. Arkasına almış olduğu rüzgarı Paçadan yakaladı. Paçadan yakaladı. Kasnaktan da ama arkasına geçiyor Mustafa Batu. Farkına vardı. Atma çabasında. Neler oluyor? Bir anlık sonuç. Furkan Durmuşaltın kazanıyor. Bastırdı ve kazandı. Furkan Durmuşaltın Mustafa Batu'ya üstünlük sağlıyor. Olmak ya da olmamak adına o dalışı, o bastırışı son 24'e tutunuşuydu Furkan Durmuşaltın adına. Kündeyi yakalamış, kaçırmış ama muazzam bir o dönüşler var ya, el becerisi. Çok yüksek bir baş pehlivan demiştik Furkan Durmuşaltın özelinde. Faruk, şimdiki ilk turlara baktığımızda Turan Balaban biliyorsunuz 23. sırada, Süleyman Başar 22. sırada, Mustafa Doğan Özkaya 21. sırada, Furkan Durmuş Altun 19. sırada, Osman Aynur 18. sırada, Enes Doğan
15. sıradaydı. Bu gerçekten çok önemliydi. Bu tur onlar için çok önemliydi. Devam edip etmemek. Yola devam diyorlar bu pehlivanlar. Çünkü Turan Balaban, Süleyman Başar ve Mustafa Doğan Özkaya 14'er puanı vardı. Furkan Durmuş Altun'un 16 puanı var. Ali Yanatma 56. sıradaydı. O 2 puanla. O da 64'e kaldı. Hamza Köseoğlu zaten ilk 30 pehlivan arasında değil. O da 64'e kalan pehlivanlar arasında. Bakalım bir şansları olacak mı? Hep birlikte göreceğiz. İşte ilk tur kazananlar ekranlarınızda: Osman Ayrur, İsmail Erkal, Furkan Durmuş Altın, Turan Balaban, Mustafa Taş, Hamza Köseoğlu, Ali Yanatma, Mustafa Doğan Özkaya, Recep Kara ve Süleyman Başar'la Enes Doğan adlarını son 64 turuna yazdırdılar. 2.5'ta kura çekimi olacak. Son 64 turu kurası saat 14.30'da çekilecek. İşte o müsabakalarda kazananlar 2 puanın sahibi olacak. Artık bundan sonrasında her turda kazanan başpehlivana puan verilecek. 64-32 son 16 turları, çeyrek final, yarı final kazananlar hep 2'şer puan alacaklar. Finalde kazanan da 2 puan alacak ama ekstra 4 puanı var. Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinin kurallar gereği. Sıklıkla ifade ediyoruz. Başpehlivanlar öncelikle ilk 24'te yer almayı amaçlıyorlar. Sonrasındaki hedef iyi bir torbada bulunabilmek. 24 3 torbaya ayrılıyor. İlk 8 en avantajlı grup. Seri başları. İkinci ve üçüncü torbalar birbirleriyle karşı karşıya gelecekler. Önümüzdeki yıl Kırkpınar başpehlivanlık mücadelesinde 32'yi tamamlayacak. 8 başpehlivan elemeden gelecek. 32 başpehlivan katılacak Kırkpınar yağlı güreşlerine. Orada başpehlivanlık mücadelesi verecekler. Kıyasıya bir mücadele olacak. İşte o mücadelenin habercisi adeta CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ndeki bu kıyasıya rekabet, bu mücadeleler. Tabii hep az önce ifade ettik ya, efsane Ahmet Taşçı sadece Kırkpınar'da değil, Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinde de kazandığı altın kemerlerle ve 2 kez sürekli sahip olduğu altın kemerlerle dikkat çekiyor. Orhan Okulu yine burada altın kemerin sahibi. İsmail Gümüş yine aynı şekilde, İbrahim Gümüş düzeltiyorum, yine aynı şekilde burada altın kemerin sahibi. Kırkpınar'da da altın kemerin sahibi olmak elbette ki her zaman için değerli. Bu altın kemer neymiş bir bakalım, niye bu kadar çok söz ediliyormuş, devam edeceğiz. Her pehlivanın hayali, güreş hayatlarının zirve noktası. Altın kemer. Kırkpınar güreşlerinin simgesi haline gelen kemer kuşanma geleneği ilk olarak 1939 yılında uygulandı. O tarihte adını da Kurtdereli'den alan kemer kuşanma geleneği Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına başlatıldı. Kemerin halkalarına zincirlerle asılı 10 yazısız madalya tasarlandı. Bu madalyalara her sene Kırkpınar'ı kazanan başpehlivanın ismi yazılacak. Kemer 10 sene sonra Kırkpınar'da en az 3 defa başpehlivan olan isme ebediyen verilecekti. İlk kemer 1941 yılında Hüseyin Alkaya'nın oldu. Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan 1939, 1940, 1941 yıllarında başpehlivan olarak kemerin ilk daimi sahibi oldu. İlk kemerin malzemesi altın değildi. Kemer 1959 yılında altından yapıldı ve daha ihtişamlı bir hale dönüştürüldü. 22 ayar altından üretilen ve yaklaşık 1 kilo 400 gram ağırlığında yapılan kemer, o tarihten bu yana yağlı güreş organizasyonlarının en prestijli ödülü olarak anıldı. 1960 yılında İbrahim Karabacak'ın kuşandığı altın kemerin ilk ebedi sahibi 1966, 1967 ve 1968 yıllarında üst üste Kırkpınar başpehlivanı olan Ordulu Mustafa Bük oldu. 1976, 1977, 1978 yıllarının kazananı Karamürselli Aydın Demir,
ve 1982, 1983, 1984 yıllarının baş pehlivanı Denizlili Hüseyin Çokal birer kez kemerin daimi sahibi oldular. Altın kemerin son daimi sahibi ise Ahmet Taşçı oldu. Taşçı ayrıca altın kemerin 2 kez ebedi sahibi olan tek baş pehlivan olarak Kırkpınar tarihinde ayrıcalıklı bir yere oturdu. 1990, 1991 ve 1992 yıllarında üst üste 3 kez, 1995, 1996 ve 1997 yıllarında 3 kez olmak üzere 2 altın kemerin ebedi sahibi oldu. 1990'lı yıllarda efsaneleşen ve megastar namıyla anılan Karamürselli Ahmet Taşçı 9 kez Kırkpınar Başpehlivanlığı gururu yaşadı. Ahmet Taşçı'dan sonra 1997 yılından bu yana ise Kırkpınar'ı üst üste 3 kez kazanabilen bir başpehlivan çıkmadı. 24 yıl önce yapılan altın kemer pehlivanlar arasında sürekli el değiştiriyor. Ali Gürbüz çok yaklaştı Kırkpınar'ın sürekli sahibi olmaya. Ahmet Taşçı'dan sonra Mehmet Yeşil yaklaştı yine altın kemerin sürekli sahibi olmaya Ahmet Taşçı'dan sonra ama sonucu getiremediler. Tabii her başpehlivanın hayali öncelikle Kırkpınar'da başpehlivanlık elde etmek. Yani o kemeri kuşanmak. Artık ondan sonrasında hep kemerli başpehlivan olarak tanımlanıyor. Sırf bu yüzden. Recep Karada dahil. Benzer durum geçerli. Fakat bunu üst üste kazanıp sürekli sahibi olmak işte az önce de gördüğünüz gibi her başpehlivana nasip olmuyor. Bakalım Yusufcan Zeybek'e nasip olacak mı? Hep birlikte göreceğiz. 2023 Kırkpınar başpehlivanı bir kez daha muhterem annesinin kaybından dolayı kendisine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Annesinin de mekanının cennet olması dileğini bir kez daha iletiyoruz. İşte Kırkpınar başpehlivanlık finali ekranlarınızda. Özkan Yılmaz'ı çeyrek finalde, Hüseyin Gümüşalan'ı yarı finalde yendi İsmail Balaban. Yusufcan Zeybek de Fatih Atlı'ya çeyrek finalde, Mehmet Yeşil'e yarı finalde üstünlük sağladı, adını finale yazdırdı. İsmail Balaban! Antalya! Elmalı Aksar! Allah Allah! İllallah! Muhammedun Resulullah! Başpehlivanlık finaline alkışlarla diyelim inşallah. Allah devam etsin. İşte İsmail Balaban. İşte Yusufcan Zeybek. Faruk, bir küçük hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsun Cumhuriyet dönemimizin ilk başpehlivanı Arnavut Benli Abdullah'tı. Bakalım 100. yılın son başpehlivanı İsmail mi olacak, Yusufcan Zeybek mi olacak? Bunu hep birlikte izleyeceğiz. Ve işte final mücadelesi başladı. İsmail Balaban solda, Yusufcan Zeybek sağda. Her ikisi de birbirinin hamlesini bekliyor gibiler. Bir kez daha Kasnak'ta söktü. Yine paçaya doğru hamlesi. Bir kez içte dizleri üzerinde iki güreşçide, sonuç yok. Sanki biraz nefeslenmiş gibiler. Paçayı hemen hamle yaptı İsmail Balaban. Kasnak'ta çekildi. Bir kez daha uzak tutuyor kendisini Yusufcan Zeybek. Koltuk altından savunma yapıyor. Özellikle sağ paçasını daha geride tutuyor. Çünkü İsmail Balaban'ın sol pençeleri çok güçlü. Bu aralar sağ pençesini daha fazla kullanmaya başladı yalnız. Bir kez daha yakaladı. Bir kez daha hamlesini yapıyor. Paça Kasnak'tan ama yine sonuç alamadı. Müsabakanın en heyecanlı anlarında bu hamlesiyle rakibini altına almıştı İsmail Balaban. Ancak sonuç alamamıştı. Üstüne gidiyor rakibinin. Ve sarılıyorlar, helalleşiyorlar. Alkış alıyor.
Puanlama bölümü başladı. Müsabakanın başlamasından bu yana 45 dakika geride kaldı. Her hamle çok kritik artık. İşte güreş. Çekti elense. Sonrasında paçaya doğru hamle. Yusufcan Zeybek. Çok dikkat çekici hamleler Yusufcan Zeybek'ten geliyor. Bu defa kendisini uzak tutan İsmail Balaban oluyor. Herhangi birinin kasnaklara uzandıktan sonra güreş ayrı bir noktaya evrilecek Faruk Mutkan. Kasna hamle yok. Sonuç yine üstüne gidiyor Yusufcan Zeybek. Ve çayır hakemi Olga İnce hemen bir pasifize ikazında bulundu ama kule bakalım nasıl uygulayacak veya oldan alacak mı? Sonrasında daldı. Atma kaçaması içerisinde. Yusufcan Zeybek tuttu. Yükleniyor. Kazandı. Kazandı. Yusufcan Zeybek. Yusufcan Zeybek. Yusufcan Zeybek. Kırkpınar Başpehlivanı. Türkiye Başpehlivanı. bayan da yaptı. Değerli güreş severler, bir anda Yusufcan Zeybek silahını ateşledi. İnanılır gibi değil. Müthiş bir galibiyet. Yusufcan Zeybek işte ustası sayılabilir. En azından büyüğü, çok büyük emeği de var, beraber çalışıyorlar. Sevincini yaşadı. Sonra geldi İsmail Balaban'ı teselli ediyor. Türkiye Adı Güreşi yeni bir yıldız, yeni bir star kazandı Faruk Mutkan. Yusufcan Zeybek işte o starın adı. Ve birincinin madalyası, kupası, Yusufcan Zeybek'in madalyası ve kupası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan takdim ediliyor. Ve Başpehlivan Yusufcan Zeybek, Antalya. İşte altın kemer. Bütün gözlerin üzerine çevrildiği ödül. Yusufcan Zeybek kuşanıyor. Çok yakıştı. Maşallah, Allah nazarlardan korusun. Başpehlivanlıkta kura çekimi biraz sonra yapılacak. Biz de bu fırsattan istifade sizleri hem biraz da hem hatırlatmalar yapmak istiyoruz. Sizleri tarihle de buluşturmayı istiyoruz. Tabii bir de şimdi evet meraklısı ekran başında. Bunu biliyoruz. Belki hep ben öyle düşünmüşümdür. Belki bir genç gelecek, ilk defa izliyor olacak çocuk, merak salacak. Onu da bilgilendirmek de gerekebilir diye düşünürüz hep. Ve dolayısıyla da işte o kemeri anlatan, hatta hazır arkadaşlarımız fırsat bulursak vereceğiz. İşte ağalık nedir onu anlatan, yağlanma nedir, nasıl yapılır, kısmet nedir, hep bu türden detaylara da bakacağız ama hazır yine finallerden verelim. Sen Yusufcan Zeybek'in, benim adayım o. 3 kez üst üste kazanır ve altın kemerin sürekli sahibi olur. Adayım gel doğrusunu istersen. Senin adayın peki var mı? Yusufcan Zeybek için sen ne demek istersin Recep Tosun? Özellikle önümüzdeki yıldan itibaren yeni işlerle başpehlivanlık nihayete erececeği için karşılaşmaların tamamı özelinde ben Yusufcan Zeybek'in, Orhan Okulu'nun, Ali Gürbüz'ün tekrar yükselişe geçeceği altın kemer umudunun bir kez daha yakalayabileceğine inananlardanım. Açık söyleyeyim. Sadece Yusufcan Zeybek diyorsun ama aralarında o da var diyorsun. Ama tabii hani altın kemer deyince akla gelen isim Ahmet Taşçı. 1997 finaline gidiyoruz. Alta düştüm diye üzülme, üste çıktım diye sevinme. Vur sarmayı künteden at, gönder Hazreti Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salavat. Allah Allah, illallah, Muhammedun Resulullah. Son finalde ellerinizi hazırlayın, başpehlivanlara alkışlanın diyelim maşallah. 1997 yılı Başpehlivanı işte bu karşılaşma sonunda belli olacak. Ahmet Taşçı, Cengiz Elbey'e mücadelesi değerli seyirciler. Ahmet Taşçı 37 yaşında 1990, 91, 92, 93, 95 ve 96 yıllarında başpehlivanlığı kazanmıştı. 1986'da başorta birincisi, 1986'da 87'de başaltı birincisi. Ustası Kadir Birlik
ikinci altın kemere gidiyor değerli seyirciler. Cihan pehlivanlarımızdan Kurtdereli sözlerine bakın, şu sözlerle güreşiyordu. Ben güreşirken arkamda daima Türk milletinin bulunduğunu düşünün diyordu ve şimdi Kırkpınar'da baş pehlivanlık mücadelesi başlıyor. 40 dakika bu güreşin süresi değerli seyirciler. İki pehlivan önce halka tanıtıldı, ardından peşrevlerini yaptılar ve kapıştılar. İşte Kırkpınar, işte yağlı güreş. Cengiz Elbey'e son derece pasif şu dakikalarda savunma güreşi yapıyor. İç kazıktan ters paçaya döndü Ahmet Taşçı. Rakibini öyle açmayı düşünüyor. Ellerini payanda yaparak kurtulmaya çalıştı. Paçadan yakalamayı düşündü. Bir kez daha iç kazık ve ters paçamı bakıyorum açmaya çalışıyor. Ahmet Taşçı biraz hareketlendi ve rakibini çevirdi. Evet sevgili seyirciler, karşılaşma sona eriyor ve Ahmet Taşçı rakibini açık düşürerek bir kez daha Kırkpınar'da şampiyon oluyor. Böylece altın kemeri bir kez daha kazanma başarısını gösteriyor Ahmet Taşçı. Evet sevgili seyirciler, Ahmet Taşçı rakibinin iç kazık ve paçayla çevirdi ve böylece Kırkpınar'da bir kez daha birincilik kürsüsüne çıkma hakkını elde etti. Kırkpınar başpehlivanı Ahmet Taşçı'ya ebediyen saklamak üzere altın kemer takılıyor. Bu Ahmet Taşçı'nın sakladığı ikinci kemer olacak. İşte kazanılan son altın kemerdi bu. Sürekli sahibi olunan altın kemerdi bu. Ahmet Taşçı Cengiz Elbey'e üstünlük sağlayarak Kırkpınar finalinde bunu başardı. Ve ondan sonrasında da altın kemer sahibini aradı. Yaklaşanlar oldu ama ve sonunu getirebilen olmadı şu ana kadar. Hep söyleniyor zaten. Biraz önce kıymetli büyüğüm Cihat Soysal anlatımıyla izlediğimiz o final müsabakasında da o da belirtmişti. Altın kemerle ilgili bilgiler aktardığımız klibimizi de sizlerle paylaşmıştık. Kurtdereli Mehmet Pehlivan adına aslında hep yapılıyor altın kemer. Aslında Türk yağlı güreş tarihi için yeni sayılabilecek bir şey. Yani 1000 yıla yaklaşan belki de yani 700 yılı bulan o tarihinde altın kemer aslında son 60 yılında olan bir şey. Fakat yine de büyük önem kazanıyor. Kurtdereli adına da verilmiş olması da ayrıca önemini de arttırıyor kuşkusuz. Kurtdereli peki nasıl bir pehlivandı Hüsnü Kaptan? Faruk, cihan şampiyonu Kurtdereli. Sevgili izleyenler, herkese merhabalar. Şimdi sizlere çok güzel bir projeden bahsedeceğim. Herkesin beklediği, aylardır sorduğunuz bu proje artık faaliyete girdi. Ekin Gayrimenkul bünyesinde. Biz şu anda Gelibolu'dayız, Bolayır köyündeyiz ve çok güzel bir projeden bahsediyorum. Burada toplam 50 parsel var. Hani diyordunuz ya şöyle Saros Körfezi'ne yakın bir yer ayarlayın, bulun, bizlere sunun, biz alalım. İşte Marmara Denizi'ne yakın olsun, denize yakın olsun. Biz biraz daha İstanbul'dan uzaklaşmak istiyoruz diye birçok talepte bulunmuştunuz. İşte bizler yaklaşık 3-4 ay çalışmanın sonucunda şu anda üzerinde bulunduğumuz parselimizin satışına başladık. Kıymetli izleyenler. Evet, 225 metrekare olaraktan toplam 50 parselimiz var. Bu 50 parselde 225 metrekare ve bir parselimiz kısa süreliğine kampanya dahilinde 449 bin lira.
Evet, gerçekten çok güzel bir yer. Otobanı zaten görüyorsunuz ekranda. İnanılmaz güzel bir yerden bahsediyorum. Şu anda ekranda gördüğünüz parsellerimiz, bakın Saros Körfezi'ne 2,5 kilometre mesafede, araçla 5 dakikada inebiliyorsunuz. Hemen diğer tarafın Marmara Denizi, yine aynı şekilde 2,5 kilometre. Yani burada Marmara Denizi ve Saros Körfezi'nin tam ortasında otobanın hemen dibinde muhteşem bir proje. Ve aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. %40 imarı var. Evet, imarlı. İmar planı içerisinde. Etrafı görüyorsunuz zaten. Hemen evlerin yanında elektriği, suyu, her şeyin mevcut. Ulaşım derdi yok. İstanbul'dan otobana bağlanıyorsunuz. Direkt Bolayır'a kadar, arazinin başına kadar gelebiliyorsunuz. Öyle güzel bir yer. Bence bir zaman ayırın. Çünkü burası sizin için bulunmaz bir şey. O kadar net söyleyebilirim. Ve ben de çok heyecanla anlatıyorum. İnşallah ben de buradan kendime bir parsel alacağım. Çünkü böyle yazın gelip kafamızı dinleyebileceğimiz, ondan sonra aracımızla hemen Saros Körfezi'ne gidebileceğimiz veya biz dedik ki Marmara Denizi'ne gidelim, denize girelim. Hangisini arzu ediyorsak, çocuklarımız hangisini istiyorsa oraya götürebiliyoruz. Gerçekten müthiş bir yer. Dediğim gibi %40 imarlı, güzel bir konumda. Elektriği, suyu mevcut, yolu mevcut ve Bolayır'dan bahsedeyim biraz sizlere. Bolayır daha öncesinde beldeydi. Şu anda halen aynı nüfus içerisinde. İçerisinde kasabı var, marketi var, her şeyi mevcut. Yani burada Bolayır'a da zaten yürüme mesafesinde, yürüyerek gidebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir yer. Bir vakit ayırın. Hafta içi, hafta sonu fark etmez. Vaktinizi verin bizlere. Gelin görün. Bizim ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Evet, kısa süreliğine 225 metrekare imarlı, %40 imarlı parsellerimiz 449 bin lira kampanya fiyatıyla. Şu anda burada da 50 adet parselimiz var. Belki de bu anonsumdan sonra birçok kişi arayacak. Birçok kişi ben de geleyim göreyim diyecek. Geç kalmayın, siz de arayanlar arasında olun ve şansınızı arttırın diyebilirim. Peki Saros Körfezi duydunuz mu bilmiyorum. Saros Körfezi kendi kendini temizleyen özelliğine sahip. Yani su kendi kendini temizliyor. Deniz kendi kendini temizliyor. Son derece böyle güzel, suyun böyle altını, kumlarını görüyorsunuz. Çok güzel bir denizden bahsediyorum sizlere. Gelin, ilerleyen zamanlarda buraya bir hobi bahçesi yapabilirsiniz. Evinizi yapabilirsiniz. İmarlı olduğunu özellikle söylüyorum sizlere ve en önemli ayrıntısı, bakın 449 bin lira. Emsalleri bunun daha da çok yükseğinde ama bizler Ekin Gayrimenkul olarak bizleri izleyen, Radyo Ekin dinleyen, bizlerin dinleyenleri, izleyenlerine böyle bir kampanya yaptık. Ekran altındaki numaramıza hemen bir çağrı bırakın, sizleri arayalım. Talep çok ama bakalım ne kadar zaman sonra yine bu çalışmalara devam edeceğiz ve sizlere ne kadar istediyseniz bizler o kadar yerde çıkartacağız ve herkesi bir arsa sahibi yapacağız. Deniz dediniz, işte denize 2,5 kilometre mesafede, araçta 5 dakika mesafede, elektriği, suyu, her şey mevcut. Yerleşimin içinde zaten, merkeze, Bolayır merkeze çok yakın. Bolayır merkezinde her şey var. Alışveriş yapabilirsiniz. Kasabı var, bakkalı var, ilkokulu var, her şey mevcut. Otoban zaten görüyorsunuz, hemen dibimizde araçlar geçiyor. Etrafımızda evler var. Burası hemen ana yol. Buradan yoldan geçebiliyorsunuz. Otobana bağlanabiliyorsunuz. Yani hemen sol tarafımda evler var. Burası bir yerleşim alanı. Sizler de buraya ikamet edebilirsiniz. Buraya yerleşebilirsiniz. Yazın geldiği zaman denize evlatlarınızla birlikte, çocuklarınızla birlikte gidebilirsiniz. Sonra ne yapıyorsunuz? Tatile gidiyorsunuz. Binlerce lira para harcıyorsunuz. Ama burada kendi yeriniz olduğu zaman, bir de Saros Körfezi dedim ya, kendi kendini temizleyen bir deniz. Buradan bir yer alın. Gerçekten dua edeceksiniz. Çünkü günden güne artıyor fiyatlar. Günden güne değerleniyor. 449 bin lira artık hiçbir şey değil. Burası için hele hiçbir şey değil. Elektrik var diyoruz, suyu var diyoruz. Yeriniz belli. Şu anda izliyorsunuz, beton direkler dikilmiş değil ama geldiğiniz zaman muhtemelen bütün arazinin etrafı telle çevrilmiş ve herkesin yeri, numaraları belli olmuş olacak. Bir şekilde göreceksiniz. Tapu masrafını ödemiyorsunuz. Ulaşım dediğim gibi çok kolay. Otobanın hemen dibinde. İstanbul'dan otobana bağlandığınız zaman yaklaşık 2 saate kadar, 2 saat 15 dakika gibi sürede buraya varabiliyorsunuz. O da hiçbir şey değil zaten. İstanbul'u şöyle düşünün. Beylikdüzü'nden Tuzla'ya gitseniz bu süre daha da fazla bir süre ama otobandan geliyorsunuz. Hiç yorulmadan, zorlanmadan ailenizi alacaksınız. İster pikniğinizi yapın, ister Saros Körfezi'ne gidin, ister Marmara Denizi'ne gidin. Bu fırsatı değerlendirin diyorum ben. Bu fırsat gerçekten kaçmaz. Ekran altında numaramız var. Arayın, çaldırın. Aklınıza takılan bir şey varsa sorun. Servis saatlerimizi öğrenin. Ve fiyatımız da geçici bir süreliğine 449 bin TL. 225 metrekare buradaki parsellerimiz. Toplam 50 adet var
var. Bakın 50 adet var. Şu anda binlerce insan bizi izliyor. 50 adet belki dediğim gibi şu reklamı izlediğinizin haftasında bitecek. Ama siz de ya ben sonra arayayım demeyin. Bence bunu iyi değerlendirin. Çünkü diyorum ya, Marmara Denizi ve Saros Körfezi'nin tam ortasında, otobanın yanında. Arsa alacağınız zaman bunlara dikkat edin. Bakın otoban yanındaysa, yol kenarındaysa burası değerlenecek yerdir ve değerli bir yerden bahsediyoruz. Ben hem size otoban diyorum, hem Saros Körfezi diyorum, hem Marmara Denizi diyorum, hem yerleşim yeri diyorum, hem elektrik hem su. Yani burada yok. Her şey mevcut. O yüzden değerlendirmenizi özellikle istiyorum. Gelin bir görün, kararınızı öyle verin. Ekran altında numaramız var. Bir kez çağrı dahi atmanız yeterli ve fiyatımızı tekrar söylüyorum. Tapu masrafı bize ait. Bu bir kampanya fiyatıdır. Burasını tanıtmak için uygulanan bir fiyattır. Bu fiyat belki bir hafta sonra olmayacak, belki 10 gün sonra olmayacak veya bu projeden sonraki projelerde olmayacak. Bu projede yerinizi almak için ekran altındaki numaramızı arayın. Burası Gelibolu, Saros Körfezi'ne 5 dakika, Marmara Denizi'ne 5 dakika mesafede, otobanın hemen dibinde, elektrik, su, her şeyi mevcut ve yol kenarında güzel bir proje. Evet, ekran altında numaramız var. Bir çağrı atın yeterli. Tapu masrafı almıyoruz. Takas seçeneğimiz var ve servislerimiz ücretsizdir. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun. Ben buranın lokasyonundan da bahsetmek istiyorum. Şu anda biz arazimizin hemen yanında, parselimizin yanında bulunan yolun üzerindeyiz. Bu yol otobandan çıktıktan sonra Bolayır'a giden yol. Hemen arka tarafımız zaten görüyorsunuz ki otoban. Otobanın arka tarafı da Saros Körfezi. Buradan belki kameralardan net göremiyorsunuz ama çıplak göze baktığınız zaman, buraya geldiğiniz zaman denizi görebiliyorsunuz. 2,5 kilometre. Şöyle bir döndüğümüz zaman, bu tarafa da baktığımız zaman hemen evlerin yanı başındayız. Bunu görüyorsunuz ve üzerinde bulunduğumuz yol Bolayır'a giden yol ve hemen bizim arazimizin yanındaki yol. Hemen orada ben dedim ya, elektrik var, su var dedim. Zaten elektrik direklerini görüyorsunuz hemen arazimizin yanında ve su altyapısı da hemen yine bu ana yolun hemen yanında ve yine bizim arazimizin başında. Yani bizlerin elektrik, su sorunu yok. Yerleşim içerisinde yazlık yapabileceğiniz %40 imarlı Saros Körfezi'ne araçla 5 dakika mesafede, 2,5 kilometre ileride, yine Marmara Denizi'ne aynı şekilde gerçekten güzel bir konum. Ekran altındaki numarayı arayın. 225 metrekare %40 imarlı parsellerimiz kısa süreliğine 449.000 lira. Şimdiden alacaklara hayırlı uğurlu olsun. Bizi izlemeye devam edin. Normal tek dalış yaptı. Minderdeki gibi tek dalış yaptı ama çok süratli, tamponlu bir şekilde rakibi vurarak düşürdü. Yalnız tehlikeli pozisyonun kararında çok net bir şey söylemek mümkün değil. Yani sanki yengi oldu gibi ama çok zor. Şimdi görüntüler ve burada bir belirsizlik yaşandı ama ardından kule hakemleri son kararı, nihai kararları verdiler ve bunun sonrasında Recep Kara 643. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin baş pehlivanı oluyor sayın seyirciler. İşte büyük bir sevinç yaşıyor. Ustalara saygı kuşağı gibi oldu aynı zamanda. Sadece baş pehlivanlara da değil, kuşkusuz işte Cihat Soysal'ı, Cihat abiyi gördük, dinledik. Bir de Birol Reçber 2004 finalini anlatmış. O da benim özellikle meslek yaşantımda büyük katkısı vardır. Kıymetli ustama ve kıymetli kardeşime bir kez de buradan selamlarımı iletmek isterim. Kolay gelsin ona, yolu açık olsun. Baş pehlivanlık kura çekimini bekliyoruz. Baş altında ikinci tur. Şimdi salavatlanarak pehlivanlar er meydanına salındılar. Onlar için peşrev zamanı. Kısa bir süre içerisinde de baş pehlivanlık kurası çekilecek. Zaman zaman yağmur çiseliyor, zaman zaman güneş kendisini gösteriyor. Bugün Kurtdereli'de durum bu.
Mevsimin normallerinin şu andaki bu mevsime göre bile aslında serin bir havanın olduğunu söyleyebiliriz. Bu yaz çok sıcak geçti gerçekten de. Hani bunaldık bile diyebiliriz bu sıcaktan dolayı. O yüzden de pek şikayet ettiğimiz söylenemez. Doğrusu kendimizden çok yayın yaptığımız aletleri korumaya çalışıyoruz. Bu yağıştan zaman zaman esen rüzgar da ayrıca eşlik ediyor bu yağışa. Böyle bir hava atmosferinde müsabakalar devam ediyor. Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinde. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin son ayağı bu artık. 7. ayak. Her şey burada belli olacak. Belli olan detaylarda var kuşkusuz. İşte başpehlivanlıkta Orhan Okulu'nun lig şampiyonluğu. Orhan Okulu ile birlikte Ali Gürbüz'ün ilk 8'de yer almayı garantilemesi gibi detaylar. Alt boylarda özellikle baş altında müthiş bir mücadele yaşanıyor. Oradan iki pehlivan başpehlivanlıkta mücadele etme hakkı elde edecek. Onun için mücadele ediliyor ki henüz garantilenmiş bir durum yok. Her an her şeyin olabileceği bir boy. Özellikle baş altı. Geride kalan 6 ayağın 6'sında da farklı pehlivanlar birinci oldu. Baş altında. Onlardan biri Osman Kan'dı. Osman Kan Kırkpınar'dan artık başta güreşme hakkı elde etti. Diğer 5 pehlivanın da o şansı devam ediyor. Baş altında ve onun da heyecanı gerçekten bambaşka. Büyük ortada yine aynı şekilde. Küçük orta küçükte, küçük orta büyükte yine benzer mücadeleler devam ediyor. Şener Sar'a bir mikrofonu uzatalım. Şu anda başaltı boyları ikinci tur sayıldı Sayın Mutkan. İkinci tur salındı. Şu anda favoriler devam ediyor. Yoluna devam ediyor. Hamza Özkaradeniz, Serhat Elvan, Emirhan Ergin, Metin Alparslan Temizci, Seçkin Duman, Tolga Turan. Hepsi devam ediyor. Tabii ki büyük bir heyecan var, büyük bir beklenti var. Tabii ki favoriler yoluna devam ediyor. Bakalım yani yarına kim kalacak? Tabii ki ya da Hamza Özkaradeniz şu anda benim nazarımda bir adım önde. İlk turu geçti, ikinci turda yine aynı şekilde. Arkadan gelenlerin, puanları düşük olanların yakalaması zor. Çünkü ilk turda turu geçti, 1 puan aldı. İkinci turda geçti takdirde 2 puan alacak. Sonuçta 43 puana ulaşacak. Yani Hamza Özkaradeniz belki de cumartesi akşamı bitirirse cumartesi akşamını daha doğrusu pazar gününe geçtiği anda zaten artık garantilemiş olacak belki de. Kesinlikle garantilemiş olacak. Çünkü kurasını demin gördüm. Gerçekten yani geçebilecek bir kurası var. Belki de cumartesi akşamı dediğimiz gibi baş pehlivan olarak pazar gününe çıkacak Sayın Mutkan. Diğer boylar bu detayı bulursak mutlaka ifade edelim izleyenlerimize Şener Sar. Tabii ki yine büyük güzel bir detay yakaladınız. Teşekkür ediyoruz. Büyük ortada yine favorilerden Mehmet Kırat yenildi. Diğerleri yoluna devam ediyor. Mehmet Kırat yenildi. Mehmet Kırat yenildi Ankara Aski'den. Rıza Durmuş, İmran Vardi, Batuhan Güzel, diğer Abdülmurat Aldan, bunlar Emre Duman, bunlar devam ediyorlar. Bunlar da tabii ki ilk 4'e girmek için puanlarını alıp da ilk 4'e girip bir üst kategori yükselmek için mücadelelerini gösterecekler. Küçük orta büyük boy ikinci turda onlar da devam ediyor. Küçük orta küçük boyda dediğimiz gibi 61 puanda Emirhan Saygı var. Küçük orta küçük boyda. O da Ankara Askeri Spor Kulübü'nün sporcusu. O da favorilerden. Yusuf Kırat o da artık zaten olmayınca. Tabii ki. Mehmet Kırat. Fırat Kırat. Tabii iki kardeş bunlar. İki kardeş bunlar. Biri şimdi oradan aileden biri yani halen yoluna devam ediyor ama galiba değil tabii mi? Büyük, tabii aynen devam ediyor. Kıratlardan bir tanesi devam ediyor. Küçük orta küçük boyda. Tabii ki burada da küçük orta küçük boyda ilk 8'ler, ilk 8 yani puanı en yüksek olan sporcular bir sonraki güreşte yani elmalı güreşlerinde büyük ortaya güreşecek. Diğer alt boylarda dediğimiz gibi devam ediyor. Onları da yakından takip ediyoruz. Şu detayı da mutlaka verelim. Küçük orta küçükte 8 pehlivan bir üst boya yükselecek. Küçük orta büyükte 4, büyük ortada 4,
Baş altında 2 baş pehlivan. Yine hatırlatma yapalım Sayın Mutkan. Elmalı güreşlerine, boylarında birinci olanlar ve baş altında birinci olan pehlivan, baş altında birinci olan pehlivan başa çıkacak. Diğer boyların birincileri de bir üst kategoriye yükselecek. Böyle bir federasyonumuz Sayın İbrahim Türkeş yönetiminin almış olduğu karar neticesinde böyle bir seyircilerimize de duyuralım buradan. Tüm seyircilere iyi seyirler diliyoruz. Kura çekimiyle ilgili hazırlık yapılıyor şu anda Er Meydanı'nda. İlk turun kurası kayıt sırasında çekiliyor. Eşleşme hemen belli olmuş oluyor zaten daha müsabakalar başlamadan. Ama ikinci tur ve sonrasındaki turlar kura çekimi Er Meydanı'nda yapılıyor. Her pehlivan biraz sonra elini o topların bulunduğu küreye atacak. Oradan kurasını çekecek ve eşleşmeler belli olacak. Hatırlatalım. İlk turdan Osman Aynur, İsmail Erkal, Furkan Durmuşaltın, Turan Balaban, Mustafa Taş, Hamza Köseoğlu, Ali Yanatma, Mustafa Doğan Özkaya, Recep Kara, Süleyman Başar ve Enes Doğan adlarını ikinci tura yazdırmışlardı. Geriye kalan 53 baş pehlivan zaten ilk turdaki kura şansıyla atlarını ikinci tura yazdırmışlardı. Bu 11 baş pehlivan onlara şimdi katılıyor. Ve 64 baş pehlivanın kura çekeceği ikinci tur müsabakaların kurası da biraz sonra çekilecek. Orhan Okulu'nun şampiyonluğunu Ali Gürbüz'ün ilk 8 garantilediğini az önce ifade etmiştik. 6 puana sahip Cengizhan Şimşek. Acaba nasıl bir performans ortaya koyacak? Merakla bekliyoruz. O da kendisini ilk 24'e atabilecek mi? Kuşkusuz bu ihtimal var. Ama bu fırsatı değerlendirebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Belki de başpehlivanlıkta en çekişmeli müsabakalar işte ilk 24'e kendisini atmak için mücadele eden pehlivanlar arasında olacak. Çünkü özellikle 24 güreşçinin sıralandığı o son sıralar, özellikle 21, 22, 24'ten sonrası 25-26 puanlar birbirlerine çok yakın orada başpehlivanların. Ve o başpehlivanların bu yakın olan bu puanları da onları da etkileyecek müsabakaların ortaya koyarken. Sıklıkla ifade ediyoruz. 24 başpehlivan CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nden doğrudan Kırkpınar'da mücadele etme hakkı elde edecek. Kırkpınar'da önümüzdeki yıl 32 başpehlivan olacak. Bu 32 başpehlivanın 8'i elemeden belirlenecek. 4 torba olacak. Birinci torba ilk 8 seri başı. 24'e kadar olan diğer başpehlivanlar ikinci ve üçüncü torbayı oluşturacak. Dördüncü torbada elemeden gelen 8 başpehlivanın bulunduğu torba olacak. Son 16 turu dahil hep seri başı uygulaması yapılacak. Birinci turdaki, birinci torbadaki başpehlivanlar hep dördüncü torba ile eşleşecekler. Sonrasında yine seri başı eleme uygulaması devam edecek. Çeyrek finalde sadece bu seri başı uygulaması yapılmayacak. Tüm başpehlivanlar kurada hep aynı kürede olacaklar, aynı torbada olacaklar. Mustafa Batu'nun az önce Furkan Durmuşaltı'na yenildikten sonra ilk torbada seri başı olması ihtimali kalmadı. Şu anda ikinci torbada o. Tabii rakiplerinin alacağı sonuca göre durum değişebilir ama ikinci torbada kalması ihtimali durumu kuşkusuz daha yüksek.
Acaba orada Hüseyin Gümüşalan, İsmail Koç, Yusuf Can Zeybek, Mehmet Yeşil nasıl performans ortaya koyacaklar? İsmail Balaban'ı ve Serhat Gökmen'i kuşkusuz biraz daha avantajlı görebiliriz. Mustafa Batu'nun yokluğunda acaba hemen ilk torbaya yakın olan ikinci torbadaki başpehlivanlardan Serdar Yıldırım acaba nasıl bir performans ortaya koyacak? Bu da merak konusu olan konulardan biri. Bu arada bu önemli bir detay da var. Onu da ifade edelim. İlk 24 arasına nasıl girilecek? Diyelim ki puanlar eşitse nasıl bir kriter uygulanacak? Daha önce ifade etmiştik ama belki daha sık ifade etmemiz gerekiyor. Sırasıyla puanlama harici galibiyeti en yüksek olan burada avantaj sağlayacak. Şimdi bazı başpehlivanların neden özellikle puanlama haricindeki galibiyeti hedef gösterdikleri daha net bir şekilde anlaşılıyor. Kötü puan en düşük olan sporcu sıralamasıyla böyle. Hak mahrumiyeti cezası en düşük olan sporcu. Gençlik avantaj sağlayacak. En genç sporcu, yani aralarında gençlik daha gençse en genç sporcu orada ilk 24'te yer alacak. Ve tartı da yine aynı şekilde, özellikle tartı da önemli olacak. Daha hafif çeken avantajlı halde olacak. Yine eşitlik halinde. Kura çekimiyle ilgili hazırlıklar yapılıyor. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi organizasyonunda işte Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Balıkesir ve Karesi Belediye Başkanları ve Kortdereli ağası ekranlarınıza yansıyor. Bu selamlama turu da yine yağlı güreşte bir adet. Organizasyon sorumluları ve ev sahipleri burada katılım gösterenleri selamlıyorlar. Er meydanında onlar da bu şekilde boy gösteriyorlar. Evet, Karaşehir Belediye Başkanımız Sayın İlker Ozan, Karaşehir İlçe Kaymakamımız Sayın Bekir Arslanbaş, Güreşçimiz Sayın Abdullah Altındaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İlker Yılmaz, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Bilgiç, alnımızı çekiliyorlar. Hoş geldiniz, özgür alkışlıyoruz. Selamlamanın ardından kura çekimi alanındaki yerlerini alacak ve ondan sonrasında kura çekimi başlayacak. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin son ayağı Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinde ikinci turun, son 64 turun kazananlara puan verilecek ilk turun kurası biraz sonra çekilecek.
uykusuz gözler iddialı güreşin yıldızlarında. Örneğin Orhan Okulu da şampiyonluğu garantiledi. Bunun yanında işte Ali Gürbüz de, İsmail Balaban da. Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Mustafa Taş'la birlikte bu yıl yağlı güreşlerde en çok birincilik elde eden başpehlivanlar. İsmail Balaban ayrıca bu üçlüden ayrılıyor. En çok kürsü başarısı gösteren başpehlivan. En çok finalde yer alma başarısı göstermiş başpehlivan. Onların performansları da ayrıca merakla bekleniyor. Türkiye Genel Güreşler Federasyonu Mahalle İlgiler İşlerden Kurulu Başkanımız Sayın Başar Atıkbaş. Yine 64 başpehlivan kura çekecek. Ve o kurallarla eşleşmeler belli olacak. Bir kez daha hatırlatalım. Kura çekimi için artık her şey hazır. Protokol de yerini aldı. Başpehlivanlar tek tek anons edilecek. Ve her zaman olduğu gibi kendi kurallarını kendileri çekecekler. Seri başı uygulaması olmaması ayrıca bir heyecana da neden oluyor. Ali Gürbüz, Yusufcan Zeybek Bursa'da ilk turda kapışmışlardı. Son 64'te. Seri başı uygulaması olmaması ayrıca bir heyecan. Merakla bekliyoruz, işte bu yüzden heyecanla bekliyoruz kura çekimini. Bakalım. Şöyle duyunca heyecanlandıracak erken final niteliğinde bir eşleşme olacak mı, hep birlikte göreceğiz. Yok, kaçınılmaz Faruk Mutkan. Bekliyorum ben, açık söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı Antalya'dan Yusufcan Zeybek geliyor. Türkiye Başpehlivanı Yusufcan Zeybek kura çekecek. Annesini kaybetti, bir kez daha sabır diliyoruz. Bu arada çok Mustafa değerli Bayram kardeşimiz. Evet, çok değerli yorumcum Mustafa Bayram, merhum babası Ali Mercan aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin. Değerli kardeşime de sabırlar diliyorum. Mustafa'ya sabır dileklerimizi iletiyoruz buradan. Evet, bu arada değerli Faruk Mutkan, sanırım başpehlivanlar Orhan Okulu özelinde ya da bakalım Recep Kara orada bir kura çekiminin yapıldığı bölümden uzaklaştılar. Başka bir nokta, tam karşısındaki noktaya ulaştılar. Yusufcan Zeybek davet edildi.
Bu benim daha önce hiç karşılaştığım bir durum değil. Bu da benim dikkatimi çekti açıkçası. İbrahim Türkiş ekranlarınızda. Kura çekimi için her şey hazırlanmış durumda ama başpehlivanlar alışık olduğundan üzere alışık olunanın dışında şu anda bir tavır sergilemekteler. Kura çekiminin yapıldığı bölümün bir hayli uzağındalar. İsmail Balaban, Recep Kara ve Mustafa Taş. Yusuf Can Zeybek orada, biraz önce ismi anons edilmişti. Furkan Durmuş Altın hemen orada görüyorum. Orhan Okul orada. Mehmet Yeşil orada. Diğer başpehlivanlar yine aynı şekilde bir aradalar. Mustafa Doğan Özkaya. Yetkililer de, kura çekimine nezaret eden görevliler de, Merkez Hakem Kurulu ve Gözlemciler Kurulu üyeleri de şimdi başpehlivanların bulunduğu bölüme geldiler. İşte Ali Gürbüz de orada. Hüseyin Gümüşalan. Yine aynı şekilde İsmail Koç. Fatih Atlı. Ertuğrul Dağdeviren. Tüm başpehlivanlar burada kura çekiminin bir hayli uzak noktasında bir araya gelmiş durumdalar. Basın mensupları da kura çekiminin bulunduğu bölgeden uzaklaştı. Protokol de yine aynı şekilde kura çekiminin yapıldığı alandan uzaklaştılar. Belki de onlar da şimdi başpehlivanların arasına katılacaklar. Bir konuşma yapılıyor. Özellikle Recep Kara orada sözcü olarak seçilmiş gibi. Mustafa Taş işte ekranlarınızda. Kura çekiminin anons edilmesi sonrasında kura çekimine nezaret edecek protokol tribünü de, protokoldeki kişiler de protokol tribünündeki yerlerini aldılar bu arada. Belediye başkanları ve Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş yine aynı şekilde. İşte tam tersi istikamette oturdular. Şu anda yetkililerle bir konuşma yapılıyor. Kuşkusuz bunun içeriğini sizlerle hemen öğrenir öğrenmez sizlere aktaracağız. Ne konuşuldu, ne aralarında ne diyalog geçti. Bu diyaloğun sebebi neydi? İşte kura çekim noktası ve başpehlivanların bulunduğu nokta birbirine tam karşı istikametteler. Bu hiç alışılmadık bir durum yağlı güreşte. Başpehlivanlar bir kez daha geldi ekranlarınızda. Kıymetli kardeşim Fatih Ata hemen bilgilendirdi. Bu bir protesto. Ve bu protestonun sebebi de başpehlivanlıkla ilgili alınan kararların kendilerine danışılmadan alınması. Ve bir başka sebebi daha var bu protestonun. Başpehlivan sayısının artırılması. Başpehlivan sayısının artırılmasını istemiyor başpehlivanlar ve Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinin ikinci tur öncesinde yapılacak kura çekimi öncesinde de kura çekiminde anons edilmiş olmalarına rağmen katılmayarak bu protestoyu gerçekleştiriyorlar. Bu her zaman karşımıza gelecek alışıldık bir durum değil.
bir protesto değil. Böylesi protestolara pek fazla şahit olmuyoruz. Bu arada tribünden tepkiler de yükselmeye başladı. Bazı spor severler buna da tepki gösteriyorlar. Ben 36 yıl bu er meydanlarında kol bağlayıp güreş tutmuş eski bir pehlivan olarak tezahüratlar da yükseldi. Pehlivan tezahüratları yükseldi. Az önceki ıslıklar protesto da olmayabilir kuşkusuz. Destek olarak da yapılmış olabilir. Bu tezahüratlar da yine aynı şekilde destek olarak da olabilir. Tabii müsabakalar da devam ediyor alt boylarda. Ona da yapılmış tezahüratlar da yapılmış olabilir. Emirhan'a yapılmış tezahüratlardı bunlar. Balıkesirli başpehlivan adayı. Ama şu anda da sanırım pehlivanlarımıza güreşe girmeleri konusunda yani demokratik haklarıdır protesto. Hepsi benim kardeşlerim. Ancak kurultay ve çalıştaylarda biz kendi içerimizde bu tür istek ve arzuları yönetim kuruluyla birlikte, MHK üyeleriyle birlikte bu konular aşılabilir. Aslında bu çok konuşulan hususlardı. Dile getirilmeye başlanmıştı. Biraz fısıltı gazetesi gibi başlamıştı. Sonrasında ete kemiğe büründükten sonra protesto ihtimali konuşulmuştu. Hep kulağımıza geliyordu bu. Fakat bir birlik halinde hemen tüm baş pehlivanların bu protestoya katılmış olmaları da bir başka altı vurgulanması gereken detay. Yani bu protestolar Kırkpınar'da da yapıldı biliyorsun. Kazan kaldırmalar yaşandı. Yani bu protestolar yapıldı. Ancak gelmiş olduğumuz süreçte özellikle CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin son etabında bakıyoruz Kırkpınar'da 4 baş pehlivan, CV Enerji'de 2-6, Elmalı'da da 7. Toplamda 7 baş pehlivanın bir yıl içerisinde baş boyuna çıkmış olması bu tartışılabilir ama yeri burası mı? 36 yıl bu yer meydanı güreşmiş bir eski pehlivan olarak burası olmadığı kanaatindeyim. Hepsi benim değerli kardeşlerim, pehlivan kardeşlerim, baş pehlivanlarım. Şu anda da Sayın İbrahim Türkiş, Türkiye Gençler Güreşler Federasyonu Başkanı. İbrahim Türkiş baş pehlivanların arasına geliyor. Önce bilgi aldı yetkililerden çünkü ilk konuşmaları, ilk diyaloğu onlar kurdu baş pehlivanlarla. İbrahim Türkiş'ten bakalım bir açıklama gelecek mi? Bir şey duyabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi o konuşuyor başpehlivanlarla İbrahim Türkiş. Sen hiç gel gittin oradan. Ha karşıya geçiver. Tut yukarısını. Karşıya gidelim. Şuraya. Tut yukarısını. Ha? Bilmiyorum ki ya. Fatih Atlı bir sözcü gibi, başpehlivanların sözcüsü gibi şu anda karşılık veriyor İbrahim Türkiş'e. Tabii ki yaş itibariyle çok deneyimli. Bir kulak. Ali Gürbüz de diyaloğa katıldı. Ekranlarınıza canlı olarak getiriyoruz bu protestoları. Tamam. Yapma bir şey olmaz. Tamam. Geç. Tamam. Devam. Hayır ya düşmez. Çok ateşli konuşmalar yapılıyor. Er meydanında başpehlivanlar ve Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş'le Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da hemen İbrahim Türkiş'in arkasında diyalogları takip ediyor. Arkana bak arkana. Bir kümelenme de oldu. Evet. Dikkatle takip ediyoruz. Yani mutlak surette bir uzlaşıya gidilecektir hiç kuşkusuz. Bundan müsterihim.
Gel başkan. Akşam yapalım. Bu arada baş altında kıran kırana bir mücadele söz konusu. Emirhan Ergin Anlamadık baksana. Başpehlivanlarla Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş arasındaki diyaloglar da devam ediyor. bir uzlaşı, bir orta yol mutlaka bulunup sulhe edecek ve kapışmalar birazdan başlayacak. Öncelikle sözcülüğü Fatih Atlı Aman cihazlara basma. üstlenmiş gibi görülüyor. Daha kıdemli, daha kariyerli, daha özgür ağırlığı yüksek olan. İlk gelenlerden biri de Recep Kara'ydı doğrusunu istersen. Bir de o da yine başı çeken başpehlivanlardan biriydi. Birincisiydi. Evet. Bunu bıraksana uçak aşağısı. İbrahim Türkiş başpehlivanların arasından ayrıldı. Konuşmalar ama devam ediyor. Belki ikna konuşmaları veya sonuç alınacağına dair. Teminatlar söz konusu. İbrahim Türkiş yine protokoldeki yerini almak üzere. Son Yücel sözlerini Yılmaz'la birlikte söylediği büyük olasılıkla hareketlendi. Protokoldeki yerini alıyor. Adet kura çekiminde protokol görevlilerinin az önce olduğu gibi, hazırlık yaptıkları gibi bir arada olmaları yönünde. Şimdi başpehlivanlar kendi aralarında bir değerlendirme yapıyor gibi görülüyorlar aynı zamanda. Konuşmalar biraz bu yönde gelişiyor gibi görülüyor en azından. açıkçası mutlaka bir açıklama yapılacaktır. Belki hani madem hani öncelikle sözcülüğü üstlenmiş gibi görünüyor Fatih Atlı'nın bir belki açıklaması olacaktır ama başpehlivanlar Er Meydanı'ndan şu anda ayrılıyorlar. Başka bir noktaya doğru gidiyorlar. Kura çekiminin yapıldığı noktada değiller. Zaten onun tam karşısına geçmişlerdi. Şimdi uzaklaşıyorlar. Bu doğrusu hiç karşılaştığımız bir durum değil. Sen hep 35 yıllık pehlivanlık tecrübenden söz edersin. Recep, hiç karşılaştın mı bununla? Hiç. Recep Tosun. Hep duydum. 60'lı 70'li yıllarda kazan kaldırdıklarını, İzmirli Karaali'nin yolluk ve pehlivanların konaklama ödülle alakalı kendi altın kemerinden ödün vererek kazan kaldırıp Kırkpınar'da güreşmediklerini duydum ama çıplak gözle ilk kez tanıklık ediyorum. Ancak gönül burukluğumu dile getirmek isterim Faruk Mutkan. Müsaade edersen. Yağlı Güreş Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Yücel Yılmaz, Atasporumuz güreşin
bu noktalara gelme noktasında çok büyük özveride bulundu. Atasporumuz adına inanın gece gündüz mesai ortaya koydu. Şimdi onun ev sahipliğinde bu tür kaotik ortamın yaşanmış olması için mi burktu açıkçası. Çünkü Yüce Elmas bunu hak etmiyor onun ev sahipliğinde. Ki hele Kurtderili Mehmet isminin zikredildiği, kabrinin burada bulunduğu bir cihan pehlivanının ismine atfen yapılan bu organizasyonda bu kaotik ortamla anılması içime sinmediğini belirtmek isterim. Pehlivan kardeşlerim hepsi benim kardeşlerim. Demokratik haklarını kullanıyor ama yer burası değil. Burası çünkü er meydanı. Kurultay ve çalıştaylar söz konusu orada. Fatih Atlı gibi, Recep Kara gibi kariyerli başpehlivanlar arzu, istek ve taleplerini pek tabii ki de dile getirebilirler. Ama bu doğrultuda ne Türkiye Gençler Güreşler Federasyonu ne de Sayın Yücel Yılmaz şu anki durumu hak etmiş değiller. Bunu eski bir pehlivan olarak dile getirmek isterim. Bir özetleyelim neler yaşandı. Kura çekimi için 14.30'da anons yapılmıştı zaten. Hemen yaklaşık bu saatte başpehlivanlar çağrıldı, davet edildiler. Protokol alışık olunduğu üzere burada selamlama turunu attı. Kura çekimi için hemen kura çekim noktasında yerlerini aldılar. Kura çekiminin başlayacağı anonsu yapıldıktan hatta ilk kurasını çekmek üzere Yusuf Can Zeybek'in adının anons edilmesinin hemen ardından bambaşka bir hareketlilik oldu. Başpehlivanlar büyük bir çoğunlukla, protestoya katılmayanlar da vardı, bunu da ayrıca belirtmemiz gerekir. Büyük bir çoğunlukla kura çekiminin yapıldığı noktanın tam karşısına geçtiler. Oturdular. Kura çekimine katılmadılar. Ve bunun sebebi olarak da başpehlivanlıkla ilgili olarak kendilerine verilen kararlar öncesinde danışılmamasını ve başpehlivanlığa yükseltilen güreşçileri sebep olarak öne sürdüler. Bu protestoların sebebi olarak da bunu öne sürdüler. Faruk, şimdi tabii ki bu er meydanlarında bu tür hareketleri tasvip etmek mümkün değil. Bunların yeri burası olmamalı. Ben şahsen 50 yıldır bu güreşe geliyorum ve 40 yıllık da yayıncıyım. İlk defa böyle bir olayla karşılaştım. Böyle bir tarihte Kırkpınar'da böyle olaylar oldu. Ama o sene başpehlivan ilan edilmedi. O zaman hepsi ceza aldılar. Ceza kuruluna verildiler. Şimdi burada bir istekleri daha geldi. Ben onu da öğrendim. Şimdi başpehlivanların istekleri arasında şu da var. Diyorlar ki Elmalı'ya 64 tane başpehlivan kaydı yapılmış. Biz niye bütün başpehlivanlar gelmiyor da Türkiye'nin bu kadar önemli bir güreşine sadece 64 tane başpehlivan geliyor? Bunu gerekçe öne sürüyorlar. Sanıyorum federasyon... Bunu anlayamadım ama. Hani 64 katılım sınırlaması mı var? Sınırlaması getirmişler. Başpehlivanlar da diyorlar ki Elmalı'ya niye bu kadar başpehlivan getirilmiyor? Niye bu kadar Türk'ün ilk er meydanına bu kadar az pehlivan getiriliyor? Bunu niye sınırlandırılıyor? Federasyon buna müdahale etsin diye taleplerini ilettiler. Tabii ki bunun kararını Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu yönetimi karar verecek. Bakalım nasıl bir karar çıkacak, hep birlikte izleyeceğiz. Tabii burada Türk seyircisini de mahrum etmemek lazım güreşlerde. Ben güreşçi kardeşlerimin bu hareketlerini geri alıp er meydanına dönmelerini şahsen bekliyorum. Az önce ifade etmiştim özetlerken, büyük çoğunlukla başpehlivanlar bu
protestoya katıldılar. Önemli bir kısmı Er Meydanı'ndan dışarı çıktılar. Bir kısmı da halen Er Meydanı'nda protestonun yapıldığı bölümde oturmaya devam ediyorlar. Şimdi asıl soru şu: bundan sonra ne olacak? Kura çekimi yapılacak mı? Müsabakalar devam edecek mi? Protesto sürecek mi? Bir karara varılacak mı? Bir uzlaşıya varılacak mı? Kuşkusuz bu türden protestolar sonrasında bir talep vardır ki bu talep iletilmiştir. Bu talep acaba nasıl karşılık bulacak? Bunu da hep birlikte göreceğiz anlaşılan. Biz de yani adeta müsabaka gibi takip ediyoruz. An ve an hepsini takip ettik. Şimdi belki de en taze bilgileri alıp, doğru bilgileri alıp bunların değerlendirilmesinin yapılması zamanı. Son durum nedir acaba? Oradaydı çünkü Fatih. Mutlaka kulağına bir şeyler çalınmıştır. Ben en çok başkanla pehlivanlar neler konuştu onu duyabildim acaba diye merak ediyorum. Fatih Ata'da söz. Faruk Mutkan, teşekkürler. Çayırın kenarındayız. Gerçekten baş pehlivanlık güreşleri öncesinde hiç beklenmeyen ve sahalarda, Doğalı Çayır'da hiç gözükmeyen bir olay yaşandı bugün. Evet, geçmiş dönemde de farklı konulardan dolayı farklı protestolar, özellikle baş pehlivanların farklı protestoları olmuştu ama ilk defa bu kadar ciddi bir protestoyla karşı karşıya yağlı güreş. İkinci tur başlayacaktı. Kura çekim için her şey hazırdı. Protokol geldi ve kura çekiminin tam başlandığı sırada, hatta Yusufcan Zeybek'in isminin anons edildiği sırada baş pehlivanlar bir anda, daha önceden hiçbir şekilde dışarıya bilgi vermediler, hiçbir şekilde duyum alamadık. Bir anda toplandılar ve sahanın karşı tarafına, kura çekilen alanın karşı tarafına doğru yürümeye başladılar ve daha doğrusu yürüdükten sonra ne olacağını da bilmiyordu. Hem seyirciler şaşırdı, hem protokol şaşırdı, basın mensupları şaşırdı ve bir noktaya oturdu baş pehlivanlar. Kaç baş pehlivan vardı? Çayır'a kura için çıkan 64 baş pehlivanın yaklaşık olarak 40-45 tanesi aktif olarak bu protestoya katıldı ve Federasyon Başkanı'nın yanlarına gelerek istedikleri konularda onlarla konuşmasını istedi. Federasyon Başkanı İbrahim Türkiş bir süre gelmedi. Onları bekledi ama daha sonra baş pehlivanlar kalkmayınca Federasyon Başkanı geldi ve onlarla konuştu. Gerçekten tam olarak ne konuşulduğunu da aslına bakarsanız o bölüme girmekte çok zorlandık. Hani kol kırılır gen içinde kalır misali baş pehlivanlar, hakemler ve yöneticilerle beraber konuştular ama tam olarak bir uzlaşmaya varılamadı ve anlaşamadılar. Bunun arkasından ise hiç beklenmedik bir şey oldu. Baş pehlivanların yaklaşık 40-45 kişilik bir bölümü bir anda hep beraber Doğalı Çayır'ı terk ettiler ve Çayır'da güreşmeyeceklerini söylediler. Şu an için Çayır'da yaklaşık 10-15 baş pehlivan var. Hazırda bekliyorlar güreşmek için ama durumun ne olacağı belli değil. Kura çekilecek mi, çekilmeyecek mi? Saha dışına çıkan baş pehlivanlar gelecek mi? Diskalifiye mi edilecekler? En ufak bir şey belli değil. Hala görüşmeler devam ediyor yönetici bazlı olarak. Güreşçilerin temsilcileri olsun, antrenörleri olsun, federasyon yöneticileriyle görüşüyorlar. Ama şu an için kesin olan bir şey var ki Kurtdereli yağlı güreşlerinde baş pehlivanlık ikinci turu başlayamadı. Kura dahi çekilemedi ve yaklaşık 40-45 baş pehlivan sahayı terk etti güreşmeyeceklerini belirterek. Artık işler yöneticilerle antrenörlerin konuşmalarına kaldı diyelim ve sözü tekrar Faruk Mutkan'a bırakalım. Fatih Ata iyi ki varsın. Ne kadar güzel özetledin. Teşekkürler. Ağzına sağlık. Bilgilerin için teşekkürler. İki dikkat çekici detay vardı bence. Bir, nasıl oldu da hiç kimsenin haberi olmadı. Hiç kimse beklemiyordu. Ve baş pehlivanlar elbette ki bunu biliyorlardı. Ve nasıl bir ağ kurdularsa kimseye söylemediler. Kimseye sızdırmadılar. Birlik halinde hareket ettiler. Ve ondan sonrasında da tekrar bu protestoyu gerçekleştirdiler. Hatta Er Meydanı'nda şu anda önemli bir kısmı bulunmuyorlar. İki, ne konuştular? Elbette Fatih çok güzel ifade etti. Kendi aralarında bu konuşmaları tuttular. Gizli kalma çabası içerisinde oldular. Duyurmadılar. Doğrusunu istersen en çok merak ettiğim husus bu. Ve iki dikkat çekici detay olarak benim şu anda aklımda. Evet, bu mahremiyeti korumaları hakikaten pehlivanlarımızın kendi işlerinde İşte baş pehlivanlar önemli bir kısmı Er Meydanı'nda değiller artık demiştik. Ekibimiz Kaan İnan ve Muratcan Başbuğ yönetimindeki ekibimiz bu görüntüleri size canlı olarak aktarıyor.
Hemen Er Meydanı'nın kenarından da o görüntüler. Başpehlivanlar bu protesto özellikle sürdüren ve bu protestoları belki de yöneten önemli bir kısım bir araya gelmiş durumdalar ve kendi aralarında istişarede bulunuyorlar. Bu arada İbrahim Türkiş ve kulüp yetkilileri, yöneticiler, Kemal Yılmaz, antrenörler onun etrafında işte canlı yayında ekranlarınıza getiriyoruz. Başpehlivanlar kendi aralarında istişarede bulunuyorlar. Nasıl bir karar çıkacak? Her iki tarafta da görüşmeler, konuşmalar, belki ikna çabaları devam ediyor. Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinde. İbrahim Türkiş çok büyük çaba sarf ettiği gözüküyor. Acaba Hakikaten İbrahim Türkiş onların yanına doğru mu hareketlendi? Atasporumuz güreşe bu kadar büyük ivme kazandırırken üst akıl olarak çok büyük riskler alarak CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin üst aklı olarak çok büyük sorumluluk alırken karşılaşmış olduğu bu hiç beklenmedik bir durumda şu anda da umarım bir uzlaşı için son bir adım daha atılacak. İbrahim Türkiş hemen protokol tribününün merdivenlerinde. İşte bu arada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi pehlivanları Hüseyin Gümüşalan, Gökhan Arıcı, Erkan Ertan, Ali Gökçen. Onlar evet, o dışarı çıkmayan, Er Meydanı'ndan ayrılmayan başpehlivanlar. Başpehlivanların bir kısmının Er Meydanı'nda kaldığını belirtmiştik. İşte bölünmüş ekranda da bu iki önemli detay aynı anda sizlere ulaşıyor. Çok tecrübeli gerçekten de. Hani dünya çapında yayınlara imza atmış bir ekip tarafından bu müsabakalar. Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşleri sizlere aktarılıyor. Ve işte bir karede İbrahim Türkiş ve etrafındakiler. Diğer karede Er Meydanı'nın hemen kenarında, burası aslında bir yağlı güreş stadyumu ve stadyumun hemen kenarındaki istişarede bulunan başpehlivanlar aynı anda ekranlarınıza geliyor. Bu arada Başar Atikbay ekranın solunda pehlivanlardan çok sevilen bir figür. O da köprü olma noktasında sorumlu kaldı. Çok zorlu haklı bir soruydu ve o da belirsizliğe işaret etmişti az önce. Taze bilgileri aldığımız Fatih Ata. Bundan sonra ne olacak? Kura çekim yapılacak mı? Diskalifiye kararları gelecek mi? Kalanlar nasıl hareket edecekler? Ağır bir yaptırımlar gelebilir mi? Neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Az önce ve yine üstadımız Üstü Kaftan da ek olarak bilgi verdi. Bir hatırlatmak gerekirse öncelikle başpehlivanlar kararlar alınırken bize niye sorulmuyor biçiminde bir tepki gösteriyorlar. Başpehlivanlıkta mücadele edecek başpehlivan sayısının artırılmasını yine aynı şekilde protesto ediyorlar. Ve bir başka protesto nedeni de hemen önümüzdeki hafta sonu yapılacak tarihi Elmalı yağlı güreşlerinde 64 başpehlivanın yer alıyor olması. Bu sayı elbette ki başpehlivanlıkta mücadele etme hakkına sahip çok sayıda başpehlivan var. Çok daha fazla 64'te sınırlanmasını da ayrıca protesto ediyorlar. Ve protesto halen devam ediyor. Az önce yetkililer de yine bilgi almak için gelmişlerdi başpehlivanların arasına. Evet, şu anda Türkiye Gençler Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Bülent Odabaşı'nı görüyorum. Beyaz gömlekli, birebir Mehmet Yeşilleşil, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güreş Koordinatörü ve başpehlivanımız. Ama şu an için herhangi bir ilerleme söz konusu değil. Ancak Elmalı sarmalına bakıldığında organizasyon tamamen Elmalı Belediyesi'ne ait. Dolayısıyla katılacak olan pehlivanı belirleme skalası onlara ait. İbrahim Türkiş yine hareketlendi. Evet. Acaba yönü neresi? Acaba o da yine başpehlivanların arasında mı katılacak? Bir uzlaşı söz konusu mu?
Biz de sizlerle birlikte öğreniyoruz sevgili izleyenler. İki ayrı noktada, bu iki ayrı noktanın iki ayrı karesi aynı anda canlı olarak ekranlarınıza ulaşıyor. Biz bu bölünmüş ekranda müsabakaları anlatmaya alışığız. Bu türden belki de tarihi bir ana tanıklık edip anlatıyor olmamız da belki bizim de için de bir ilk. Kesinlikle. Kesinlikle. İbrahim Türk yine protokoldeki yerini aldı. Bir an hareketlenmişti Er Meydanı'nda, acaba yöneleceği yer neresiydi diye. Türkiye Gençlik Güreşler Federasyonu organizasyonlarının yapım aşamasında belirli noktalara kadar dahli söz konusu. Güreş alanı, yıkanma, soyunma gibi, hakem görevlendirme gibi ve lisanslı sporcuların orada güreştirebilme gibi, ama sayı skalasını organizasyonun baş mimarı kimse, belediyeler belirler. Dolayısıyla burada pehlivanlarımız eğer o konuda bir serzenişleri varsa bu tam muhatabı federasyon değil. Abi dışarısı karıştırırsın. Altta güreşler kavga ediyorsun. Pompalım nerede? Muhabir arkadaşımız Hayati Akmehmetoğlu biraz önce pehlivanların bir araya geldiği bölümdeydi ve orada konuşmalara şahitlik etti ve o konuşmalar sırasında da başkanın İbrahim Türkiş'in yanlarına gelip kendileriyle konuşmasını istediklerini belirttiler. Kendi aralarında yaptıkları konuşmada. Bu arada İbrahim Türkiş'in yanında Mehmet Yeşil de var. O da belki de başkanı ikna çabaları içerisinde. Hemen Adem Kara yanında. Biraz sinirli gibi görülüyor. Hatta biraz eksik bile kalmış olabilir. İbrahim Türkiş şu anda o da Er Meydanı'nın dışında. Acaba başpehlivanlarla bir araya mı gelecek yoksa başka bir şey mi? Evet, büyük olasılıkla az önceki o siyah aracın orada bulunan pehlivanların içerisine doğru emin adımlarla gitti İbrahim Türkiş. İşte bir başka açıdan drone kameramızdan bu görüntüler sizlere ulaşıyor. İşte protesto yürüten başpehlivanlar, öğrendiğimiz kadarıyla başkanın kendileriyle gelip görüşmesini istediler. Ve onlar da bekliyorlar. Evet, şimdi Recep Kara ayrılmış. İbrahim Türkiş şimdi Er Meydanı'nın dışına çıktıktan sonra nereye gidecek? Nereye gidiyor? Başpehlivanların yanına mı yoksa bir başka noktaya mı? Canlı yayında ekranlarınıza getiriyoruz. Mustafa Yıldız. Şu anda tüm başpehlivanlar bir araya gelerek. Bu arada başpehlivanların
Er Meydanı'na doğru hareketlendiklerini görüyoruz. Bu arada baş pehlivanların Er Meydanı'na doğru hareketlendiklerini görüyoruz. Bu Er Meydanı'na döndükleri anlamına geliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da yine Er Meydanı'ndaki kenara doğru hemen yöneldi. Ve o da belki de İbrahim Türkiş'in yanına geldi. İbrahim Türkiş'le konuşuyor. Başpehlivanlar acaba protestolarını bitirme kararı aldılar mı? Belki bir uzlaşmaya varıldı mı? İşte başpehlivanların çıktığı nokta burası. İbrahim Türkiş de oraya yönelmişti. Sanki ortada buluşulmuş gibi bir hal var. İnşallah umut ediyoruz. İbrahim Türkiş dışarı çıkıp başpehlivanların arasına gelmedi. Ama protokol tribününden ayrılıp onların çıktıkları noktaya, uzaklaştıkları noktaya geldi. Orada başpehlivanları karşıladı. Başpehlivanlar da işte şimdi Er Meydanı'ndaki yerlerini almak üzere dönüyorlar. Evet, istediğimiz tablo buydu. Ama çok konuşulacak, çok tartışılacak. Günlerdir, haftalarca, yıllarca konuşulacak. Hiç unutulmayacak. 60'lı yıllarda yapılan protestolar akıllarda kaldıysa bu hiç unutulmayacak protestolardan biri olacak kuşkusuz. Küçük gruplar halinde çeşitli konuşmalar halen sürüyor ama bir uzlaşmaya varıldı mı bunu şu anda görmek kolay değil. Açıklama yapıldıktan sonra ancak bunu anlayabiliriz. Hem başpehlivanlar tarafından hem de yönetim tarafından Geleneksel Federasyon ve Geleneksel Güreşler Federasyonu'ndan yapılacak açıklamayla ancak netleşebilir bu durum. Yani bence şu anda net. Talepler tam olarak neydi? Ve bu talepler karşılanması hususunda neler söylendi? Ama orta yoldan kastettiğim benim kesinlikle şuydu. İbrahim Türkiş başpehlivanların, protestoyu sürdüren başpehlivanların arasına gitmedi. Onların yanına gitmedi. Ama onların çıktıkları kapıda onları karşılamak üzere oradaydı. Başpehlivanlar da bu tavrı, hareketi gördükten sonra onlar da kendisine neredeyse birkaç adım yaklaşan başkana karşılık verdiler. Er Meydanı'na döndüler. Şu andaki tabloda ortada. İşte Yusufcan Zeybek kurasını çekiyor. Evet, fanuslarda artık tekrar güreş konuşacağız. Güreş anlatacağız. Siz de arkanıza yaslanın. Bu keyfin tadına varın. Bir hayli hızlı çekiliyor. Yapılıyor kura çekimi. Haliyle tam 1 saat rötarlı aksama oldu. Alışılmışın dışında bu da. Kura çekimi tamamlandıktan sonra öğreneceğiz anlaşılan. Sağına adına takip etmeye çalışıyoruz ama. Bir arkadaşım mesaj yolladı. Şu anda gündem Kurtdereli Mehmet güreşleriymiş Faruk Mutkan. Ülke neslinde. Türk sporunda karşılaşılmamış yani gerçekten de işin çok nadir görülen bir durum yaşandı. Sevgili izleyenler, herkese merhabalar. Şimdi sizlere çok güzel bir projeden bahsedeceğim. Herkesin beklediği, aylardır sorduğunuz bu proje artık faaliyete girdi. Ekin Gayrimenkul bünyesinde. Biz şu anda Gelibolu'dayız, Bolayır köyündeyiz ve çok güzel bir projeden bahsediyorum. Burada toplam 50 parsel var. Hani diyordunuz ya şöyle Saros Körfezi'ne yakın bir yer ayarlayın, bulun, bizlere sunun, biz alalım. İşte Marmara Denizi'ne yakın olsun, denize yakın olsun. Biz biraz daha İstanbul'dan uzaklaşmak istiyoruz diye birçok talepte bulunmuştunuz. İşte bizler yaklaşık 3-4 ay çalışmanın sonucunda şu anda üzerinde bulunduğumuz parselimizin satışına başladık.
kıymetli izleyenler. Evet, 225 metrekare olaraktan toplam 50 parselimiz var. Bu 50 parselde 225 metrekare ve bir parselimiz kısa süreliğine kampanya dahilinde 449 bin lira. Evet, gerçekten çok güzel bir yer. Otobanı zaten görüyorsunuz ekranda. İnanılmaz güzel bir yerden bahsediyorum. Şu anda ekranda gördüğünüz parsellerimiz, bakın Saros Körfezi'ne 2,5 kilometre mesafede, araçla 5 dakikada inebiliyorsunuz. Hemen diğer tarafın Marmara Denizi, yine aynı şekilde 2,5 kilometre. Yani burada Marmara Denizi ve Saros Körfezi'nin tam ortasında otobanın hemen dibinde muhteşem bir proje. Ve aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. %40 imarı var. Evet, imarlı. İmar planı içerisinde. Etrafı görüyorsunuz zaten. Hemen evlerin yanında elektriği, suyu, her şeyin mevcut. Ulaşım derdi yok. İstanbul'dan otobana bağlanıyorsunuz. Direkt Bolayır'a kadar, arazinin başına kadar gelebiliyorsunuz. Öyle güzel bir yer. Bence bir zaman ayırın. Çünkü burası sizin için bulunmaz bir şey. O kadar net söyleyebilirim. Ve ben de çok heyecanla anlatıyorum. İnşallah ben de buradan kendime bir parsel alacağım. Çünkü böyle yazın gelip kafamızı dinleyebileceğimiz, ondan sonra aracımızla hemen Saros Körfezi'ne gidebileceğimiz veya biz dedik ki Marmara Denizi'ne gidelim, denize gidelim. Hangisini arzu ediyorsak, çocuklarımız hangisini istiyorsa oraya götürebiliyoruz. Gerçekten müthiş bir yer. Dediğim gibi %40 imarlı, güzel bir konumda. Elektriği, suyu mevcut, yolu mevcut ve Bolayır'dan bahsedeyim biraz sizlere. Bolayır daha öncesinde beldeydi. Şu anda halen aynı nüfus içerisinde kasabı var, marketi var, her şeyi mevcut. Yani burada Bolayır'a da zaten yürüme mesafesinde, yürüyerek gidebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir yer. Bir vakit ayırın. Hafta içi, hafta sonu fark etmez. Vaktinizi verin bizlere. Gelin görün. Bizim ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Evet, kısa süreliğine 225 metrekare imarlı, %40 imarlı parsellerimiz 449 bin lira kampanya fiyatıyla. Şu anda burada da 50 adet parselimiz var. Belki de bu anonsumdan sonra birçok kişi arayacak. Birçok kişi ben de geleyim göreyim diyecek. Geç kalmayın, siz de arayanlar arasında olun ve şansınızı arttırın diyebilirim. Peki Saros Körfezi duydunuz mu bilmiyorum. Saros Körfezi kendi kendini temizleyen özelliğine sahip. Yani su kendi kendini temizliyor. Deniz kendi kendini temizliyor. Son derece böyle güzel, suyun böyle altını, kumlarını görüyorsunuz. Çok güzel bir denizden bahsediyorum sizlere. Gelin, ilerleyen zamanlarda buraya bir hobi bahçesi yapabilirsiniz. Evinizi yapabilirsiniz. İmarlı olduğunu özellikle söylüyorum sizlere ve en önemli ayrıntısı, bakın 449 bin lira. Emsalleri bunun daha da çok yükseğinde ama bizler Ekin Gayrimenkul olarak bizleri izleyen, Radyo Ekin dinleyen, bizlerin dinleyenleri, izleyenlerine böyle bir kampanya yaptık. Ekran altındaki numaramıza hemen bir çağrı bırakın, sizleri arayalım. Talep çok ama bakalım ne kadar zaman sonra yine bu çalışmalara devam edeceğiz ve sizlere ne kadar istediyseniz bizler o kadar yerde çıkartacağız ve herkesi bir arsa sahibi yapacağız. Deniz dediniz, işte denize 2,5 kilometre mesafede, araçta 5 dakika mesafede, elektriği, suyu, her şey mevcut. Yerleşimin içinde zaten, merkeze, Bolayır merkeze çok yakın. Bolayır merkezinde her şey var. Alışveriş yapabilirsiniz. Kasabı var, bakkalı var, ilkokulu var, her şey mevcut. Otoban zaten görüyorsunuz, hemen dibimizde araçlar geçiyor. Etrafımızda evler var. Burası hemen ana yol. Buradan yoldan geçebiliyorsunuz, otobana bağlanabiliyorsunuz. Yani hemen sol tarafımda evler var. Burası bir yerleşim alanı. Sizler de buraya ikamet edebilirsiniz. Buraya yerleşebilirsiniz. Yazın geldiği zaman denize evlatlarınızla birlikte, çocuklarınızla birlikte gidebilirsiniz. Sonra ne yapıyorsunuz? Tatile gidiyorsunuz. Binlerce lira para harcıyorsunuz. Ama burada kendi yeriniz olduğu zaman, bir de Saros Körfezi dedim ya, kendi kendini temizleyen bir deniz. Buradan bir yer alın. Gerçekten dua edeceksiniz. Çünkü günden güne artıyor fiyatlar. Günden güne değerleniyor. 449 bin lira artık hiçbir şey değil. Burası için hele hiçbir şey değil. Elektrik var diyoruz, suyu var diyoruz, yeriniz belli. Şu anda izliyorsunuz, beton direkler dikilmiş değil ama geldiğiniz zaman muhtemelen bütün arazinin etrafı telle çevrilmiş ve herkesin yeri, numaraları belli olmuş olacak, bir şekilde göreceksiniz. Tapu masrafını ödemiyorsunuz. Ulaşım dediğim gibi çok kolay. Otobanın hemen dibinde. İstanbul'dan otobana bağlandığınız zaman yaklaşık 2 saate kadar, 2 saat 15 dakika gibi sürede buraya varabiliyorsunuz. O da
O da hiçbir şey değil zaten. İstanbul'u şöyle düşünün. Beylikdüzü'nden Tuzla'ya gitseniz bu süre daha da fazla bir süre ama otobandan geliyorsunuz hiç yorulmadan, zorlanmadan ailenizi alacaksınız. İster pikniğinizi yapın, ister Saros Körfezi'ne gidin, ister Marmara Denizi'ne gidin. Bu fırsatı değerlendirin diyorum ben. Bu fırsat gerçekten kaçmaz. Ekran altında numaramız var. Arayın, çaldırın. Aklınıza takılan bir şey varsa sorun. Servis saatlerimizi öğrenin. Ve fiyatımız da geçici bir süreliğine 449.000 TL. 225 metrekare buradaki parsellerimiz. Toplam 50 adet var. Bakın 50 adet var. Şu anda binlerce insan bizi izliyor. 50 adet belki dediğim gibi şu reklamı izlediğinizin haftasında bitecek. Ama siz de ya ben sonra arayayım demeyin. Bence bunu iyi değerlendirin. Çünkü diyorum ya Marmara Denizi ve Saros Körfezi'nin tam ortasında, otobanın yanında. Arsa alacağınız zaman bunlara dikkat edin. Bakın otoban yanındaysa, yol kenarındaysa burası değerlenecek yerdir ve değerli bir yerden bahsediyoruz. Ben hem size otoban diyorum, hem Saros Körfezi diyorum, hem Marmara Denizi diyorum, hem yerleşim yeri diyorum, hem elektrik hem su. Yani burada yok. Her şey mevcut. O yüzden değerlendirmenizi özellikle istiyorum. Gelin bir görün, kararınızı öyle verin. Ekran altında numaramız var. Bir kez çağrı dahi atmanız yeterli ve fiyatımızı tekrar söylüyorum. Tapu masrafı bize ait. Bu bir kampanya fiyatıdır. Burasını tanıtmak için uygulanan bir fiyattır. Bu fiyat belki bir hafta sonra olmayacak, belki 10 gün sonra olmayacak veya bu projeden sonraki projelerde olmayacak. Bu projede yerinizi almak için ekran altındaki numaramızı arayın. Burası Gelibolu, Saros Körfezi'ne 5 dakika, Marmara Denizi'ne 5 dakika mesafede, otobanın hemen dibinde elektrik, su, her şeyi mevcut ve yol kenarında güzel bir proje. Evet, ekran altında numaramız var. Bir çağrı atın yeterli. Tapu masrafı almıyoruz. Takas seçeneğimiz var ve servislerimiz ücretsizdir. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun. Ben buranın lokasyonundan da bahsetmek istiyorum. Şu anda biz arazimizin hemen yanında, parselimizin yanında bulunan yolun üzerindeyiz. Bu yol otobandan çıktıktan sonra Bolayır'a giden yol. Hemen arka tarafımız zaten görüyorsunuz ki otoban. Otobanın arka tarafı da Saros Körfezi. Buradan belki kameralardan net göremiyorsunuz ama çıplak göze baktığınız zaman, buraya geldiğiniz zaman denizi görebiliyorsunuz. 2,5 kilometre. Şöyle bir döndüğümüz zaman, bu tarafa da baktığımız zaman hemen evlerin yanı başındayız. Bunu görüyorsunuz ve üzerinde bulunduğumuz yol Bolayır'a giden yol ve hemen bizim arazimizin yanındaki yol. Hemen orada ben dedim ya elektrik var, su var dedim. Zaten elektrik direklerini görüyorsunuz hemen arazimizin yanında ve su altyapısı da hemen yine bu ana yolun hemen yanında ve yine bizim arazimizin başında. Yani bizlerin elektrik, su sorunu yok. Yerleşim içerisinde yazlık yapabileceğiniz %40 imarlı Saros Körfezi'ne araçla 5 dakika mesafede, 2,5 kilometre ileride. Yine Marmara Denizi'ne aynı şekilde. Gerçekten güzel bir konum. Ekran altındaki numarayı arayın. 225 metrekare %40 imarlı parsellerimiz kısa süreliğine 449.000 lira. Şimdiden alacaklara hayırlı uğurlu olsun. Bizi izlemeye devam edin. Eşleşmesi başpehlivanlık ikinci tur müsabakalarında İsmail Güzel, Onur Balcı, Yunus Emre Yaman, Bekir Yücel, Orhan Okulu, Hasan Zeyrek, Okan Acar, İsmail Erkal, Ali Yanatma, Erkan Ertan, Serdar Yıldırım, Kaan Kaya, Hüseyin Gümüşalan, Onur Şener, Mustafa Arslan, Arif Akın, Gökhan Arıcı, Ünal Karaman, Mustafa Doğan Özkaya, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Mecit Yıldırım, Furkan Durmuşaltın, Enes Doğan, Özkan Yılmaz, Şevki Korkmaz, Süleyman Başar, Atilla Güzel, Recep Taslak, Ali Gökçen, Mustafa Kemal Karaboğa, Serhat Gökmen, İbrahim Çoraman, Serkan Serttürk, Cengizhan Şimşek, Hüseyin Demir, Osman Kan, İsmail Balaban eşleşmesi. Tıpkı Furkan Durmuşaltın, Enes Doğan eşleşmesi gibi dikkat çekiyor. Faruk Akkoyun, Recep Kara, Nedim Gürel, Hamza Köseoğlu, Menderes Saltık, Emre Erkal, Hakan Çalışır, İsmail Koç, Fatih Çakıroğlu, Turan Balaban, Hüseyin Eyican, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil, Osman Aynur.
Evet, 1 numara Şahin. Hadi bir dakika, hemen arkadaşlar başı geçin. İşte 64'te Mehmet Yeşil Osman Aynur mücadelesi de yine dikkat çekiyor. Son 64 turunda CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 7. ve son ayak Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin 2. turunda eşleşmeler bu şekilde. Faruk abi beni duyuyor musun? Faruk abi bir şey konuşup ikinci tur başlıyor da bir kapak okuyayım. Biraz sonra başpehlivanlar tek tek anons edilecekler. Ve sonrasında da salavatlanarak er meydanına salınacaklar. İkinci tur başlayacak. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 7. ve son ayağı. İlk 24 baş pehlivan ligden önümüzdeki yıl Kırkpınar'da doğrudan mücadele etme hakkı elde edecek. Kırkpınar'da 32 baş pehlivan olacak. 32 baş pehlivan 24 baş pehlivanın sonrasında elemelerden gelecek 8 baş pehlivanla tamamlanacak. 4 torba olacak. En avantajlı torba ilk 8 baş pehlivanın bulunduğu CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi puan tablosunda 1. torba olacak. Bunlar elemeden gelen 4. torbadaki baş pehlivanlarla karşı karşıya gelecek. 2. torba 3. torbayla mücadele edecek. Ve seri başı uygulaması önümüzdeki yıl Kırkpınar'da son 16 turu dahil olmak üzere uygulanacak. Çeyrek finalden itibaren uygulanmayacak. Şahin Kurt, Antalya. Ayak boyu pehlivanlarımızı bağlama saati gelmişti. Lütfen böyle gidiniz. Amasya Mersipon Belediye Başkanımız Sayın Alp Karga adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Samsun Beşir Köprü Kumduz Yağlı Pehlivan Güreşleri güreş ağamız Sayın Ali İbrahim Çiçek adına güreş yapıyor. Ali Rıza Kaya, Samsun Ladi. Evet değerli güreşler, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Güreşek adına güreşiyor. Yine bu numarada Antalya'da faaliyet gösteren Belediyeler Lokomotiv Kırkpınar Başpehlivanı Yusufcan Zeybek. Güreş hafızı Yeni adına güreşiyor. Geçtiğimiz günlerde çok kıymetli annesi kaybetti. Bir kez daha başsağlığı diliyoruz Yusufcan Zeybek'e. Annesini kaybetti yakın zamanda. Onun için rahmet dileklerimizi iletiyoruz bir kez daha. Çok zor bir an. Fatih Akundu annesinin ruhuna Allah rahmet eylesin. 100. yıl başpehlivanı. Türkiye Cumhuriyeti başpehlivanı. Kardeşim benim. Yağlı güreşte bir tabir vardır. Analar çeker zahmeti, babalar bilir kıymeti. Benim dikkatimi çeken eşleşmeler Furkan Durmuş Altın, Enes Doğan, Mehmet Yeşil Osman Aynur eşleşmeleri. Osman Kan İsmail Balaban müsabakası da yine dikkat çekiyor ikinci turda. Sen nasıl değerlendirirsin? Hüsnü abi siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Faruk şöyle söyleyeyim. Gerçekten o stresten sonra ikinci tura başlayabileceğiz. Kurallar Ali Gürbüz, Ali Güngör Ekin'le eşleşti. Hüseyin Gümüşalan, Onur Şener'le, Yusuf Can Zeybek, Ali İhsan Batmaz'la eşleştiler onlar.
güreş yapıyor. Yıldıray Akın, Kocaeli Göz. Şimdi Faruk, senin bu söylediğin eşleşmelere baktığımızda gerçekten müsabakalar kafa kafaya gidecek gibi görünüyor. Benim tahminim bu. Çünkü artık puan mücadelesi başlıyor. Öyle kolay müsabaka yok. Ramazan Bircan. Recep Tosun, senin değerlendirmen nasıl? En çok dikkat çeken eşleşmelerde hemfikir miyiz? Önce onu söyleyeyim. Kesinlikle hemfikiriz. Yalnız bir hayli yorulmuştu. Tabii Enes Doğan da işin ilginç yanı ilk müsabakası yapmıştı. Evet, Furkan Durmuş Altın rakibi ama daha kısa sürmüştü. Bugün Furkan için zor bir gün başladı. Evet. Hakikaten bakalım. Ve öyle de devam ediyor. Yunus Emre Yuntağı'nda Ali Gürbüz. Son 32'de Hacı Serhat Balcı'ya son anda mağlup olmaktan kurtulmuştu ve bir gün sonra da baş pehlivanlığa uzadı. Dolayısıyla bir geri dönüşler bekleniyor baş pehlivanlar özelinde. Ben Furkan Durmuş Altın için bu turu da atlattığında önü biraz daha açılabilir. Tabii ki çok zorlu bir rakip. Furkan Durmuş Altın Enes Doğan müsabakası, evet, en çok dikkat çeken karşılaşma gibi görülüyor. Tabii müsabakalar başlayınca da ayrıca gidişine göre de ayrıca değerlendirmeler yapılacaktır ama Mehmet Yeşileş'in Osmanlı Aynur müsabakası için ne diyeceksin? İki aynı jenerasyonun önemli kariyerli baş pehlivanları. Ne kadar da olsa Mehmet Yeşileşil kendi saha ve serisi önünde sayılır. Çünkü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin baş pehlivanı. Ama Osman Aynur'da yorgunluk söz konusu. Bunu net bir dille ifade edebilirim. Hakikaten çok yorgun. Sayın Mansur Yavaş adına güreş yapıyor. Bugün burada Araplı güreşleri güreş ağımız Mesut Gülten adına güreş yapıyor. Yunus Emre Yaman, Zonguldak Araplı. Antalya Döşemaltı Belediye. Osman Aynur'un onun için çok önem arz ediyor. Yani zorluk derecesi çok yüksek kapışma. Ben Serdar Yıldırım'ı çok merak ediyorum. Çünkü CV Enerji aldı güreş. Kaan Kaya ile karşı karşıya gelecek. Bu turu geçtiği takdirde sanırım ilk 16'da yerini alacak. Gözüken o. Faruk, benim gördüğüm kadarıyla Orhan Okullu burada ikinci turda çok büyük bir avantaj yakaladı. Hasan Zeybek'le eşleşti. Hasan Zeybek ligde pek performans gösteremedi. Orhan Okullu biliyorsunuz şampiyonluğunu ilan etmiş bir pehlivandır. Geçmiş dönem Bandırma Belediye Başkanı Sayın Dursun Mirza adına güreş yapıyor. Milli güreşçi Hasan Zeybek, Bandırma Balıkesir. Evet değerli güreşçiler, Antalya Vasıf'ta faaliyet gösteren gönül inşaatlara sahibi Sayın Ali Abay adına güreş yapıyor. Bugün burada merhum baş pehlivanlardan bugünlerde ölüm yıl dönülüyor. Hakkı Aygün adına güreş yapıyorum diyor. Okan Acar, Antalya. Antalya Kemer Belediye Başkanımız Sayın Necati Topaloğlu Başkanımızın pehlivanı. Yine Kemer'de faaliyet gösteren Serdaroğlu Otomotiv'in sahibi iş adamı Tuncay Tosun adına güreş yapıyor. Yine bugünler meydanımızda merhum Hakkı Aygün'e de sizlerden bir fatiha isteyen değerli pehlivanımız İsmail Erkal. Kemer Antalya. Mustafa Doğan Özkaya da Serhat Balcı ile eşleşti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Serhat Balcı'nın Kırkpınar'a katılması ihtimali artık çok zor gibi görünüyor, değil mi? Evet, ama onun tecrübesine bakıldığında önümüzdeki yıl o eleme turları da Cengizhan Şimşek, Tanju Gemici, yani bu isimler olacak. Serhat Balcı, yani Kırkpınar'da podyuma çıkmış isimler eleme turlarında olacak. Güzel değerlendirme. Muğla Fethiye Belediye Başkanımız Sayın Ali Karaca adına güreş yapıyor. Aynı zamanda
Yumurta traktörleri ana bayi sahibi Sayın Ümit Dağıtmış adına güreş yapıyor. Ali Yamatma burada. İstanbul Şile Belediye Başkanı Sayın İlhan Ocaklı Başkanı Pehlivanı, milli güreşçi. Özkan Yılmaz, Şevki Korkmaz eşleşmesi için bir değerlendirmen olurdu ama senin. Hadi yap o zaman. Yani ikisi de çok büyük çıkışta ki özellikle Özkan Yılmaz Kırkpınar'da Ali Gürbüz'ü saf dışı bıraktı. Bir yıl önce Elmalı'da çeyrek finale kaldı. Özkan Yılmaz artık rüştünü ispatladı. O en üst segmentdeki bir alt kategorideki yerini aldı. Furkan Durmuş altında, düzeltiyorum, Kürşat Şevki Korkmaz da bu yıl yapmış olduğu çıkışı sürdürmek istiyor. O puan skalasında da yükselme arzusunda o ilk 24'ü en çok tehdit eden baş pehlivanlardan biri. Antalya Murat Paşa Belediye Başkanımız Sayın Avukat Ümit Uysal Başkanımızın pehlivanı. Yine bugün meydanımızda Filince'de faaliyet gösteren Erdoğan İnşaatları'nın sahibi Emrah Erdoğan adına güreş yapıyor. Tarih Kırkpınar'ın 2023 yılı baş altının altın madalyanın pehlivanı Enes Doğan. Antalya Elmalı Yuva. Antalya Çok beyefendi bir baş pehlivan kazandı güreşi. Enes Doğan. Antalya. Sakarya Akgezi Belediye Başkanı. İşte bir başka Türk yağlı güreşinin yıldız ismi, Türk güreşinin geleceği onun omuzlarında şekillenecek hiç kuşkusuz Serdar Yıldırım. İş adamı Sayın Süleyman Bozdemir adına güreş yapıyor. Serdar Yıldırım. Çok genç daha. Akgezi. Yolu çok uzun. Çok. Altınoluk Belediye Başkanımız Sayın Doktor Vekil Orhan adına güreş yapıyor. Bugün burada İstanbul'da ikamet eden Harem Ordu'nun sahibi Sayın Barkın Akgüz adına güreş yapıyor. Kaan Kaya Vekil. Antalya Türk Belediye Başkanımız Sayın Enver Kaputkan Başkanımız pehlivanı. Yine Antalya Serik güreşlerinin güreş ağası. Türk güreşinin yine bir parlayan yıldızı Osman Kan 16 puanla şu anda 16. sırada. Bu yılki baş altı finalisti Osman Kan. 6 puan aldı finalistten. Finalist olarak başta CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde güreşerek güreşme hakkı elde ettikten sonra yani aslında bir tür dezavantaj, belki kendisi başka puanlar da toplayabilirdi. Buna rağmen bu seviyede olmuş olması gerçekten dikkat çekiyor. Çok. Kırkpınar'da finaldeydi İsmail Balaban. Yusufcan Zeybek'in rakibiydi. İkinci olmuştu. Kırkpınar'da baş altında ikinci olan Osman Kan'la şimdi burada ikinci turda mücadele edecek. Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. İbrahim Çaraman Antalya. Antalya Eyvallah Belediye Başkanımız Sayın Halil Öztürk adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Antalya güreşlerimizin güreş sahası. Onun bu güreşi bir yönetim kurulu başkanı insanımız Sayın Özcan Oğuz adına güreş yapıyor. Serdar Sarıl, Antalya Eyvallah. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek Başkanımız pehlivanı. Yine final meydanımızda Antalya döşeme altında faaliyet gösteren Aydın Balık Ağları'nın sahibi Aydın İnce adına güreş yapıyor. Yani başpehlivanımız Mustafa Kemal Karabo, Antalya Serik. Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözer adına güreş yapıyor. Bugün burada Manisa Gölbaşı Marmara'da faaliyet gösteren Doğanlar Mehmetçilik, Doğanlar Hukuk Ocakları sahibi iş adamı Reşat Doğan adına güreş yapıyor. Serhat Gökmen Samsun. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş adına güreş yapıyor. Bugün burada Antalya Kiriş'te faaliyet gösteren Saylars Otelleri sahibi Burhan Şeker adına güreş Bu ikilinin kapışması çok özel olacak. Özkan Yılmaz 16. sırada, o da 16 puanla. Kürşat Şevki Korkmaz'ın bu müsabakayı kazanıp mutlaka
son 32'ye ya da son 16'ya kalması gerekiyor. Yoksa Kırkpınar'da o da eleme turlarında güreşecek. Dolayısıyla o eleme turları inanılmaz derecede zorlanacak. Zorluk derecesi yüksek olacak. Onur Şenel, Samsun. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreşiyor. 2023 yılı tarihi Kırkpınar Başpehlivan üçüncüsü Hüseyin Gümüşalan Kocaeli Karamürsel. Kürşat Korkmaz ilk 24 dışında. Evet, Mustafa Arslan ilk 24 dışında. Recep Kara ilk 24 dışında. Ünal Karaman yoktu değil mi? Var. O da ilk 24'ün dışında ama 12 puanla. 24. sırada olan 14 puanda olan Süleyman Başar'ın hemen arkasındalar. Dolayısıyla o bölüm gerçekten de çok kritik. Tabii buna Süleyman Başar elde performans, ortaya koyacağı performans. Mustafa Doğan Özkaya yine aynı şekilde. Turan Balaban'ın ilk 24 şansı var şu anda. Tabii ki Furkan Durmuş Altın da yine sıkı tutundu o şansa. Ama bu turda yine Enes Doğan'la kapışacak. Evet, yine çok zorlu bir rakip. Faruk, bu puanlamaya baktığımız zaman 14, 16, 12 puanlar kafa kafaya mücadelelerin olacağı güreşleri gösteriyor. O sıralamalar 16'dan 24'e kadar olan sıralama gerçekten değişebilecek özellikle görünüyor. Hatta buna 14 ve 15. sıraları da ekleyebiliriz. Kürşat Şevki Korkmaz'ın 12 puanı var. Furkan Durmuş Altın'ın 16. Dolayısıyla öyle bir eşikteler ki. Özellikle her ikisi için de canım. Sadece bir tanesi için değil. İkisi için de tabii ki. Kürşat 28. sırada 12 puanla. Mustafa Aslan 12 puanla 27. 26. sırada Recep Kara var. 12 puanla 25. sırada Ünal Karaman var. 12 puanla yer alıyor. Konya Gençlik Spor İl Müdürü Sayın Abdullah Şahiner adına güreş yapıyor. Milli güreşçi, dünya şampiyonu Atilla Güzel, Konya. Konya Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü adına güreş yapıyor. İsmail Güzel, Konya. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Akhisar'da faaliyet gösteren Özan Oda Servisleri Bilgi Servisi. Ünlü iş adamı Sayın İsmail Özan adına güreş yapıyor. Süleyman Başar, Manisa, Akhisar, Selçuklu. Antalya İşte Süleyman Başar 21. sırada. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş adına güreş yapıyor. Sonrasında Köseoğlu, Erzurum. 5 başpehlivan 12 puanla sıralanıyorlar. İlk 24'ün önümüzdeki yıl Kırkpınar'da doğrudan yer alma hakkı elde edeceğini ifade edelim CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde. Sanayi Anonim Şirketi'nin sahibi iş adamı Ömer Erdem adına güreş yapıyor. Nedim Güren, Kocaeli Gölcük. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doçent Doktor Tahir Büyükakın Başkanımızın pehlivanı, milli güreşçi Faruk Akkoyun, Kocaeli Kamyon. Evet değerli güreş severler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Bugün burada Aslı Nesli Çanakkale Bayramisi, Antalya Manavgat'ta faaliyet gösteren Güven Oğulları İnşaat'ın sahibi Sayın Ünal Güven adına güreş yapıyor. 2004, 2007, 2008 ve 2016 yılları Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı Recep Kara Ordu. Recep Kara en çok alkış 664, 665, 666. tarihi geleneksel el balı güreşleri altın kemerli güreş ağımız. CV Enerji Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye CV Yağlı Güreş'in Enerji prensi İsmail Türkiye Koç. Yağlı Güreş Ligi ana sponsoru O da Sayın Trakya Tarık Birlik'le Savran 4 yıl sonra yollarını ayırdı. Yine bugün burada Ve yeni dönemde yeni kurum, kuruluşlar
Bence elini çabuk tutsunlar. İsmail Koç 1-5 yıl daha bu meydanlarının tozunu atar. Güç ve kuvvet olarak ihtişamlı baş pehlivanımız. Konya Beşir. Konya Beyşehirli aslen. Bölge bayi yine Ayanlar Tarım adına güreş yapıyor. Hakan Çalışır, Manisa. Evet değerli güreş severler, 1 Ekim tarihlerinde tüm güreş severleri Antalya Serik Yalı Pehlivan güreşlerine davet eden Serik Belediye Başkanımız Sayın Enver Aputkan adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Serik Yağlı Pehlivan güreşleri güreş ağamız Veli Demir Otomotivlerin sahibi Sayın Veli Demir adına güreş yapıyor. Hüseyin Demir, Antalya Serik. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyor. Yine bugün burada Antalya Kemer'de faaliyet gösteren Aydın Balık Ağları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aydın İnce adına güreşiyor. Cengizhan Şimşek, Antalya Serik Gibiz. Nasıl bir performans ortaya koyacağı merakla beklenen baş pehlivanlardan biri Cengizhan Şimşek. Bir hayli geride CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde ilk 24'ün bir hayli dışında. Uçar emlaklarının sahibi Sayın Osman Uçar adına güreş yapıyor. Menderes Saltık, Manisa. Hüseyin Demir ile karşı karşıya gelecek ikinci turda. Mutlak favori olarak çıkacak hiç kuşkusuz. Son haftalarda yükselen bir form grafiği var Cengizhan Şimşek'in. Ama artık CV Enerji Yağlı Güreş Ligi için bayağı geç kaldı. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 1. etabı startının verildiği Manavgat Yağlı Pehlivan 6 puanla 41. sırada Cengizhan Şimşek. Yani 24'e girmesi hemen hemen mümkün değil. 16 puan alırsa 22 olur. Alt puanlara bakmak lazım. Yani geride bırakacağı tüm güreşçiler 22 puan alamayacaklar ki. Mesela Turan Balaban, Süleyman Başar, Mustafa Doğan Özkaya. Onlardan biri daha düşük kalacak. Furkan Durmuşaltın, Osman Aynur, Fatih Atlı, Özkan Yılmaz, bunlar 16'şar puanlı. Öbürkünün 6 puanı var Faruk. Şöyle, yani 16 puan alması lazım ki. 16 puan alma ihtimali var mı Cengizhan Şimşek'in? Yani var tabii. Matematik olarak var. Kağıt üzerinde var. Tabii burası Er Meydanı olduğunu unutmayalım. Burada her şey değişiyor. Balaban, Antalya. Evet değerli güreş severler, 2009 kulaklığı tak da konuş Şener Usta. Buyurun. Türkiye Cumhuriyeti baş pehlivanı 16 puan. 16 puanı aldığı zaman tabii ki 22 puana yükselecek ve ancak o zaman yani ihtimal var. Tabii ihtimaller var. Öbürlerinin hiç puan alamaması lazım. Hiç puan alamamasından çok düşük puan almaları lazım. 2 puan, 4 puan. Son 16'dan önce elenmelerini beklemesi işini kolaylaştıracaktır ama tur ilerledikçe katılan güreşçi sayısı da azalacak. Azaldıkça uzak bir ihtimal gibi görünüyor ama çok %1 diyebilirim. Yani böyle bir ihtimalin olması, oranlarsak %1 oranı gibi. Sizleri çok bekleyecektik. Gördüğünüz gibi baş pehlivanlar 64 baş pehlivan ikinci turunu seçen sizlerden kuvvetli bir moral alkışı istiyorum. Alkışlar sizden güreş sevenlerden. Bizler Hoca Yusuf'ların, Kerem Uçalar'ın, Kurt Gerenler'in, Osman Aynur ve Mehmet Yeşilleş'in mücadelesinin çok zorlu geçeceğini öngörüsünde bulunabilirim. Çünkü ikisi adına Mehmet Yeşilleş'in ilk 8'i kaybedebilir kaybederse. Osman Aynur 24'e kalmayı kaybedebilir eğer kaybederse. Dolayısıyla tam bir eşikteler. İkisi özelinde çok zorlu bir kapışma olacak. Baş pehlivanlarımızın ikinci turuna. O güzel ellerinizi hazırlayın hep beraber. Alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Başpehlivanlık mücadelelerinde ikinci turda
Burada salavatlama ve sonrasında işte huzur peşlerindeler. Tam tabirle. Biraz sonra kıyasıya bir mücadele içerisine girecek başpehlivanlar. Hüseyin Gümüşalan, Onur Şener'le karşı karşıya gelecek. Az önce ön plandaydı. Büyük orta pehlivanları kura çekiyle getirdiniz. O da ilk 8'in seri başı olmanın özgüveni ve rakibi de oldukça son pehlivanlık dönemini yaşayan Hüseyin Demir. Recep Kara ve Faruk Akkoyun mücadelesi de bir başka yine hani dikkat edilmesi gereken mücadele gibi görülüyor. Faruk Akkoyun sezona kötü başladı ama son 2 haftadır kıpırdadı. Dolayısıyla Recep Kara da o da 24'te tutunabilmek için bu mücadeleyi kazanmak durumunda. Yusufcan Zeybek, Ali İhsan Batmaz'la karşı karşıya gelecek. Şu anda ilk 8'de Yusufcan Zeybek. 32 puanı var. İsmail Balaban ekranlarınızda. O da 3. sırada. İlk 8'i garantiledi Orhan Okulu Ali Gürbüz. Şampiyonluğu garantiledi Orhan Okulu her şeyden önce. İşte Ali Gürbüz ekranlarınızda. Şu anda 9. sırada Mehmet Yeşil 28 puanı var. Ali Gürbüz'ün bu puanın gerisinde kalması ihtimali yok. Mehmet Yeşil başpehlivan olsa bile dolayısıyla ilk 8'deki yerini garantilemiş durumda. Şu andaki ilk ikincisi Ali Gürbüz. Gözler biraz da onda işte Cengizhan Şimşek. Ali Gürbüz bir kez daha ekranlarınızda. Bu yıl en çok başpehlivanlık elde eden başpehlivanlardan biri Ali Gürbüz. Sadece CV Enerji Türkiye Ağlı Güreş Ligi değil, diğer tüm müsabakaları göz önünde tuttuğumuzda. Şöyle bir hatırlama yapacak olursak Faruk, Manavgat'ta Ali Gürbüz, Seka Park'ta Orhan Okulu, Şahin Bey'de 3. ayakta Orhan Okulu, Aybastı Ordu'da İsmail Balaban, Bursa Softoğlu Mehmet Pehlivan güreşlerinde Serhat Gökmen, Yunus Emre'de Ali Gürbüz. 2 defa Ali Gürbüz'ün baş pehlivanlığı var. 2 Orhan Okulu'nun, 1 Serhat Gökmen'in, bir de İsmail Balaban'ın birincilikleri var. Mustafa Taş ekranlarınızda 2022 yılı baş pehlivanıydı. Cengizhan Şimşek'in unvanı geri alındığı için, baş finalisti olduğu için Mustafa Taş 2022 yılı baş pehlivanı ilan edildi. Türkiye baş pehlivanı oldu Mustafa Taş. Mehmet Yeşil yine Türkiye Ağlı Güreşi'nin önde gelen isimlerinden biri. Az önce ekranlarınızdaydı. Dikkat çekici bir müsabaka olacak. Orhan Aynur'la Osman Aynur'la düzeltiyorum yapacağı müsabaka. Son baş pehlivan burada Yusufcan Zeybek. Bunu da ayrıca belirtelim. Son 5 yılda Orhan Okulu'nun 2 kürsüsü var. 2 finali var hatta. 2017'de ve 2018'de. 2017'de zaten altın kemerin sürekli sahibi olmuştu. 2015, 2016 ve 2017'yi kazanarak 2018'de de finaldeydi. İsmail Balaban'a kaybetmişti. Ali Gürbüz'ün de son 5 yılda 4 kürsüsü var. 3'ü final.
ve ikisinde de baş pehlivanlık. Çok iyi bir seri. Çok iyi. Yani burayı seviyor Ali Gürbüz. Burada başarılı olmak zaten her baş pehlivanın öncelikli amacı. Burası Kurtdereli Mehmet Pehlivan, yağlı güreşleri Kurtdereli Er Meydanı. Orhan Okul'da Elmalı sahasını çok seviyor. 7 final, 6 baş pehlivanlık. İnanılmaz bir seri. Yusufcan Zeybek'in de son 2 organizasyonda finalde olduğunu hatırlatalım. 2021'de Ali Gürbüz'ün finaldeki rakibiydi. Geçtiğimiz yılda Hüseyin Gümüşalı'nın finalde mağlup ederek baş pehlivan olmuştu. Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinde müsabakalar başladı. Osman Kan, İsmail Balaban mücadelesi. Doğrusu sonucunu merakla bekliyorum. Osman Kan tarih edinde Kırkpınar'da 2024'te eleme turlarına kalmak istemiyor. O da kritik bir sıralamada. İşte İsmail Balaban ve Osman Kan ekranlarınızda. Osman Kan ekranlarınızda solda. İsmail Balaban üstünlük kurma çabası içerisinde genç rakibine. Hareketli iki güreşçinin müsabakası doğrusu dikkat çekiyor. Ali Gürbüz Güngör Ekin'le karşı karşıya geliyor. Buranın son baş pehlivanı Yusufcan Zeybek'in rakibi Ali İhsan Batmaz. Ali Gürbüz işte ekranlarınızda solda. Güngör Ekin sağda, şimdi sırtı dönük, şimdi sola geçti. Yusufcan Zeybek Ali İhsan Batmaz müsabakası kuşkusuz çok dikkat çekiyor. Çünkü evet, birinci torbaya çıkma ihtimali var. Ali İhsan Batmaz'ın bu ihtimalin peşinde koşacaktır kuşkusuz. Yusufcan Zeybek şu anda ilk 8'de bunu sürdürme amacında olacaktır. Osman Kan, İsmail Balaban karşılaşması yine aynı şekilde. Mustafa Doğan Özkaya'nın da ayrıca ilk 24'te kalması için Serhat Balcı'yı mutlaka geçmesi gerekiyor. Daha önce de değerlendirmiştik. Özkan Yılmaz, Kürşat Korkmaz mücadelesi her ikisi için ilk 24 adına son derece önemli. Osman Kan İsmail Balaban'ı geçebilecek mi? Şimdi İsmail Balaban burada kaybederse, puan alamazsa acaba ilk 8 dışında kalabilir mi? Bunun hesapları da söz konusu. Bunun hesaplarının yapılması gerekiyor. Sanki Şu anda bana biraz uzak ihtimal gibi gelmekte. Ama sen daha tecrübelisin bu skalada. Kuşkusuz daha matematik olarak tabii çeşitli ihtimaller var. Yani İsmail Balaban'ın 38 puanda 3. sırada olduğunu görür. Serhat Gökmen de aynı puana sahip. Yani herkes mi geçecek mesela? Yani hep şöyle hesap yapıyoruz ya, tamam. Bu turdan 2 puan aldılar. Varsayalım ki Mehmet Yeşil'den hesaplayalım. Osman Aynur'la kapışıyor ama. Yani kazandı, 30 puana yükseldi. Bir sonraki turu aldı, 34 puana yükseldi.
Yusuf Can Zeybek'in, İsmail Koç'un, Hüseyin Gümüşalı'nın, Mustafa Batu'nun da benzer performansları ortaya koyması lazım. Bu arada Enes Doğan erken bir galibiyet elde etti. Faruk Mutkan. Bu hesapları yaparken hep bunları göz önünde tutuyoruz. Furkan Durmuşaltı'nı mağlup etti. Artık Furkan Durmuşaltın için tehlike çanları çalmaya başladı. Furkan Durmuşaltın şu anda 16. sırada ama 16 puana sahip ama son ayağı Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerini puansız kapatıyor. Enes Doğan yoluna devam ediyor. Ve arkadan gelenler de artık daha çok bir umutlandı. Haliyle o bölümden işte Kürşat Korkmaz şu anda, Mustafa Arslan, Recep Kara, Ünal Karaman. Bunlar hep şu anda bambaşka bir noktadadılar. Evet. Bu arada Ali Gürbüz çift sarmadan kapaklandı. Her an iç kepçeye yönelebilir. Ali Gürbüz üstte. Şimdi sonra kleye döndü ve birden sağlam bir kapanla orada karşılık vermiş durumda. Ali Güngör yağda bulu yapmak çok zor. Ama yine de yükleniyor Ali Gürbüz. Diğer tarafa döndü. Attı ve kazandı. Ali Gürbüz iç kazıktan, iç kepçeyle kazanıyor. Adını bir üst tura yazdırıyor. 2 puanın da sahibi oluyor. İsmail Koç da yine. İsmail Koç, Hüseyin Gümüşalı'nın galip geldikleri ilan ediliyor. Ali Gürbüz galip. Baş pehlivan güreşlerinde Serhat Gökmen galip. Serhat Gökmen, Mustafa Kemal Karaboğa'ya üstünlük sağladı. İsmail Koç, Hakan Çalışır'ı mağlup etti. Baş pehlivan güreşlerinde Erkan baş pehlivana birinci iddiayı verilmiştir. Baş pehlivan güreşlerinde Mustafa Arslan galip. Mustafa Aslan kazanıyor. Baş pehlivan güreşlerinde İsmail Erkal galip. İsmail Erkal yine kazandı. Bu arada Orhan Okulu'nun baskısı söz konusu sol alt kadrajda. Her Hasan an Zeybek üzerinden keçi dikmesi oyunu yapabilir. Oturarak karşılık vermiş durumda ama Orhan Okulu oradan sonuç alma çabasında. Baş pehlivan güreşlerinde Cengizhan Şimşek galip. Cengizhan Şimşek yoluna devam ediyor. Hüseyin Demir'i mağlup etti. 2 puanın sahibi 8'e yükseltti puanını. İlk 24'te yer alamayacağı merakla beklenen baş pehlivan Cengizhan Şimşek. Bir mucizeye imza atabilecek mi? Tabii bu kendi çaba ve gayreti. Baş pehlivanlık güreşlerinde Mustafa Taş galip. Mustafa Taş da yoluna devam ediyor. Baş pehlivanlık güreşlerinde Süleyman Başar galip. Süleyman Başar, Mustafa Taş. Anonslar bu yönde. 14 puanlı tüm pehlivanlar kazandı. Bir Mustafa Doğan Özkaya kaldı sanırım. Baş pehlivanlık güreşlerinde Fatih Atlı galip. Fatih Atlı da kazandı. Hüseyin İyican'ı mağlup etti. O da 16 puandaydı. 18'e çıkardı. Baş pehlivanlık güreşlerinde Onur Balcı galip. Onur Balcı da kazanıyor. İlk 24'ün dışında mıydı? Onur Balcı çok dışındaydı. Sanırım 47'lerdeydi. İsmail Güzel'i yendi. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada Osman Kan mücadelesi. İsmail Balaban, Osman Kan karşılaşmasında hareketlilik var. İsmail Balaban bir aşağıda bir yukarıda dikkat çekiyor. Zaten bu tarzı da bu ama Osman Kan'ın da tarzı da ona da yakın. Özellikle Orhan Okulu'yla Alanya Gökbeli Yaylası'nı yapmış olduğu o tartışmalı güreş hala hafızalarda büyük bir çıkış yaptı. Özgüven adına. Kendi kariyeri adına. Orhan Okulu bildiğiniz gibi yine rakibini başını rakibinin göğsüne dayadı. Geri adımlatıyor. Rakibini paçadan da yakaladı. Sonrasında attı. Tam bir geniş var mı? Yükleniyor. Orhan Okulu kazanmaya çok yakın. İçten sardı. Ama halen tam bir üstünü kurabilmiş değillerken ters paçayı da buldu ve ondan sonrasında da kazanıyor. Orhan Okulu adına bir üst tura yazdırıyor. Emin adımlarla ilerliyor. CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin uzak ara şampiyonu baş pehlivanı Orhan Okulu.
Orhan Okulu. Hasan Zeybek üstünlük sağladı. Yayının başında söylemiştik. Ben tahminimi yaptım. Hasan Zeybek'i çok rahat geçer diye düşündüm. Tabii bunu ihtiyatla söylemek lazım. Sonunda bireysel sporlar. Burada pehlivan ayağa kayabilir, sırt üstü düşebilir. Onları da söylemek lazım ama Orhan Okulu yine 2 puan aldı ve puanla 65'i çıkardı. Yusufcan Zeybek paça kazıkla şimdi geniş arıyor. Ters paçayı da bulmuş durumda. Acaba oradan gelip alabilecek mi? Kazanıyor. Yusufcan Zeybek de yoluna devam ediyor. Ali İhsan Batmaz'ı mağlup etti. Ali İhsan Batmaz için çok önemliydi. Yusufcan Zeybek ilk torba için iddiasını ortaya koyuyor. Ali İhsan Batmaz da yarınki finalleri bekleyecek. Büyük olasılıkla puan skalasında dışında. Ali İhsan Batmaz şu anda tabii ilk 24'te kalma ihtimali yüksek olan baş pehlivanlardan. İşte yeniş bir kez daha geldi ekranlarınıza. 20 puanda kaldı. Yusufcan Zeybek 34 puana yükseltti puanını. Osman Aynur ve Mehmet Yeşil arasındaki mücadele kıyasıya bir çekişme halinde devam ediyor. Bu turun en sert kapışması. Bu arada uzak kadrajda Yıldır'a yakın Salih Dorum'u mağlup ederek adını o da son 32'ye yazdırdı. Baş pehlivanlık güreşlerinde Yıldır'a yakın galip. Baş pehlivanlık güreşlerinde Nedim Gürel galip. Nedim Gürel de Hamza Köseoğlu'nu saf dışı bıraktı. Zaten Hamza Köseoğlu'nun bu yıl CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde çok iddiası yoktu ama önümüzdeki yıl o da eleme turunda olacak Kırpınar'da. Vay 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 diyorum. Hakikaten. Yani eleme turları da tıpkı Kırkpınar Başpehlivanlığı için şöyle heyecan verici olacak gibi görünüyor. O ilk 8'deki o elit kadroya neredeyse yakın olmuş olacak. O eleme turunda kapışacak olan yiğitlerimiz o kadar sertleşti. Osman Kan, İsmail Balaban, Mehmet Yeşil, Osman Aydın karşılaşmaları bölünmüş ekranda. Aynı anda ekranlarınızda. Balaban bir an paçaya doğru hamle yaptı. Osman Kan sıyrıldı. Sonra diğer paçaya. Hep sen söylersin Recep. Yani tek bir paçaya doğru hamleler değil. Yani her iki paçaya doğru hamleler. Orada farklılaştırıyor başpehlivanı. İşte biraz önce İsmail Balaban da adeta derslik hareketler yaptı. Hani belki şu anda izleyen geleceğin başpehlivanlarına, başpehlivan adaylarına. Ama sol pençesi sağ pençesine göre 2 kat daha güçlü. Kendisiyle güreşmiş bir eski pehlivan olarak. İsmail Balaban için. Tabii ki sol pençesi inanılmaz. Sağ pençesine göre hatta 3 kat daha güçlü. Sağ eliyle paçaya, kasnağa doğru hamle yaptı İsmail Balaban. Bu arada Ertuğrul Dağdeviren Ali Altun'u mağlup ederek adını son 32'ye yazdırdı. Uzak kadrajda, ekranda değil. Sonuçları da sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz aynı zamanda. Hem anonslardan hem de göz ucuyla er meydanını takip ederek ama odaklandığımız husus sizin de izlediğiniz karşılaşmalar. Zaten bu turun en önde gelen iki karşılaşması şu anda aynı anda ekranlarınızda. Osman Kan'la İsmail Balaban çok hareketliler. Mehmet Yeşil Osman Aynur mücadelesinde de Mehmet Yeşil'in hani genellikle savunmayı tercih eden Mehmet Yeşil'in rakibinin üzerine gidiyor olması her zaman görülecek bir şey değil. Ama Mehmet Yeşil için kurtları güreşleri her zaman zorlu geçiyor Faruk Mutkan. Özellikle daha önce Hüseyin Gümüşalan'da Faruk Akkoyun'da yapmış olduğu 2 saat tarihi karşılaşma. Mehmet Yeşil kurtları çok zorlu sınavlar verdiği aşikar. Bunu çok kez tanıklık ettik. Bir şey dikkatini çektim bu arada Recep. Tribünler mutlu. Hani evet. Protesto unutulmuş gibi görülüyor. Güzel. Zaten hem tribünlerin hem basın mensuplarının mutlu olması için çok çalışılıyor. Mutlaka. Ben hep onu söylerim. Yıllar önce rahmetli Togay Bayatlı'dan duymuştum. Yani bir organizasyon iyi olduğunu duymak istiyorsanız, iyi olduğundan emin olmak istiyorsanız medyanın memnun olması gerekir öncelikle demişti.
onları iyi çalışma koşullarıyla orada görevlerini yapmalarını sağlamanız gerekiyor demişti. Doğrusu böyle. Mekanı cennet olsun. Bir taraftan da hani vallahi itiraf etmek gerekir ki ikramlar da son derece çeşitli, güzel. Belediye iştiraki Fırıntaş. Sadece bize değil bu arada, yanlış anlaşılmasın yani, o yüzden bunu söylüyor değiliz. Yani katılanlara, başpehlivanlara, görevlilere, hatta burada takip etmekte olan sporseverlere ikramlarıyla dikkat çekiyor. Bu da doğrusu güzel bir şey ve ben de paylaşmak istedim. Teşekkür ederiz. Başpehlivanlık güreşlerinde Gökhan Arıcı başpehlivan'a ikinci iddiayı verilmiştir. 22. dakika içindeyiz. Yani normal sürenin yarısını geçmiş durumdayız. Müsabakalar devam ediyor. Öne çıkan iki karşılaşma Osman Kan, İsmail Balaban bu turda. Mehmet Yeşil, Osman Aynur karşılaşmaları. Tabii Er Meydanı'nda devam eden başka karşılaşmalar da var. Onlardan da sizleri ayrıca haberdar edeceğiz. Özkan Yılmaz, Kürşat Şevki Korkmaz, Mustafa Doğan Özkaya, Serhat Balcı mücadeleleri hakikaten üst düzey. Alihan Adman'ın üst düzey mücadele ettiğini görüyorum. Puan skalasındaki yerini inanın. Faruk, seni yoracağım belki ama. Rica ederim. İlk 24 içerisinde olmadığını görüyoruz Alihan Atman'ın. Ama muazzam bir efor sarf ediyor. Sanırım o 24'e girme umudunu taşıdığından mı? Bilmiyorum ama müthiş bir mücadele ortaya koyuyor. Galip gelme adına. Merakını hemen gidereceğim. Bu arada İsmail Balaban'ın baskısı sonuç verdi. Osman Kan'ı mücadelesini yere indirdi. Buradan hemen sonuca gitmek isteyecektir. Yeşil de kasnağı yakaladı. İsmail Balaban yükleniyor. Oturarak karşılık. Ensesinden bastırarak yine yaydı. Sanki çırpmaya girermiş gibi bir hali vardı. Serbest güreş, Greco-Roman güreş stili gibi. Sonrasında paça kazağa döndü. Bir de balcaktan da sardı. Bir kez daha yükleniyor. Geri de elini almış durumda. Şimdi yüklendi ama tam anlamıyla bir tutuş olmadı. Boyundurukla rakibinin uzaklaşmasını engelledi. Bir fırsatı da alacak mı? Kasnaktaki eli çıktı. Aslında daha iyi kavrasa İsmail Balaban paça kazık oyunlarını yapabilen bir başpehlivan. Bir kez daha yüklendi. Yani ipler kelimenin tam anlamıyla elinde. Bu çok büyük avantaj Faruk Mutkan. Bir pehlivanın sicimlerini, iplerini kavramak çok büyük bir ustalık, maharet gerektirir. Çünkü çok sıkı bağlandığı bir nokta orası. Dış kazık sağ elde. Şimdi başka bir oyuna geçti. Tutamadı ama Osman Kan'ı tam anlamıyla. Çok hareketli, kılçığı da attığıydı. Yağlı güreşi çok iyi biliyor ve Fatih Attı şu cümleyi kurdu. Ben Türk yağlı güreşinin en teknik baş pehlivan olarak gelecekte benim yerime namzet tek isim Osman Kan dedi. Dolayısıyla Fatih Attı gibi bir baş pehlivandan bu övgüyü almak
Osman Kan için moral ve motivasyon noktasında zaten becerisi de ortada. Çok tehlikeli bir baş pehlivan olduğunu ispatladı. Ama Osman Kan'ı da çok zor durumda tutuyor şu anda İsmail Balaban. Bir o tarafa bir bu tarafa yıpratıyor adeta. Faruk Akkoyun, Recep Kara, Özkan Yılmaz, Kürşat Şevki Korkmaz karşılaşmaları eklendi. Recep Kara yoluna devam edecek mi? Bakalım, hep birlikte göreceğiz. Faruk Akkoyun'un mücadelesi yine zorlu karşılaşmalardan biri. Yine işte hem Özkan Yılmaz için hem Kürşat Şevki Korkmaz için son derece önemli karşılaşma. Bölünmüş ekranımızda, dörtlü penceremizde sizlerle. İsmail Balaban bir kez daha yüklendi. İpler artık tamamen elinde diyebiliriz. Çok neredeyse rahat. Paçası söküldü artık. Orada çok rahat açıyor paça bağını. Aldı eline. Ama Osman Kan da çok hareketli. Hemen karşılığı verdi oturarak. Savunması sağlam. Çok. Abdullah Güngör'ün galip olduğu ilan ediliyor. Mecit Yıldırım'ı mağlup etti Abdullah Güngör. Normalde İsmail Balaban mücadelesi ayağa kalkabilir ama hakemler kaldırmıyor. Çünkü hep oyun deniyor İsmail Balaban. Bu çok önemli. Ben Osman Kan'ın da çok iyi direndiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Şu yerdeki hamleleri gerçekten de bu kadar kolay boşa çıkarabilecek. Ve rakip İsmail Balaban. Balaban yani doğrusu hiç kolay değil. Bir kez daha yükleniyor İsmail Balaban. Yine çok hareketli ve yine tutmasına izin vermedi. Kaldı ki az önce neredeyse kelimenin tam anlamıyla İsmail Balaban ipleri eline almıştı. Evet. Abi bunlardan kurtulurken de bir efor sarf ediyorsun Faruk Mutkan. Oldukça zor durumda ama. İsmail Balaban için de tutma eforu ayrı, tutma ve kaldırma, kavrama eforu ayrı. Hareket halindeki rakibini de belirli bir düzeyde tutma eforu da ayrı. İbrahim Çoroman'ı mağlup etti Serkan Sertürk. Ama İsmail Balaban inanılmaz bir baskı altında tutuyor şu anda Osman Kan'ı. Bu arada Mehmet Yeşil Osman Aydın mücadelesinde Mehmet Yeşil bir de boyundurukta tuttu. Yine kaçma çalışması içerisindeydi Osman Kan. İzin vermedi. Bu defa da Clay ile şimdi devam ediyor. Ama artık burada Osman Kan kurtulma fırsatını buldu. Ayakta devam ediyorlar. Osman Kan Bacaktan yakaladı Osman ama bir anda. Osman Kan yerde bayağı yıprandı ama şu mesajı da verdi İsmail Balaban'a: ben yer güreşinde de iyiyim. Beni kolay kolay açamazsın. Bu mesajı da verdi. Fırsat bulamadı gerçekten de İsmail Balaban. Özkan Yılmaz, Kürşat Şevki Korkmaz mücadelesinde dizleri üzerinde iki baş pehlivanda ve birbirlerini eğlenselerle yıpratıyorlar. Bunu da her zaman görmeyiz. Savunması zor bir pozisyon değil mi bu Recep? Ne diyorsun? İkisi de dizleri üzerinde. Ya bu aslında ikisi de, hep söylüyorum ben Faruk Mutkan, mental olarak birbirlerine mesaj veriyorlar. Ben daha çok istiyorum. İkisi de aynı taktikteler. İkisi de birbirlerinin kasnaklarını vermiyorlar. İkisi de paçalarını kaptırmıyorlar. Yani Osman Aynur, Mehmet Yeşil şimdi mücadelesinin tam tersi. İkisi de çok agresifler. Bakıyorum 16. sırada Özkan Yılmaz. Ali Yanatman yine kazandı. Erkan Ertan'ı mağlup etti Ali Yanatman. 56. sıradaydı ligde. 2 puanı vardı. 4 puanı oldu Ali Yanatman'ın. Cevap Üstad'dan geldi. Üstad'dan geldi. Teşekkürler Üstü Kaptan. Müsabakaların heyecanından ben hemen fırsat bulamamıştım. Neyse ki siz varsınız. Rica ederim Faruk.
Ama şu bir gerçek, bu Ali Yanatma bu dengeleri, bu 24'ü belirleyecek baş pehlivan. Giremese de birini yakacak gibi gözüküyor. Öyle geliyor. Gerçekten. Sen de varsın, iyi ki varsın Recep. Bak, yorumlar için. Şimdi Ali Yanatma'ya daha da fazla dikkatle takip ediyor olacağız. Acaba rakibi kim olacak bir sonraki turda? 32'de en kırılma noktası ya. Hem finallere de, kalma. Hem de cumartesi günü son müsabakalar. Evet. Yarım saati geride bıraktık baş pehlivanlık mücadelesinde salavatlandıktan bu yana. Baş pehlivanlık güreşinde Osman Aydın ve Mehmet Yeşil için baş pehlivanlara birer ikrar verilmiştir. Mehmet Yeşil son dönemde gördüğüm en aktif müsabakalarından birinde ihtar gördü. Bu arada 24. sırada bulunan Kürşat Şevki Korkmaz'ın 12 puanı var. Özkan Yılmaz'ın 19. sırada 16 puanı var. Yendiği takdirde 2 puan. Eğer pazar günkü finallere kalırsa bir anda Özkan Yılmaz'ı ilk 24'ün dışına atma tehlikesiyle karşı karşıya, ama Özkan Yılmaz bu bilinçle güreşiyor. Bu karşılaşma bu turun en çok kaderini tayin edecek karşılaşmalardan biri. Ben de heyecanla, merakla bekliyorum Faruk Mutkan. Yusuf Can Zeybek kazandı, Ali Gürbüz kazandı, Orhan Okulu kazandı. Serhat Gökmen kazandı. Yani favoriler yollarına. İsmail Koç kazandı, Yusuf Can Zeybek kazandı, Nedim Gürel kazandı, Ertuğrul Dağdeviren kazandı, Fatih Atlı kazandı, Turan Balaban kazandı. Faruk Akkoyun'un 8 puanı var. Recep Karar'ın 12. Yendiği takdirde puan farkını 2'ye indirecek. Haliyle o da pazar günkü finallere kalırsa Recep Kara'yı o da 24'ün dışına atmış olacak Faruk Akkoyun. Bu da kritik bir müsabaka eşiktir. Recep Kara açısından son derece önemli. Yani Faruk Akkoyun açısından da son derece önemli. Bu arada Osman Kan kendi kariyeri adına önemli karşılaşma yapmakta İsmail Balaban'la. Kasnakları aradığını gördüm uzun. Sanırım bir 15 dakika geride kaldı mı Faruk Mutkan tam olarak? Ne su gibi akıp geçti değil mi? Salavatlamadan bu yana yarım saat geride bıraktık. ...33. dakika şu anda. Faruk Akkoyun'la Recep Kara bir bezlenme molası vermiş durumdalar. Kürşat Şevki Korkmaz üstte, Özkan Yılmaz altta. Bölünmüş ekranda sağda. Altta. Çift kasnak asılıyor. Mehmet Yeşil. Osman Kan iyi kurtardı kendisini İsmail Balaban'ın atağından. Şimdi o boyunduruk kalıyor. Bir şangal. Sonuç yok. Bir an. Çok tehlikeli. Bir an gerçekten de sonuç olabilirdi. Salih Kasnak'ta sol ile ayağıyla tırpanlayabilirdi. Çok ama çok tehlikeli bir baş pehlivan. Neler yapabileceğini de net bir şekilde gösterdi burada Osman Kan. Faruk biliyorsun Osman Kan da çok tehlikeli bir puana sahip. 16 puan. 24'e girmeme ihtimali de var. Yani burada küme düşecekler, küme çıkacaklar. Bugün ve yarınki güreşlerden sonra belli olacak. Osman Kan bu karşılaşmayı kaybedilse oldukça kritik bir pozisyonda olacak. İsmail Balaban da Osman Kan'ın ilk 24'e girdiği takdirde genç bir baş pehlivanın ne kadar büyük bir sıçrama yapacağını kendi öngörüyor. Çünkü 2013 yılında İsmail Balaban Kırkpınar'da Recep Kara'yı yarı finalde mağlup ederek İsmail Balaban çıkışını ateşlemişti. Dolayısıyla İsmail Balaban Osman Kan'ın yükselişini bir anlamda durdurmak için, ona bu şansı tanımamak için mücadele ediyor çayırda. Böyle bir stratejik durum da söz konusu. Ama son haftalarda müthiş formda İsmail Balaban. Çok formda hatta.
sevgili izleyenler, herkese merhabalar. Şimdi sizlere çok güzel bir projeden bahsedeceğim. Herkesin beklediği, aylardır sorduğunuz bu proje artık faaliyete girdi. Ekin Gayrimenkul bünyesinde biz şu anda Gelibolu'dayız, Bolayır köyündeyiz ve çok güzel bir projeden bahsediyorum. Burada toplam 50 parsel var. Hani diyordunuz ya şöyle Saros Körfezi'ne yakın bir yer ayarlayın, bulun, bizlere sunun, biz alalım. İşte Marmara Denizi'ne yakın olsun, denize yakın olsun. Biz biraz daha İstanbul'dan uzaklaşmak istiyoruz diye birçok talepte bulunmuştunuz. İşte bizler yaklaşık 3-4 ay çalışmanın sonucunda şu anda üzerinde bulunduğumuz parselimizin satışına başladık. Kıymetli izleyenler. Evet, 225 metrekare olaraktan toplam 50 parselimiz var. Bu 50 parselde 225 metrekare ve bir parselimiz kısa süreliğine kampanya dahilinde 449 bin lira. Evet, gerçekten çok güzel bir yer. Otobanı zaten görüyorsunuz ekranda. İnanılmaz güzel bir yerden bahsediyorum. Şu anda ekranda gördüğünüz parsellerimiz, bakın Saros Körfezi'ne 2,5 kilometre mesafede, araçla 5 dakikada inebiliyorsunuz. Hemen diğer tarafın Marmara Denizi, yine aynı şekilde 2,5 kilometre. Yani burada Marmara Denizi ve Saros Körfezi'nin tam ortasında otobanın hemen dibinde muhteşem bir proje. Ve aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. %40 imarı var. Evet, imarlı. İmar planı içerisinde. Etrafı görüyorsunuz zaten. Hemen evlerin yanında elektriği, suyu, her şeyin mevcut. Ulaşım derdi yok. İstanbul'dan otobana bağlanıyorsunuz. Direkt Bolayır'a kadar, arazinin başına kadar gelebiliyorsunuz. Öyle güzel bir yer. Bence bir zaman ayırın. Çünkü burası sizin için bulunmaz bir şey. O kadar net söyleyebilirim. Ve ben de çok heyecanla anlatıyorum. İnşallah ben de buradan kendime bir parsel alacağım. Çünkü böyle yazın gelip kafamızı dinleyebileceğimiz, ondan sonra aracımızla hemen Saros Körfezi'ne gidebileceğimiz veya biz dedik ki Marmara Denizi'ne gidelim, denize girelim. Hangisini arzu ediyorsak, çocuklarımız hangisini istiyorsa oraya götürebiliyoruz. Gerçekten müthiş bir yer. Dediğim gibi %40 imarlı, güzel bir konumda. Elektriği, suyu mevcut, yolu mevcut ve Bolayır'dan bahsedeyim biraz sizlere. Bolayır daha öncesinde beldeydi. Şu anda halen aynı nüfus içerisinde kasabı var, marketi var, her şeyi mevcut. Yani burada Bolayır'a da zaten yürüme mesafesinde, yürüyerek gidebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir yer. Bir vakit ayırın. Hafta içi, hafta sonu fark etmez. Vaktinizi verin bizlere. Gelin görün. Bizim ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Evet, kısa süreliğine 225 metrekare imarlı, %40 imarlı parsellerimiz 449 bin lira kampanya fiyatıyla. Şu anda burada da 50 adet parselimiz var. Belki de bu anonsumdan sonra birçok kişi arayacak. Birçok kişi ben de geleyim göreyim diyecek. Geç kalmayın, siz de arayanlar arasında olun ve şansınızı arttırın diyebilirim. Peki Saros Körfezi duydunuz mu bilmiyorum. Saros Körfezi kendi kendini temizleyen özelliğine sahip. Yani su kendi kendini temizliyor. Deniz kendi kendini temizliyor. Son derece böyle güzel, suyun böyle altını, kumlarını görüyorsunuz. Çok güzel bir denizden bahsediyorum sizlere. Gelin, ilerleyen zamanlarda buraya bir hobi bahçesi yapabilirsiniz. Evinizi yapabilirsiniz. İmarlı olduğunu özellikle söylüyorum sizlere ve en önemli ayrıntısı, bakın 449 bin lira. Emsalleri bunun daha da çok yükseğinde ama bizler Ekin Gayrimenkul olarak bizleri izleyen, Radyo Ekin dinleyen, bizlerin dinleyenleri, izleyenlerine böyle bir kampanya yaptık. Ekran altındaki numaramıza hemen bir çağrı bırakın, sizleri arayalım. Talep çok ama bakalım ne kadar zaman sonra yine bu çalışmalara devam edeceğiz ve sizlere ne kadar istediyseniz bizler o kadar yerde çıkartacağız ve herkese bir arsa sahibi yapacağız. Deniz dediniz, işte denize 2,5 kilometre mesafede, araçta 5 dakika mesafede, elektriği, suyu, her şey mevcut. Yerleşimin içinde zaten, merkeze, Bolayır merkeze çok yakın. Bolayır merkezinde her şey var. Alışveriş yapabilirsiniz. Kasabı var, bakkalı var, ilkokulu var, her şey mevcut. Otoban zaten görüyorsunuz, hemen dibimizde araçlar geçiyor. Etrafımızda evler var. Burası hemen ana yol. Buradan yoldan geçebiliyorsunuz, otobana bağlanabiliyorsunuz. Yani hemen sol tarafında evler var. Burası bir yerleşim alanı. Sizler de buraya ikamet edebilirsiniz. Buraya yerleşebilirsiniz. Yazın geldiği zaman denize evlatlarınızla birlikte, çocuklarınızla birlikte gidebilirsiniz. Sonra ne yapıyorsunuz? Tatile gidiyorsunuz. Binlerce lira para harcıyorsunuz. Ama burada kendi yeriniz olduğu zaman, bir de Saros Körfezi dedim ya, kendi kendini temizleyen bir deniz. Buradan bir yer alın. Gerçekten dua edeceksiniz. Çünkü günden güne artıyor fiyatlar. Günden güne değerleniyor. 449
9.000 lira artık hiçbir şey değil. Burası için hele hiçbir şey değil. Elektrik var diyoruz, suyu var diyoruz, yeriniz belli. Şu anda izliyorsunuz, beton direkler dikilmiş değil ama geldiğiniz zaman muhtemelen bütün arazinin etrafı telle çevrilmiş ve herkesin yeri numaraları belli olmuş olacak, bu bir şekilde göreceksiniz. Tapu masrafını ödemiyorsunuz. Ulaşım dediğim gibi çok kolay. Otobanın hemen dibinde, İstanbul'dan otobana bağlandığınız zaman yaklaşık 2 saate kadar, 2 saat 15 dakika gibi sürede buraya varabiliyorsunuz. O da hiçbir şey değil zaten. İstanbul'u şöyle düşünün, Beylikdüzü'nden Tuzla'ya gitseniz bu süre daha da fazla bir süre ama otobandan geliyorsunuz, hiç yorulmadan, zorlanmadan ailenizi alacaksınız. İster pikniğinizi yapın, ister Saros Körfezi'ne gidin, ister Marmara Denizi'ne gidin. Bu fırsatı değerlendirin diyorum ben. Bu fırsat gerçekten kaçmaz. Ekran altında numaramız var. Arayın, çaldırın. Aklınıza takılan bir şey varsa sorun. Servis saatlerimizi öğrenin. Ve fiyatımız da geçici bir süreliğine 449.000 TL. 225 metrekare buradaki parsellerimiz. Toplam 50 adet var. Bakın 50 adet var. Şu anda binlerce insan bizi izliyor. 50 adet belki dediğim gibi şu reklamı izlediğinizin haftasında bitecek. Ama siz de ya ben sonra arayayım demeyin. Bence bunu iyi değerlendirin. Çünkü diyorum ya, Marmara Denizi ve Saros Körfezi'nin tam ortasında, otobanın yanında. Arsa alacağınız zaman bunlara dikkat edin. Bakın otoban yanındaysa, yol kenarındaysa burası değerlenecek yerdir ve değerli bir yerden bahsediyoruz. Ben hem size otoban diyorum, hem Saros Körfezi diyorum, hem Marmara Denizi diyorum, hem yerleşim yeri diyorum, hem elektrik hem su. Yani burada yok. Her şey mevcut. O yüzden değerlendirmenizi özellikle istiyorum. Gelin bir görün, kararınızı öyle verin. Ekran altında numaramız var. Bir kez çağrı dahi atmanız yeterli ve fiyatımızı tekrar söylüyorum. Tapu masrafı bize ait. Bu bir kampanya fiyatıdır. Burasını tanıtmak için uygulanan bir fiyattır. Bu fiyat belki bir hafta sonra olmayacak, belki 10 gün sonra olmayacak veya bu projeden sonraki projelerde olmayacak. Bu projede yerinizi almak için ekran altındaki numaramızı arayın. Burası Gelibolu, Saros Körfezi'ne 5 dakika, Marmara Denizi'ne 5 dakika mesafede. Otobanın hemen dibinde elektrik, su, her şeyi mevcut ve yol kenarında güzel bir proje. Evet, ekran altında numaramız var. Bir çağrı atın yeterli. Tapu masrafı almıyoruz. Takas seçeneğimiz var ve servislerimiz ücretsizdir. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun. Ben buranın lokasyonundan da bahsetmek istiyorum. Şu anda biz arazimizin hemen yanında, parselimizin yanında bulunan yolun üzerindeyiz. Bu yol otobandan çıktıktan sonra Bolayır'a giden yol. Hemen arka tarafımız zaten görüyorsunuz ki otoban. Otobanın arka tarafı da Saros Körfezi. Buradan belki kameralardan net göremiyorsunuz ama çıplak göze baktığınız zaman, buraya geldiğiniz zaman denizi görebiliyorsunuz. 2,5 kilometre. Şöyle bir döndüğümüz zaman, bu tarafa da baktığımız zaman hemen evlerin yanı başındayız. Bunu görüyorsunuz ve üzerinde bulunduğumuz yol Bolayır'a giden yol ve hemen bizim arazimizin yanındaki yol. Hemen orada ben dedim ya, elektrik var, su var dedim. Zaten elektrik direklerini görüyorsunuz hemen arazimizin yanında ve su altyapısı da hemen yine bu ana yolun hemen yanında ve yine bizim arazimizin başında. Yani bizlerin elektrik, su sorunu yok. Yerleşim içerisinde yazlık yapabileceğiniz %40 imarlı Saros Körfezi'ne araçla 5 dakika mesafede, 2,5 kilometre ileride, yine Marmara Denizi'ne aynı şekilde gerçekten güzel bir konum. Ekran altındaki numarayı arayın. 225 metrekare %40 imarlı parsellerimiz kısa süreliğine 449.000 lira. Şimdiden alacaklara hayırlı uğurlu olsun. Bizi izlemeye devam edin. Cihan Pehlivanı Kurtdere Mehmet Er Meydanı'nda olmuş olması ve Yağlı Güreş Birliği'nin en güçlü mimarlarından biri Sayın Yücel Yılmaz'ın, değerli belediye başkanımızın ev sahipliğinde olmuş olması, ama unutulacak yaralarını saracağız. Puanlama saati geldi artık. Herhangi bir ithal söz konusu. Faruk Mutkan, ben İsmail Balaban Osman Kan mücadelesinde yoktu. Evet. Mehmet Yeşil ile Osman Aynur'a birer ithal verilmişti. Mehmet Yeşil için hatta belki aktif olduğu son dönemdeki en önemli müsabakaydı ama buna rağmen pasif kararı çıkmış olması dikkat çekiyor demiştim.
Faruk 1975 yılında Kırkpınar'da da böyle bir pehlivanların direnişi oldu ve o yıl Kırkpınar'da baş pehlivan çıkmadı ve yarıda kaldı. 1975 yılı Kırkpınar'ı. Tabii Türkiye Yağlı Güreş Ligi bu yıl kuruldu ve ilk defa uygulanan. Bunun hataları da olacak, eksiklikleri de olacak Faruk. Ve eksiklikler de hemen olacak. Bulunan ilk eksikliklere hemen anında müdahale edelim. Tabii yani bu iş bir şekilde oturacak. Önümüzdeki yıl daha farklı lig güreşlerini göreceğiz burada. O nedenle ben 12'ye çıkabilir diye tahmin ediyorum. 7'den 12'ye çıkacağını tahmin ediyorum. Zorlu müsabakalarda şimdi kısa bir mola. Bundan sonrasında hataya tahammülün olmadığı anlar başlayacak. Osman Kan, İsmail Balaban mücadelesi işte ekranlarınızda. Bu sonucunu merakla bekliyoruz. Kırmızı paçalı Osman Kan. Hemen ekranlarınızın sağında. Altı çok iyi bir savunma örneği gösterdi İsmail Balaban'a. Belki de İsmail Balaban alışılmışın dışında ayaktan oyun arayışı içerisinde olacak Osman Kan karşısında. Tabii artık puanlama dönemi. Zaten öncelikle bunu yapmak zorundalar. Ama bütün müsabaka boyunca sadece bir kez bu fırsatı buldu. Normalde İsmail Balaban rakibi kim olursa olsun rakibin altına aldıktan sonra bir şekilde sonuca giderdi. Eğer üstelik başka rakip değilse, evet, Can Zeybek gibi veya bir başka Ali Gürbüz gibi. Evet, Yeşil Osman Aydın müsabakası da yine beklendiği gibi, tahmin edildiği gibi çekişmeli devam ediyor. İsmail Balaban paça ve kasnaktan hücum edecek. Dışta İsmail da yakaladı. Ve ondan sonrasında da yükleniyor. Henüz tam bir üstünlük kurabilmiş değil ama şimdi karşılık verdi. Osman Kan arkasına geçti. Tam bir hakimiyet kurabilmiş değil. Yükleniyor. Osman Kan mı kazanacak? İlan plan pozisyonundaydı. Şimdi yine kepçeledi ve kazandı. Osman Kan kazanıyor. Tam ben hikayeyi anlatmak isterken iki baş pehlivan da silahlarını ateşlediler. Çift aldı İsmail Balaban. Kol bastıdan, dış kasnaktan dolandı bir anda Osman Kan. Ve tam
hakimiyeti ikinci kez denediğinde başardı ve Sarı Fırtına İsmail Balaban son 64'te Osman Kan'a mağlup oldu. Osman Kan yoluna emin adımlarla devam ediyor ama Osman Kan kariyeri adına apoletlerine çok önemli bir galibiyet elde etti Faruk Mutkan. Bir kere buradan 2 puan aldı. İşte Yeniş bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Bu üstünlük kurduğu an bir kez daha geliyor ekran. Burada kazanmıştı zaten. Ve bitmişti müsabaka ama bir öncesinde gerçekten de ne kadar güçlü olduğunu İsmail Balaban net bir şekilde göstermişti. Buradaki bu pozisyon öncesindeki bir önceki hamlesi öncesinde yani o kadar büyük bir ağırlığın altındayken o rakibine hakimiyet fırsatını tanımadığı anlar gerçekten de ne kadar güçlü olduğunu gösterir hamleydi. İsmail Balaban kaybetti. Puan alamadı. Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 7. ayağından ki İsmail Balaban Ordu'da Aybastı Yağlı Güreşlerinde finalde Orhan Okulu'yu mağlup ederek başpehlivanlık unvanı elde etmişti. Ayrıca Yunus Emre güreşlerinde de kürsüdeydi. Üçüncülük basamağındaydı. İsmail Balaban ama CB Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 7. ayakta, son ayakta puansız olarak ayrılıyor. Şimdi İsmail'in 38 puanı var. Bakalım İsmail Koç, Yusuf Can Zeybek puanını 34'e çıkarttı. Hüseyin Gümüşalan 34'e çıkarttı. Bu sıralamada bakalım üçüncülük sırası değişecek mi? İsmail 3. sıradan daha aşağılara inecek mi? Onu hep birlikte bundan sonraki güreşlerde göreceğiz. Şimdi şöyle, aslında İsmail Balaban için ilk 8'in dışında kalmak çok uzak ihtimal. Çok. Şöyle ki onu yapabilecek şu anda tek başpehlivan Serdar Yıldırım. Hani onu aşabilecek, 40 puana ulaşabilecek. O da başpehlivanlık unvanı elde edecek olursa. 40 puana elde ederken haliyle yarı finalde, çeyrek finalde rakiplerine üstünlük sağlamış olması gerekecek. Bunların bir kısmı İsmail Balaban'ın rakibi olması, onu aşağıya çekecek güreşçiler olması ihtimali yüksek. Bu şu anlama geliyor: Serdar Yıldırım'la birlikte onu ilk 8'den edecek 3 başpehlivana daha ihtiyaç var. O da imkansız. Yani dolayısıyla yani 20 puanlı hemen arkasında Ali İhsan Batmaz var. İşte o da zaten o da oldu. yoluna devam edemiyor. Evet. Efendim Nedim Gürel işte 22 puana yükseldi. Alabileceği maksimum puan onun zaten yine 36 idi. İsmail Balaban'ın zaten gerisinde kalmış durumda. Dolayısıyla İsmail Balaban için aslında kaybedilmiş bir durum söz konusu değil. Ama ciddi bir rakip kazandı. Evet. Sadece İsmail Balaban değil. Osman Kan için müthiş bir galibiyet oldu. Artık Orhan Okulu, Ali Gürbüz hepsi ciddi bir tehdit unsuru oldu. Artık Osman Kan kariyeri adına. Aslında belki de tabii biraz Mustafa Batu'nun yoluna devam edememiş olmasıyla da İsmail Balaban ilk 8'deki yerini garantilemiş durumda. Müsabakalar başlarken biz sadece 2 isim için bunu söyleyebiliyorduk. Orhan Okulu ve Ali Gürbüz için. Şimdi İsmail Balaban için de bunu söyleyebiliriz. Matematik olarak da durum bu. Bu arada Osman Aynur, Mehmet Yeşileş'in mücadelesi biraz sertleşti. Serhat Gökmen'in 40 puana çıktığını da görüyoruz. Bu da onun da ilk 8'i garantiledi anlamına göre. Serhat Gökmen kazandıktan sonra, evet, Mustafa Kemal Karaboğa'yı mağlup ettikten sonra 40 puana çıktı. 40 puana çıktı. Dolayısıyla İsmail Balaban'ın üzerinde yer alıyor. Ona ulaşabilecek en yakın rakibi Serdar Yıldırım. Serdar Yıldırım da başpehlivanlık unvanı elde ederse ancak. Emre Ergal başpehlivana birinci liglere verilmiştir. Özkan Yılmaz, Kürşat Şevki Korkmaz, Serhat Balcı ve Mustafa Doğan Özkaya mücadelesi Serdar Yıldırım, Kaan Kaya şu anda devam etmekte uzak kadrajda. Şimdi sertelenseler Mehmet Yeşil'den inanılmaz. Puanlama bölümündeyiz. Bu gücü nereden buluyor? İşte başpehlivanlık bu. Osman Aynur zaten sert güreşen bir başpehlivan. Bu sertlikler iki başpehlivanı da kendi stratejinin çizgisinin dışına itecek muhakkak. Dolayısıyla puan almaları biraz daha yaklaşmış olacak. İşte 3 müsabaka aynı anda ekranlarınızda. Sol üstte Faruk Akkoyun, Recep Kara. Sağ üstte Mehmet Yeşil, Osman Aynur.
Hemen bu öndeki güreşin ardındaki güreşçi, biz yerdeki müsabakayı odaklanmaya çalışıyoruz. Baş altında da şimdi turlar devam ediyor. Bu müsabakalar da aynı anda er meydanında. İki güreşin hemen arkasında biraz sonra daha açık görebileceğiz. Kürşat Yılmaz, Kürşat Korkmaz, Özkan Yılmaz mücadelesini. Her iki güreşçi de ayakta. Özkan Yılmaz sağda. Faruk, istersen seyircilerimizi bilgilendirelim. Mustafa Doğan Özkaya Serhat Balcı mücadelesinde tartışmalı bir pozisyon vardı. Gerçekten Serhat Balcı göbeği havayı gördü mü görmedi mi? Ama o sırada bir başka müsabakayla karışmış olmasına da itirazı olabilir. Şimdi çünkü dengesini bozan o muydu acaba? VAR sisteminden izliyorlar. Onu da bekleyelim bakalım nasıl bir karar çıkacak. Baş pehlivanlık süreçlerinde Emre Erkal galip. Emre Erkal Menderes Saltık'ı mağlup etti uzak kadrajda. Recep Kara'nın 12 puanı var. 14 puana yükselecek. Turan Balaban ikinci tura yükselmişti. Fatih Çakıroğlu ile olan müsabakası tamamlandı mı Turan Balaban'ın? Bunu da zaman zaman gözden kaçırabiliyoruz bu türden müsabakaları. Kürşat Şevki Korkmaz, Özkan Yılmaz mücadelesinde iki güreşçi de sonuca gitme çabasında. Dizleri üzerinde Özkan Yılmaz. Baş pehlivanlık süreçlerinde Serhat Balcı baş pehlivana birinci yukarı verilmişti. Serhat Balcı ithar çıktı. Geniş bekliyordu Mustafa Doğan Özkaya. Serhat Balcı'ya ithar çıktı. Müsabaka devam ediyor. Az önce Üstad ifade etmişti. Özkan Yılmaz sol alt kadrajda. Kürşat Şevki Korkmaz'ın sağ paçasına ulaşmak istiyor. Orayı kapattı şu ana kadar. Dizleri üzerinde durdu ve sonuç almasına engel oldu. O sol pençesi inanılmaz güçlü Özkan Yılmaz'ın. Zaten sol bilekten yakaladı. Hamle bile yapamadı. Ondan sonrasında Kürşat Korkmaz. Faruk, Mustafa Doğan Özkaya Serhat Balcı'yı mağlup etti. Serdar Yıldırım yoluna devam ediyor. Kankayı yendi. Bu arada yan kazık yapmacasında Özkan Yılmaz, Kürşat Şevki Korkmaz mücadelesi. Arkasına geçti. O sonrasında müthiş bir hamle. Acaba bir karşılık var mı? Boyunduruk. Sonra bir kez daha arkasına geçiyor. Kürşat Korkmaz kazanıyor. Kürşat Şevki Korkmaz galip. Özkan Yılmaz puan alamıyor. İtirazları var ama VAR'dan izlenmesini istiyor. Dış kazıkta bir anda açmak istedi. Sağ kalçasının üzerinden döndü mü acaba diyor Kürşat Şevki Korkmaz için. Şahali Kurt Ali Rıza Kaya mücadelesinde. Şahali Kurt'un iki ithari var. İşte bir kez daha izliyoruz. İşte tam burada. Dış kasnaktan burada kas kanadını sonra paçasından iyi yakalamış. Tersini de iyi bulmuş. Arkasına da geçip hamlesi çok iyi gerçekten de. Savunması sağlam. Sonrasındaki hamlesi de çok etkileyici gerçekten de. Kürşat Korkmaz'ın Özkan Yılmaz'a üstünlük sağladı. Allah Allah illallah Muhammedur Resulullah. Çayır'da 3 çift kaldı. Bekir Erücel, Yunus Emre Yaman, Mehmet Yeşil, Osman Aynur ve Faruk Akkoyun Recep Kara mücadelesi. Bekir Erücel, Yunus Emre Yaman mücadelesinin de yine yeni baş pehlivanların arasındaki müsabaka olması dolayısıyla dikkat çekici olduğunu ifade etmiştik. Şahali Kurt Ali Rıza Kaya mücadelesi de devam etmekte. Şahali Kurt'un iki ihtarı var. Baş pehlivanlık güreşlerinde Yunus Emre Yaman baş pehlivana ikinci ihtarı verilmiştir. Yunus Emre Yaman'ın da iki ihtarı var. Bekir Ergücel de mücadele ediyor. Yunus Emre Yaman. Mehmet Yeşil de çok sert Enes Devru, Osman Aynur'la birbirlerini kışkırtıyorlar. Güreş taktiğinin dışına itmeye çalışıyorlar ama ikisi de çok sadıklar.
ve çok deneyimli çayır hakemi Kahraman Şişman farklı, temiz bir noktaya, alana çekti bu zorlu mücadeleyi. Sert bir elense Osman Aynur'dan. Yeşil karşılık verecek mi? Paçaya doğru hamle yaptı. Sonra diğer paçaya. Bir kez daha. Osman Aynur sağlam durdu. Ali Rıza Kaya Başpehlivan'a birinci ihtarı verilmişti. Rakibi Şahli Kurt'un 2 ihtarı var. Ali Rıza Kaya'da bir ihtarı var şimdi. Arkasına geçme çabasındaydı bir an. Mehmet Yeşil sanki hemen bir sonuç alınabilirmiş gibi görünüyor bu müsabakada. Mehmet Yeşil Osman Aynur karşılaşmasında. Elenseler dikkat çekiyor her iki başpehlivandan da. Sabırları tükendi hem Osman Aynur'un da hem Mehmet Yeşil'in de. Kasnaktan çift elle asıldı bir an Osman Aynur. Ancak Mehmet Yeşil'i tebrik etmek gerekiyor. O kaotik ortamda ortayı bulabilmek için çok büyük efor sarf etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin güreşçisi olarak da aynı zamanda o arabuluculuk belki de ona gerçekten de yakışırdı. Ve o motivasyon bozukluğuna rağmen kıran kırana güreşiyor hakikaten. Ayrı bir pencere açmak gerekirdi, parantez. Eğer kendi aralarında çok sıkı bir ağ kurup konuştular ve bunu hayata geçirdilerse, yerinin ne zaman yapacaklarını, ne söyleyeceklerini, taleplerinin ne olacağını ve bunu dışarı sızdırmadılarsa, ben onun müsabakaların konsantrasyonu bozacağını düşünmüyorum. Çünkü çok planlı yapılmış bir hamleydi, hareketti, protestoydu başpehlivanların yaptığı. Doğrusu ben hala daha nasıl oldu da sızmadığını, nasıl olur da önlem alınmadığının farkına varılmadığını gerçekten de hala şaşkınlığı içerisindeyim. Hadi biz işimizi çok kötü yaptık gazeteciler, medya mensupları olarak. Ama yöneticiler de mi? Kasnaktan hamleleri. Mehmet Yeşil rakibinin üstüne gidiyor. Ki özellikle çok zor aşamalardaydık Faruk Mutkan. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Türkiş, kemer kuşanmış başpehlivanlarımızın Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda antrenör olabilme noktasında inanılmaz çaba ve gayret sarf ettiği bir dönemde bu hakikaten biraz vicdanları yaraladı. Ama devlet tecrübesi ve düsturuyla yetişmiş bir federasyon başkanımız kişisel değil, genel anlamda mutlaka planlama içerisinde olacaktır. Devlet terbiyesi, devlet yöneticiliği bambaşka. Faruk, olaya şöyle de bakmak lazım. Eğer bu güreşçi kardeşlerimiz oraya çıkıp bir açıklama yapsalardı, arkadaşlar bizim niyetimiz şu, biz ama burada güreşe devam edeceğiz, bunları istiyoruz deselerdi, hiç olmazsa daha haklı oluyordu. Ama böylece bir eylem yapmak, güreşi bırakmak, araya girilmese çekip gideceklerdi. Üzüntü veren tarafı bu. Ne Türk seyircisinin, televizyon seyircisinin hakkı var, ne de seyirciyi yanlış yönlendirmek. Kimsenin hakkı yok buna. Başpehlivanlık güreşlerinde, Kurtlareli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinde ilk tur müsabakaları 4 müsabaka kaldı. Bunların 3 müsabaka. O müsabakaların yayını sizlerle birlikte ama en önemli 2 tanesi Faruk Akkoyun, Recep Kara ve Mehmet Yeşil Osman Aynur karşılaşması. Özellikle Recep Kara açısından son derece önemli. Mehmet Yeşil Osman Aynur açısından önemli. Yeşil'in ilk 8'de olduğunu görüyoruz. Osman Aynur'la yapacağı mücadeleye bağlı olarak arkasından gelen işte Serdar Yıldırım 2 puan tanesine yazdırdı. Bir adım daha yaklaştı. Yani ilk 8'in dışında kalma ihtimali söz konusu. Osman Aynur için ilk 24'te yer alma durumu için son derece önemli müsabaka. Bu müsabakaların heyecanını sizlere aktarıyor olacağız.
Biraz sonra TRT Spor Yıldız'dan sizlere veda edeceğiz ama TRT Avaz'dan ve dilerseniz eğer internetteki yüzümüz trtspor.com.tr'den bu karşılaşmaları izleyebilirsiniz. Bu arada Bekir Erücel, Yunus Emre Yaman'ı mağlup ederek adını son 32'ye yazdırdı. Harika. Mustafa Davunescu'ya Serhat Balcı mücadelesi devam ediyor o zaman. Dese orta boy pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Çok sert elenseler hem Mehmet Yeşilleşil'den hem Osman Aynur'dan. Bu ne anlama geliyor Recep? Bu saat oldu, bu kadar mesafe geçti. 1 saat 6 dakika mücadelede geride kalmış durumda. İkisi de birbirlerini iyi tanıyor Faruk Mutkan. Birbirlerini böyle tahrik ediyorlar, kışkırtıyorlar. Yani birinin dalmasını, kontra hücum yapmasını. Hala gücüm yerinde mesajı veriyor. O da önemli ama daha çok çizgisinin dışında hamle yapmaya zorluyor ve kontra hücum. İkisi de özellikle Mehmet Yeşilleşil çok kontracı bir baş pehlivan. Osman Aynur da onun o duruşunu bozma arzusundan. Mehmet Yeşilleşil, ikisi de aynı ölçüde. Yalnız Recep Kara da müthiş bir mücadele ortaya koyuyor. Faruk Akkoyun da. Faruk Akkoyun'un son haftalarda yükselen bir form grafiği var. Asla bir an yakaladı ama izin vermedi sonra. Sabırla bekler 24 saat. Tanıdığım en sabırlı baş pehlivanlardan biri. Recep Kara. Faruk Akkoyun. Recep Kara, Faruk Akkoyun o sabrını bildiği için mutlaka bir hamle yapacaktır. Kontra bir hücumla ya puan alır ya da puan verir. Gidişat bu doğrultuda, bu yönde. İnsanın ağırlıklarla ve kendiyle bitmeyen mücadelesi, ani güç patlamasının sporu, halter. Ve dünyanın en iyi haltercileri gezegenin en büyük organizasyonunda bir arada. Dünya Halter Şampiyonası. Milli takımlarımızın da yarıştığı Dünya Halter Şampiyonası gün boyu canlı yayınlarla TRT Spor Yıldız'da. TRT Spor Yıldız, sporun her rengi. Türkiye'nin markası, çözüm ortağınız Doğan İnşaat sizler için çalışmalara devam ediyor. Bugün Erzincan, Tercan, Mercan, Çatakdere köyündeyiz. Burada Mustafa ve Filiz Polat çiftinin evinin çatısını 4 gün gibi kısa bir sürede Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları yaptılar. Bugün teslim ediyorlar. Çatıda sorun mu vardı? Yağmur yağdığı zaman hep su damlıyor. Hiç memnun değildim. Reklamlarınızı gördüm. 2 senedir illa Doğan İnşaat gelecek diye. Sonunda beyimle konuştuk, karar verdik. Doğan İnşaat'ı çağırdık. Bayram Bey geldi. Konuştuk, anlaştık. Eşiniz dedi ki hem çatımız akıyordu hem de nasıl? Kuşlar dedi yuva yapıyordu, ses yapıyordu dedi. Çok acayip. Filiz Hanım dedi ki ben bunu Doğan İnşaat'ta başkasına yaptırmam. Ustalar öyle bir yapmışlar ki hakikaten az önceki arkadaş baktı dedi ki ya buraya sinek bile girmez dedi. Aynen öyle, aynen öyle. Güzel de çalışıyorsunuz. Çok temiz, düzgün, memnunum diye. Çatı evin sigortasıdır. Şimdi çatıyı yaptınız hem yağmura hem soğuğa hem sıcağa karşı özellikle bu sandviç panel güzel bir malzeme.
kaliteli bir malzeme. Evet. Onu yaptılar ustalarımız. Bugün size teslim ediyorlar. Malzemede, ustalarda, işçilikte memnun musunuz? Memnunum. Çok memnunum. Hepsi birbirinden üstün. Güzel, temiz çalışıyorlar. Çok dürüst. Tanıdıklara, köydeki komşularınıza Doğan İnşaat'ı tavsiye eder misiniz? Ederim. Doğan İnşaat'ı çağırsınlar. Çok memnun olurlar diye. Ben çok memnunum. 4 gün oldu. Çatınıza başladılar. Ustalar söktüler. Yenisini yaptılar. Şu anda son çalışmalar yapılıyor. Bugün size teslim ediyorlar. Çalışmalarda, ustalarda, malzemede memnun musunuz? Ben herkese memnunum. İşçisinden tut, mühendisinden tut. Haydar Bey sizde olsun. Eyvallah. Hepinize tek tek teşekkür ederim. Doğan Bey'le görüştükten sonra Bayram Bey'le konuştuk. Dedi ben yarın sabah saat 9'da geliyorum. Aynı günde başladılar Bayram Bey onlar dediği günde ve temizliği dikkatimi hep çekiyor. Herkese tek tek teşekkür ederim. Bilhassa Bayram Bey, Mustafa Usta, onların hepsine çok teşekkür ederim. Hepsinde de memnunum. Komşulara tavsiye eder misin Doğan İnşaat? Aynen, her zaman. Zaten komşular beni arıyorlar, soruyorlar. Yurt dışında arıyorlar beni. Dedim ben 2 senedir Doğan İnşaat'ı hep takip ediyordum zaten. Doğan İnşaat'ı geldikten sonra hanımla beraber düşündük, aradık ve sağ olsunlar hemen bizim ihtiyacımızı hallettiler. Şimdi ustalar çalışırken komşular gelip bakıyorlar, beğeniyorlar mı? Ne diyorlar? Çok güzel diyorlar. Çok güzel beğeniyorlar. Doğan İnşaat'ın reklamlarına baktıktan sonra her şeyi değiştirdim. O reklamda gördüğün çalışmalarla burada da canlı gördün. Aynı mı abi çalışmalar? Aynen, hiç değişen hiçbir şey yoktur. Aynen gördüğünüz gibi o reklamlarda bende çalıştıkları da aynen. Hiçbir farkı yok. Her şeyinden memnunum. Hepsine tek tek teşekkür ederim. Bugün Sivas'ın Divriği ilçesinin Yağbasan köyündeyiz. Burada Hüseyin Döner Bey'in evinin çatısını 4 gün olduğu Doğan İnşaat'ın ekipleri başladılar. Bugünse Hüseyin Bey'e teslim etmeye hazır hale getirdiler. Çatımda çok sorun vardı. Çok ustalar getirdim fakat hiçbir anlamını alamadım. Doğan İnşaat geldi, beni kurtardı. Allah 100 binlerce Doğan İnşaat'a razı olsun, teşekkür ederim. Gününde geldiler, gününde başladılar ve gününde teslim ettiler. İşi olan bütün dost ve akrabalar Doğan İnşaat'ı tercih etsinler. Bir telefonla her işi hallolur efendim. Ustalarda, çalışmalarda, malzemede, işçilikte memnun musunuz? Çok memnunum. Allah razı olsun Doğan İnşaat'tan. Ben bu kadarını beklemiyordum. Doğan İnşaat'tan çok memnunum. Daha önceden de ben Doğan Bey'le görüşmüştüm ama bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Bir adamları, bir elemanları var. Çok çok memnunum. İşi olan, gücü olan inşaat yaptıran Doğan İnşaat. Başka birini tanımıyorum. Türkiye'nin şu anda 54 bölgesinde ekipler çalışıyorlar. Evet, diyorlar ki Doğan İnşaat köylere gider mi acaba? İşte burası köy ve şu anda burada çalışıyorlar değil mi? Buraya gelmeyen Türkiye'nin hiçbir yerine gidemez. Burası Yağbasan. Onun için şu anda ekipler çalışıyorlar. Çalışıyorlar, Allah razı olsun. Bayram Bey geldi. Bütün malzemeleri buraya indirdi. Hatta bana da baktırdı. Ben de bu işin biraz ustasıyım. Çok teşekkür ederim Bayram Bey. Allah razı olsun. Ben İstanbul'da duruyorum. Burada değil. Burada 1 ay 2 ay duruyorum. Tekrar diyorum İstanbul'da aynı günü yine bu inşaatı devam ettireceğim. Çatı evin sigortasıdır. Çatı Doğru. sağlam olursa Hüseyin Bey'in İstanbul'da kafası rahat olur. Doğru efendim, doğrudur. Gayet güzel. Şimdi gününde geldiler, başladılar. Gününde teslim ediyorlar Evet, sana. evet efendim, evet efendim. Bu çok önemli. Hiç şaşmadı. Geliyorum dedi, geldiği saatte geldiler ve işime başladılar. Her işimi bitirdiler. Allah 100 binlerce razı olsun. Allah 100 binlerce razı olsun. En ufak bir zarar vermeden her işimi yaptılar. Ben memnunum. Öncelikle Hüseyin Bey'e buradan ailesine ve kendisine çok teşekkür ediyorum Doğan İnşaat'ı tercih ettikleri için. Hüseyin Bey'in söylediği gibi dediğimiz saatte, dediğimiz günde işimize tertemiz başladık ve tertemiz teslim ediyoruz. Çok güzel yaptılar. Çok uygun yaptılar. 20 sene garanti diyor. Bu ne demek abim ya? Zaten 20 sene yaşayacak mıyız? Allah razı olsun Doğan İnşaat'tan. Çevredeki komşulara, tanıdıklara Doğan İnşaat'ı tavsiye eder misin? Etmem mi? Doğan İnşaat. Başka yok. Doğan İnşaat. Hiçbir şey elime attırmadılar. Tertemiz yapıp çatıp bize teslim ettiler. Türkiye'nin markası çözüm ortağınız Doğan İnşaat, Türkiye'nin 81 ilinde şu anda 54 noktasında çalışmalara devam ediyor. Bugün İzmir, Dikili'deyiz. Burada Narin ve Durmuş Kara kardeşlerin ikiz villasının Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları çatısını, dış cephe ısı yalıtım mantolamasını, terasını, pergülesini, lambiresini de yaptılar. Bugün teslimata hazır hale getirdiler. Kaç gün önce başladınız ve kaç günde teslim hale getirdiniz?
Bu şantiyemizi 10 gün önce başladık. Bugün teslim ediyoruz. Doğan İnşaat'ı nerede gördünüz? Nasıl ulaştınız? Doğan İnşaat'ı zaten duymuştuk, reklamlarda görüyorduk. Çatı akıyordu, sorunumuz vardı. Enişte Bey buraya geldi, bir telefonla aradı. Sağ olsun Doğan Bey de Hemen geldiler. Hemen geldi yani. Sözleşmenizi, anlaşmanızı yaptınız. Sözleşmemizi yaptık ablamla beraber. Size taahhüt ettiği günde başladılar mı? Başladılar. Taahhüt ettiği günde önce teslim ettiler mi? Bitti. Bu çok önemli. Bitti, evet, teslim ettiler. Kendilerini kutluyorum ya. Memnunuz. Doğan İnşaat yaptığı işlere 20 yıl garanti veriyor. 20 sene yeterlidir. Bence akmayacağını düşünüyor. Burada Doğan İnşaat'ın ustaları çalıştı. Siz gördünüz mü çalışmaları, malzemeyi gördünüz mü? Çalışmasını gördük, malzemesini gördük. Çok memnun olduk. Gününden de önce teslim etti. Hanımlar yapılan işleri çok titizlikle inceler. Evin içi, dışı, cephesi, balkonu, terası hepsini gördünüz. Evet. Çalışmalarda, malzemede, ustalarda, Doğan İnşaat'ta memnun musun? Evet, çalışmalar çok güzel geçti. İşçiler çok güzel çalıştılar. Hepsinden çok memnunuz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kardeşimle tabii önceden konuştuk, anlaştık, yaptırmaya karar verdik. Sonradan Doğan İnşaat'ı aramaya karar verdik. Eniştem aradı. Aradığı günün ertesi günü geldi hemen ve anlaşmamızı yaptık. Ondan sonra ertesi günde başladılar inşaata. Malzemelere gelince malzemeler de gerçekten birinci kaliteydi. Malzemelerden de çok memnunuz. Bu kadar kısa sürede yapılacağına inanmıyorum açıkçası ama yaptılar, teslim ettiler. Çok sağ olsunlar. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Doğan İnşaat'a ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çok güzel çalıştılar. Çok memnunuz. Zamanında bitirip teslim ettiler. Çok memnunuz. Hepsine çok çok teşekkürler. Düşündüklerinizi siz hayal edin, Doğan İnşaat gerçekleştirsin. Kalitenin, güvenin ve estetiğin adresi Doğan İnşaat. Yaşam alanlarınızı inşa ediyoruz, güzelleştiriyoruz. Daha güzel yaşam alanları size sunuyoruz. Yaşam alanlarınızı inşa ediyoruz, güzelleştiriyoruz. Sizler için konforlu hale getiriyoruz. Sizler hayal edin, Doğan İnşaat gerçekleştirsin. Yazlık sezonda olduğumuzdan dolayı şu an ufak tefek tadilatlar yapabilsek de Eylül 15'ten sonra sıfırdan şantiyelerimize başlayabiliyoruz. İnsanları rahatsız etmemek adına bu genel olarak bir kural yazlık bölgede. Müşterilerimiz bizi aşağıdaki numaralardan aradığında görüşüyoruz. Neler istediklerini dinliyoruz. Kalem kalem konuşuyoruz, anlaşıyoruz. Anlaştıktan sonra Eylül 15'ten sonra sıraya alıyoruz müşterilerimizi. Daha sonra onların istek, talep, onların üzerine başlıyoruz şantiyelerimize. Şu anda 54 noktada şantiyelerimiz devam etmekte. Çözüm ortağınız Doğan İnşaat Türkiye'nin 7 bölgesinde çalışmalara devam ediyor. Bugün Balıkesir Ayvalık'tayız. Burada Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları Hayatun Savaşal hanımefendinin yazdığının tadilatını, tamiratını komple yeniden yapıyorlar. Ayvalık'ta bir yazlığımız vardı. Uzun zamandır tamir ettirmek istiyordum ama yaptıramadım. Doğan İnşaat'ı aradım. Tüm her istediğimi yapıyorlar. İstediğim şeyler oluyor ve her şeyde memnunum şu anda. Ve bütün dostlarıma tavsiye ediyorum. Mühendis hanımdan da çok memnunum. Her şeyi beraber seçip beraber yapıyoruz. Doğan İnşaat'tan memnun kaldığım için onları seçtik. İkiniz de bayan olarak kafa kafaya verdiniz şöyle. Aynen. Malzemenin seçimini az önce boyaları seçiyordunuz beraber. Evet, boyaları seçtik, taşları seçtik, parkeleri seçtik beraber. Hepsini beraber yapıyoruz ve çok memnunum. Çevreye de tavsiye ediyorum. Evet. Reklamlardan bize ulaştılar. Doğan Bey'le geldik. Hemen bir keşif yaptık. Dış cephe mantolamaya ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Onu yaptırdık. Çatımızı komple yeniliyoruz. Yerden ısıtma sistemi istediler. Onları yapacağız. Komple zemin seramiklerimizi, parkelerimizi yeniliyoruz. Mutfak dolabımızı yenileyeceğiz. Aynı zamanda dış cepheye drenaj yapılıyor şu anda ustalar. Onu yapıyorlar, çalışıyor. Evet, bir de dış cephelerden temele kadar ineceğiz. Drenajımızı gerçekleştireceğiz. Bu su problemini çözeceğiz. Binamızı kurtaracağız. Yani A'dan Z'ye Hayatun Hanım'ın yıllardır hayal ettiği evi kendisine hayalini gerçekleştirerek teslim edeceğiz. Yaklaşık bir haftadır burada çalışıyoruz. Elektrik su tesisatımız da komple yenilenecek. 3 hafta gibi kısa bir sürede kendisine hayal ettiği evi İnşallah teslim edeceğiz. Ben de çok memnunum. Mihriban Hanım kızımızdan da memnunuz. Yani şu ana kadar yaptıkları işten de çok memnunuz. Eşe, dosta, herkese tavsiye ederim. Doğan İnşaat bugün Ayvalık'ta Ali ve Hayatun Savaşal çiftinin yazdığının tadilat ve tamirat işini tamamladılar. Bugün teslimata hazır hale getirdiler. Ve bugün kendilerine teslim ediyorlar. Yanımızda Doğan İnşaat'ın genç mühendislerinden Mihriban Özcan hanımefendi var.
burada neler yaptılar bize buranın hakkında bilgiler verecek. Günler öncesinden de yine konuşmuştuk burada, hatırlarsanız çok ciddi bir çalışma vardı. Kırım döküm vardı her tarafta. Birçok usta farklı noktalarda çalışıyordu. Bugün bütün çalışmalarımızı tamamladık. Temizliklerini yaptık. Kendilerine tertemiz bir şekilde evlerini teslim ediyoruz. Yarın evinize taşıyacaklar. Bugün Kahramanmaraş Pazarcık merkezdeyiz. Burada Hüseyin Çözükçe abimizin evinin temelden çatıya kadar her şeyini, tadilatını, tamiratını Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları yaptılar. Bugün teslimata hazır hale getirdiler. Burası deprem bölgesi. Gerçekten binanın temelden çatıya kadar her tarafı elden geçti. A'dan Z'ye, fayansından, kapısından, penceresinden, parkesine, fayansına, klozetlerine kadar her şeyi sıfırdan yapıldı. Bugün teslim hale getirildi. Hüseyin abicim, öncelikle deprem bölgesindesiniz, geçmiş olsun. Evet, sağ olasın. Herkese geçmiş olsun. Allah bir daha bu acılar vatanımıza, memleketimize yaşatmasın diliyoruz inşallah. Amin. Senin evine hafif hasar verdiler herhalde, evet, ki evet, sen hemen tadilata başladın. Evet. Doğan İnşaat'ı nerede gördün? Nasıl ulaştın? Hemen geldiler mi? Doğan İnşaat'ı ben reklamlarda sürekli izliyorum. Yani diyebilirim, Doğan İnşaat'a aşığız ailece, doğrudur yani. Dedim ben bir ev yaparsam inşallah dedim Doğan Bey'e veririm dedim. Doğan grubuna veririm dedim. Çünkü sözüne sahipler. Gerçekte söz verdikleri her şeyi dört dörtlük yaptılar yani. Bizzat İsmail Bey'e de çok razıyım. Adam sabahleyin iş başına geldiği zaman o gün ne yapacağını her şeyi telefonuna yükler. Her şeyi böyle saat gibi yürütür yani. Şükür bugün bitirdik yani, bir ayı işte birkaç gün aşıyor. Ben bu memlekette büyüdüm, bu memleketin hatta bu memlekette inşaatçılık da yaptım. 20 sene kalıpçılık yaptım. Burada insanları bir araya yani getirmek çok zordur. Doğan grubu bütün her şey beraberdir yani. Boyacısı da var, yani duvarcısı da var, elektrikçisi de var. Başka adam aramıyorsun yani. Hepsi bir ekip olarak geliyorlar. Bir ekip olarak geliyorlar, işini temiz yapıyorlar. Sağ olsun, var olsun. İyi ki vermişim yani. Ben daha önce geldiğimde burada çalışmalar başlamıştı. Bugün ise sona gelinmiş. Bugün anahtarı sana teslim ediyoruz. Size de teşekkür ederim. İşini çok güzel yapıyorsun. Ben buraya ilk geldiğimde Hüseyin abi dedi ki sen şimdi çalışmaları çek dedi. Ben dedi işi teslim aldığım gün konuşacağım dedi. Dedim sen sözünde dur, ben de duracağım. Bugün geldik, yine buluştuk. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ekibimiz Pazarcık'ta. Burada tadilat, tamirat, inşaat adına aklınıza ne gelirse A'dan Z'ye yaptırmak istiyorsanız alt banttaki numaralarda Doğan İnşaat'a ulaşabilirsiniz. Aynen. Sizler hayal edin, Doğan İnşaat gerçekleştirsin. Bugün çalışmalar tamamlandı. Bir tarafımda İsmail Usta, bir tarafımda Hüseyin abimiz. Kendisine bugün anahtarını teslim edeceğiz. İsmail Bey, kaç gün önce başlamıştınız? Bir ay kadar bir süremiz oldu. Bir ay içinde de Hüseyin